Evet, yayındayız. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisiniz. Bugün CitizenCon'un ikinci gününe devam. Yanımda dünkü gibi şey var. İlhan abi var. Erhan var. İlker de var. Ali bir de Mustafa. Gelecekler galiba onlar. Az sonra gelirler. Evet. Bir chat'e yazın istiyorsanız. Şeyi merak ediyorum. Dünkü CitizenCon'dan en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz konular neydi? Bir de beklentinizi karşılamayan bir şey var mıydı? Bir de size sorayım. Erhan, İlhan abi, İlker. Şöyle sizin için en güzel olan şey mesela ne bileyim. Ben dün söylemiştim, yine söyleyeyim. Söyle. Arayüz, yeni harita. Harita, 3 okey. boyutlu harita, haritanın işte kullanışlı olması, kullanışlı özelliklerin olması. Hı hı. Ben en çok o kısmı beğendim. Ben server machine alalım. Sorur mu? Ama onu Halim abi söyleyecekti. Ya server bashing mi beğendin? Onu mu diyorsun İlker? O paneli mi beğendin? Evet, çok lazım çünkü. Yani gerçekten oyunun tam kilit noktası. Yani bir de en büyük bahaneleri o. Yani onun bir çıkması lazım aradan da işte. Ona bir şey görünce işte ona biraz sevindik yani. Diğer türlü şeyler dediğim gibi zaten yıllardır izliyoruz. Her bir şey gelişiyor yani. Chat'te diyorlar ki artık şu gezegenlere yaratık vesaire koysunlar diyor. Arayüz güzel oldu diyor. Oyun içi dinamikler daha iyi hale getirmişler. Haritayı diyorlar işte hologram falan. Ne? Star Map'i hologram yapan ablaya yazıklar olsun diyor. Evet, o hologram kısmına ben de katılıyorum. Ben daha çok texture ve 3 boyutlu böyle olsa daha çok beğenirdim ama bu da iyi. Ben her şeye razıyım. Yeter ki çalışsın. O da güzel. Yani dün gördüğümüz şey tamam. Belki nasıl deniliyor? Fidelity açısından mesela Starfield daha sanki biraz modern duruyor. Ama yine de bence fena değildi. Kötü değildi. O hologramda biraz Moby-Glass'ın etkisi var yani. O Moby-Glass'ın yapısı o hologramı da öyle bir yapıya sokuyor. Anladığım kadarıyla. Öyle bir tema yapıyorlar yani. Ha, öyle bir tema geliyor ortaya. Hologram ışık sonuçta ya. Işık olduğu için öyle Yani olmak zorunda. Moby-Glass'ın yapısı o zaten. Ali Yani. şimdi mi geldin yoksa az önce odada Yeni mıydın? geldim. Ha. O zaman sana da sorayım. Dünkü CitizenCon'da en beğendiğin konu neydi? Hani görsel olarak veya ne bileyim konu olarak senin en çok hoşuna ne gitti? Amelelik falan. Resource management Bilmiyorum, olayı mı tamam. diyorsun? Efendim? Resource management olayı mı diyorsun? Aynen. Ya o tarz şeyler güzel aslında. Oyuna bayağı bir derinlik katıyor da. Tamam Ali'yi Çok hemen şey var yazın. aslında beğendiğim şey de. Tamam Sonra Ali'yi oyuna yazın konuşuruz. hemen. Ali'yi yazın hemen. Ali zaten Abi. tamam, o bizim klan gemisindeki baş Chief Engineer. Diyeceğim de Kanlı yarışıyoruz Ali'yi ya böyle. Chief Engineer yaparsak Halim abi. Sonradan ağlamasın da ama. Ya resource management olayı yani gördüğümüz şeyler güzeldi ama keşke daha çok gameplay gösterseydi yani CIG. Çok kısa tuttular sanki. Biraz sanki acele ettiler o paneli. Yani mesela o su fiziği tanıtılırken adam slide'e mi yetişmeye çalışıyordu yoksa slide mı adama yetişmeye çalışıyor, ben anlamadım orayı. Bazı noktalara çok hızlandırdılar şeyi. Aynen. Gösteriyi. Zamanı şey yapsınlar diye zamanlamayı tutmaya Geç çalıştı. başladı ama. Geç başladı bir tık. Hmm. Teknik sorundan dolayı herhalde onun için yardırdılar. Bugün bence daha çok gameplay göreceğiz. Aynen. Dün birazcık daha oyun motoruyla olduğumuz için. Bence de dün daha çok tekniksel konulardı işte. Bugün daha çok gameplay göreceğiz galiba. İlk panel ama bu herkesi şey yapmaz belki. İlgisini çekmez. Şuradan bir göstereyim Evet, yine. o programın bir göz atalım bir daha. Character Advancement diyor. Yani karakterin oluşturması işte. Customization işte ne bileyim. Dün gördük ya şu burun kanama olayı vardı işte. Saç olayı. Belki biraz da buraya
bağlayacaklar. Belki burada biraz göreceğiz. Mesela farklı skinler, kilolu karakterler veya zayıf Tatlı karakterler. falan da gelir belki. Ne? Tatlı falan da gelir belki. Tatıl mı? Ya Tatlı. takılar. Aynen dövmeler, takılar. He, takılar. Pardon. Dövme var. Bir de tatu dedi de. Hmm. Bilen abim. He, İngilizcesini takı anladım. söyledi. Takılar ne takısı? Tattoo, okey. Yani tatular ya. Dün Ya piercing aynen. falan da tabii koyulabilir. O tarz şeyler. Şey ilginç Saçma abi. olabilir ama mesela persistent karakter oluşturması. Yani bir kere oluşturuyorsun, devamlı kalıyor. Değil mi? O da güzel bir şey. Yani sürekli hep yeni karakter oluşturmamıza gerek kalmaz. Bir de bir tane seçersin, bir tane yaparsın. Hatta bir kod olsa mesela. Böyle 5-6 rakamlı bir kod Vallahi olsa. Yani her zaman o kodu yazsan ne bileyim. Hep aynı karakteri oluşturabilsen. şöyle bir örnek vereyim. Ben yakın zamanda tekrar bir Black Desert Online'a baktım da millet orada oluşturduğu karakteri toplulukla paylaşıyordu oyun içinden. Milletin oluşturduğu karakterleri direkt alabiliyordun. Ve onları oyluyorsun bir de yani. Upvote atabiliyorsun, downvote atabiliyorsun. Öyle bir kısmı vardı, güzeldi bence. Hem kendinkini kaydedebiliyorsun hem de milletin yaptığından da faydalanabiliyorsun. Çok enteresan temalarda karakter oluşturmuşlardı. Ya burada okursak şey yazıyor hani Outlaw Style diyor. Yani Pyro'da NPC'lerin giydiği kıyafetlerden işte bahsedecekler galiba. İşte karakter customization onu demiştik zaten. Bir de saç modellerle Makyaj. ilgili bir şey. Saç modelleri, farklı saç modelleri olacakmış. Ondan sonra ikinci panelde şey gösterecekler, Life in the First Person diyorlar. İşte orada işte first person gameplay diyorlar. O artık nasıl bir şeyse, ne göstereceklerse. Combat AI behavior. Demek ki NPC'lerin AI'ını herhalde yine gösterecekler. Okay. Taking flight. Yine flight model. Living on the edge. Orada sanırım yine Pyro ile ilgili bir şey göreceğiz. Ama şunu sorayım size, chat'e bir sorayım. Olmazsa bir şey başlat istiyorsan. Voting. Sizce bugün Squadron 42'nin çıkış tarihi belli olacak mı? Hoş geldin Captain Davy Jones. Yunre hemen yok diyor. Beklentileri düşük tutuyor. Üzülmemek için. Bu ara Pyro'yu biz bu sene de oynayabileceğiz. 30'unda öyle bilgi geldi zaten CIG'den. Ama herkes giremeyecek galiba. Yani şey gibi düşünün. Bu P2'da wave'ler oluyor ya, herkes giremiyor. Bir tanesi benim anladığım kadarıyla bir tane Digital Goodies Pack almanız gerekiyor. Eğer alırsanız o zaman galiba seçilebiliyorsunuz. Vay be. Süreli mi Enteresan. oyun yoksa şey mi? Belli bir süre mi oynanılacak yoksa öyle Belli bir süre deneyecekler işte. Yani Evocadi gibi düşün. Farklı bir sunucu açacaklar. Yani bir tane daha açacaklar. acaba direkt Pyro'dan mı sokacaklar yoksa Evet, direkt sanırım Pyro'dan giriyorsun. Hatta şuradan bir Update'den mi atacaklar acaba? sayfadan bir bakayım ben. Burada bir yerde bir şey yazıyordu. Comlink'ti galiba. Bugün bir sistem tanıtacaklar da artık herhalde ki büyük ihtimalle. Ama hangi sistem? Evet. Onu da ben de merak ediyorum. Yani Nix sistemi de belki gelebilir diyorlar. Veya başka bir sistem. Onun tahminini yapabiliriz de benim tahminim Pyro'dan sonraki sıradaki şeyi tanıtacaklar. Hangi sistem üzerinde çalışacaklar, hangisi gelecek, sırada ne var? Ben de Nix diyorum. Yani Squadron 42'ye yakın olan sistemler diye düşünüyorum. Birbirlerine bağlayacaklar galiba. Yani Hı hı. Terra bir de Magnus da aslında çıkması
mantıklı bence. Ama Nix kesinlikle. Terra da olabilir. Hı? Terra da olabilir belki. Ya Squadron'daki niye göstersinler ki abi burada? Yok yani Yok. lore açıdan birbirine bağlı olan sistemler. Mesela Squadron 42'yi oynuyorsun diyelim. Bitiriyorsun, tamam mı? Oradaki sistemleri oynuyorsun. Bir nevi Star Citizen'e bağlıyorlar ama. Tamam orası öyle olacak da yani. İşte o yüzden hani Şimdi durup mesela şunu demek istedim, hani durup dururken böyle ne bileyim temadan uzak bir sistem eklemezler yani. yok o değil de şey yani Squadron'da olan bir sistemi tanıtmadılar herhalde. Yok, Oyunda geçen yok, bir sistemi. yok, Squadron'da olan yani sistemi tanıtırlar mı bilmiyorum ama sanmıyorum, ama işte haritaya bakarsak haritada işte Squadron'un sistemlerini yaklaşıyoruz yani, o açıdan demek istedim. Hani o tarafa doğru yaklaşıyorlar galiba. Şuradan göstereyim ben olmazsa. Star Map'i açayım. Map'ten aç bakalım. Diğer taraflarda ne varmış standı? Server Mesh daha dün denediler, gösterdiler. Yani çalışıyor. Artık ne zaman gelir kim bilir. Yani dün gördüğümüz bütün şeyler hepsi 12 ay içinde çıkacak dedi Chris Roberts. Bir saniye arkadaşlar. Şunun müziğini bir kapatayım ben. Şu an Arc Map'i açtım. Stanton'a bir gidelim. Yani ilk başta biz sandık, harita böyle olacak sandık. Star Map, yeni Star Map. Yani buna benzeyen bir şey ama öyle değil. Farklı bir Star Map geldi. Şimdi Stanton sisteminden var. Terra Jump Point var. Magnus var. Bir de Pyro var. Şuradan çıkarsak buraya yakın olan sistemler hangileri? İşte Magnus var, Pyro var, Öso, Nexus. Yani Nix sistemi kesin çıkacak. Ondan sonra yani eminim. Neden sorarsanız çünkü Nix sistemi burada en azından bir tane gezegen zaten Stanton sisteminde vardı. O da Delama. Şu gezegen. Onu Stanton sisteminden çıkardılar zamanında. Sizin tahmininiz ne? Erhan, İlhan abi. Ali. Ben Nix olduğunu söylemiştim. Yani Nix kesin, evet. Ondan sonra daha ne olabilir? Bence de Nix. Ya bugün duyacağımızı söylüyorum ben, hani sonrakini değil de yani bugün bence gösterecekleri. Pyro'dan sonraki ikinci adım Nix olacak gibi. Stanton'da hangi gate'ler vardı? Nix, Magnus, Terra, Pyro- Nix. Pyro, Magnus bir de Terra. yani Yani direkt Terra Pyro'ya niye bağlasın ki? Belki de diğer taraftan Magnus Yok. falan açacak. Bak, Stanton'dan diyor. Nix Pyro'ya bağlı mesela. Ha. Burada Jump Point'la İşte Pyro'ya belki de- gidebiliyorsun. Evet. Odin sistemine belki de- gidiyorsun. Odin de Squadron 42'de var galiba. İşte orayı belki bence hiç açmazlar. Diğer tarafta işte Magnus falan yapabilirler yani. De var. Bremen de var İlhan abi. Jump Point olarak. Evet. Bremen var. Bir de O da olabilir. Tuhil. Tuhil sistemi de var. Bunlar Olabilir Nix'ten yani. Eğer Nix'i açtı. Yani mesela Standon'dan 4 Jump Point var. Bremen mi? Bir de Bremen vardı galiba. Öyle bir sistem. Pandora bağlı sistemlere bakın yani. Orada Pyro'nun devamını getirmeyebilir belki. Bence de getirdi. Diğer taraftan açar. Burada da işte Magnus, Bremen, bir de Magnus'la Terra var. Terra. Ha, ikisinden birisi olabilir. Ben de ikisinden birisine diyorum abi. Hmm. Terra biraz bilmiyorum. Terra'yı yaparlar mı? Terra'nın eğer o şeydekiler Bir saniye arkadaşlar. yaparlarsa Ben o geliyorum biraz hemen. ilginç olur yani. Siz konuşun, ben geliyorum hemen. Telefon geldi. Tamam. Tamam. Konuşun dedi.
Böyle konuşun deyince konuşulmuyor. Skvadrona bile bağlamazlar eğer o Bence de şeyde sanmıyorum. skvadronda ya. Ben olsam Stanton'dan bir gate ya da Diğer tarafa açılır. Pyro'dan bir gate açarım. Pyro'dan açarsa Nix'siz Ya gelir de. Nix'te Terra'ya da olabilir. Terra var. Terra'nın da işte diyorum ya o konsept de çok farklıydı o gezegeni. En beklediğim gezegen o da. Yani Terra Bilmiyorum, çok büyük, Terra getirirler. gelmez. Terra biraz zor. Çok fazla şehir var üzerinde. Acayip yani orası. Büyük mü ya? Büyük. Yani sistem olarak demiyorum, hani şehir mehir var yani. Şehir çok acayip bir şehir. Eğer onu yaparlarsa yani. Bu şekil. Gelse ya Nix Yapmışlardır. gelir, ya Odin gelir, ya Magnus gelir, onlar gelir. Bence hangisi? Peki bir tane söyleyecek olsam. Evet geldim. Haritaya bir bakayım, söyleyeceğim Bak size. bakalım bir. Magnus diyorum hadi. Sen Magnus mu diyor? Bir oylama mı Mag- yapsak? Bunu da mı oylamasını yapsak acaba? Stanton'a bağlı olan bir Aynen. şey Onları bir gelir, diğeri göstersene. gelmez. Yani Pyro'dan herhalde ya. Stanton neye bağlı? Terra'ya bağlı, Magnus'a bağlı, Pyro'ya bağlı. Magnus da gelebilir. Magnus daha mantıklı. Yani diyorsunuz ki Stanton'dan açılır diyorsunuz. İkinci Ya ben kapı. şu açıdan bakıyorum ben. Olabilir. Squadron 42'de Odin geçiyor değil mi Mustafa? Öyle hatırlıyorum. Odin sistemi. Geçse bile oranın sistemini sana vermezler, Squadron çıkartmak. Vermez abi. Hayır, Şu Odin an çıkacak demiyorum ama işte Odin'e yakın sistemler çıkar diye düşünüyorum. O da kesinlikle Oraya da mesela gidebilir. o şey mesela Nix sistemi kesin yani o açıdan bakıyorum ben. Nix nereden bağlanıyor? Nerede? Pyro. bu? Ha, Pyro Nix. Nix'e gidelim. Çünkü Nix'e gidersem Nix'ten Odin'e buradan gidebiliyoruz işte. Yani buraya yakın olan sistemler. Nix de kolay ya. 2 tane. Yani şunlar olan ya Nix 3 tane. ya Magnus, ikisinden biri. Delamar Magnus. zaten vardı. Vakti zamanında. Terra Delamar galiba... Nix'te miydi? Hı hı. Aha, aynen. Tamam, Telemar Nix'teyiz o zaman, büyük ihtimal %90 Nix. Aynen ihtimal. aynen o yüzden. O yüzden çok iş değil yani onlar için. Ama Delamar'ın da şeyi yoktu ki, uydusu yoktu ki. Delamar şey zaten yani abi, asteroid aslında, şey değil, gezegen değil. Ha şeyde Aynen, sistem bize- değil ha. Çok, gezegen. çok büyük bir asteroid. Evet. Bir de Nix'te çok şey yok yani, 3 tane gezegen var. Arkadaşlar bir voting atsanıza şeyde Twitch'te. Bugün Squadron 42'nin çıkış tarihi açıklanacak mı? Bakalım ki kaç kişi inanıyor. Kaç kişi Hayır. inanmıyor. %82 yok. %82 hayır. Ben de kararsız ekleseydin keşke İbrahim. Aynen. Nerede bir ekleme yapamıyoruz mu ya? Çok ilginç yani çünkü. Evet Mustafa, sana da sorayım. Dünkü CitizenCon'daki en beğendiğin şey veya hiç beğenmediğin bir şey var mı? Mesela hiç beklentiyi karşılamayan bir şey. Yani Resource Management hoşuma gitti. Ama map'te mesela o şey var. İlkine mesela çok iyi ama Star Map'i mi diyorsun? aynen. Çok hologramsı olmasını beğenmedim. Birazcık daha katı. Yani hologramın tersi ne oluyor? Gerçek Daha az harita. hologram olabilirdi yani. Biraz daha az hologram olabilir. Ya gezegenler öyle olması gerekiyor bence. İçini anlamıyorsun hani toprağın yeşil mi şey mi mesela buzlu falan mı hiç belli olmuyor ki. Peki şöyle Gezegenin soralım o zaman kararını- Twitch'te. Pardon Mustafa. Peki bugün Squadron 42 ile ilgili gameplay görecek miyiz? Onu da bir soralım. Onu merak ediyorum. Yani çıkış tarihi ayrı ama gameplay sizce olur mu? Evet, hologram Yani olmaz- olayını... Pardon söyle. Olması şart yani bence. Ya bence de. Yani o şart yani. Daha yani ertelemek bilmiyorum. Bu ara dün CitizenCon'da bize Pyro 3'ü göstermişlerdi. Aa. Bu hep var mıydı? Bu yeni bir şey sanki. Hayır. Bu yeni bir şey değil mi? Ayları mı diyorsun? Aynen böyle hiç görmedim ben. Öyle ya, şey 5'ine ayları fazla.
Ama Küçük küçük aylar. ilginç. Hiç görmedim Daha böyle. bir tanesi gezegen boyutunda anlaşılan. 4 olmuş yani. Pyro, Birisi Pyro 3 nerede? Pyro 1. Çok büyük ya bu arada. Pyro 1'den 5'e baksana mesafe. Evet, Çok Pyro. Pyro. Pyro zaten çok büyük. 5 katı mı 10 katı mı ne stand onu? Onu bir ara Bir 5-6 katı var da. hesapladık Aynen. ya. Sanırım 5 Dört katı. öyle bir şey. Ben şu an Pyro 3'ü bulamıyorum. İlginç. İsmi değişti çünkü artık 3 değil. Değişti mi? Aynen. Bloom mu Bloom oldu? yani. O zaman Bloom Bak, bu haritayı Bloom. update'lediler. Ne oldu? Bloom. Bloom. Bak Pyro orada 1, plan- Pyro 1 Ha, ayla Bloom. 2 Monox oldu, 3 Bloom oldu. Okey. 6'da Tinux ne oldu? Tinux olmuş. Anket açılmış. Şey diyor burada. Habitable no. Para grubu bir yer demek. Yalnız release date anketinde hayır üstünlük kurdu. Ama gameplay izleme kısmında şu an evet önde götürüyor. Oylamadan. Şimdi gameplay gösterip de çıkış tarihi vermeseler sizce biraz tuhaf olmaz mı? Bu da saçma olur. Yani. Soon. Yani biz 5-6 senedir Squadron 42 ile ilgili hiçbir şey görmedik, duymadık yani. İşte Bugün sırf görün diye belki gösterip hazır al olmadığı için size, destek al vermeyebilir. size ama çıkış tarihi vermiyoruz. Yani bir 5 sene daha bekleyin yani. Onu mu diyecekler şimdi? Yani o zaman Tarihi gerçekten vermek- kapatsınlar dükkanı yani. Ben bile yani o seviyeye geldim. Çok saçma olur. Ya şimdi gameplay göstermesi basit. Bunu 5 sene önce de gösterdiler. Ama tarih vermek zor bir şey. Soon da şeydi yani Ya çok soon, yakındır. soon de, Yaklaştık bak der, geçer soon, bence. soon derlerse o zaman kusura bakmasınlar ama o zaman şey yapmam yani. Çok yakın. Bir şey inanmam da artık. Onların söylediklerini bir kelime inanmam da. O da Çünkü abimiz çünkü şey dedi. Feature ready, sadece polishing yapıyoruz. evet, dün öyle bir şey var çünkü arkadaşlar. O Cloud Imperium Games'te çalışan bir adam. İsmini ben şimdi hatırlamıyorum. Önemli bir kişi ama. Bir görüşme oldu. Interview yaptılar. Yani Squadron 42 feature complete diyor. Yani feature complete ise geriye ne kaldı o zaman? Size soruyorum şimdi. Polish, Sizce geriye ne kalıyor o zaman? polishing. Polishing, balancing, bug smashing. Release date. Şu haritayı kapatayım ben. Daha fazla polishing. Daha fazla. Ya polishing bitmez aga oyunda büyük ihtimal. Yani düz Bitirmez oyun bu. sahasında Kriz- kolaydır da. O açık kriz dünya olmadan yaparlarsa bitmez. zaten zor. Cilala parlat, cilala parlat. Yok, future complete değil. Feature complete. Yani bütün görevler yapıldı, senaryolar çizildi. Dili sürçmüş abi. Nasıl? Dili sürçmüş adama. Feature diyecekmiş. Feature çıkmış ağzından. Aynen yani o da olabilir yani. Herkes yanlış anladı. Aynen. Yani şöyle diyeyim yani şaka maka bir kenara. Yani feature complete, işte görevler bitti, senaryo çizildi. İstediğimiz feature'lar yani mekanizmalar oyuna eklendi. Hepsi çalışıyor. Yani o anlamına geliyor. Bana öyle geliyor. Evet, birkaç saat içinde göreceğiz ne anlama geldiğini. Aynen. Yarım saat kaldı beyler. Hazır mısın? Bu gemiyi alan var mı? Chat'e soruyorum. Şu an gösterdiğim gemi. Ya Ya almaya... versinler de zenginlerin listesini yapalım. Yani yazalım kenara. Nasıl? Diyorum bir cevap versin izleyici de bilelim kim zengin kim fakir. Niye? Upgrade eden oluyor. Store kreditle alan oluyor. Beyaz olan Ama çok güzel duruyor. release verirlerse alacağım diyor. Yani.
Bak Milwaukee benim dediğimi şey yazdı ama oraya. Ben aynısını dün demiştim. Abi vermezlerse sen senin hıngırı dağıtırsın ya fakire fukaraya. Ne diyorsun? Ya şimdi ya, ben bilmiyorum hani büyük konuşmayayım ama yani gemi Dağıtacağım. Ne? yok gemi almam herhalde. Eğer release date çıkmazsa artık hiçbir şey almam daha yani. Ben yeterince aldım. Destekledim yani bu projeyi. Artık Evet. gerisi düşünsün yani bilmiyorum. Ben ama bir Squadron 42 release date eğer verirlerse o zaman Hemen alırım. Hemen zaman- şurada yoksa yapıştırırım ama diyorsun. yani biraz gaza gelirim belki. Alırım yani. Ne yalan söyleyeyim. Biraz mı? Bir de gösterdikleri şeye bağlı, gameplay'e bağlı biliyor musun? Zeus'u Şey alırım. verirlerse, Halim tarih verirlerse sen de ağlayacaksın mı bugün? He? Aslında ağlamam lazım Kamerada yayın aynen. o zaman. Hadi Ya abi, ben- kamerada yayına geçelim. Ben Aç kamerayı aç hemen. Burada aç. diğer arkadaşlar Kamerayı gibi 2012'den beri takip etse belki herhalde ağlarım. Belli olmaz. Ya abi sen 19'dan beri takip yeter sana o şey 4 Sen- hadi. Sen aç kamerayı aç. Sen aç. Yayın başladı beyler. Ses yok arada. Kamera şimdi burada atletle falan kilotla oturuyorsa olmaz. Şey izleyiciler de resim oluşturdu kesin böyle kesin öyledir diye falan sanıyorlar. Bize çizdi resmi. İlan abi bu oyunda da çıplak geziyor. Gerçek hayatta da çıplak geziyor. Aynen. Dün diyorlar ya şey Simülasyon diyor ya sürekli simülasyon. cosplay'de gitsen neye giyersin? Ben dedim ki o şey iç çamaşırıyla gider oraya. Tiyol diyor ki ses az diyor. Kimin sesi az? Yayının sesi hiç yok sanki. Yayının sesi hiç yok. Orası öyle. Çünkü şu an onun konuştukları yani hepsini zaten birebir şey yapamıyorum. Önemli de değil açıkçası. Ama dünkü heyecanı yok. Çok çılgın girmişti. Yo daha yeni başladı. Dün gece Bu- parti var İlan abi. Bu konuşunca şey oluyor biraz. Bu arada Dünkü Halim özet abi, olarak Discord'dan- shout out some of Discord'dan the verdiğin yayında pioneers ses gelmiyor. who came before us to Öyle mi? make this event Hı hı. what it is today. So ekran CitizenCon mı actually vardı? started. The very first one was back in Dün de öyle 2013, yapmıştım. back in the Ekran Alamo gelmiyor bana. Roadhouse in Austin. Yeniden aç bir And it was the saniye. brainchild Discord'dan of Sandy Gardner, Ses hiç yok. Ben Lesnick, and Pete Mackey. Now it was in a little theater. It was in a little theater down in downtown Austin. Okey şimdi oluyor mu? It was, for some, it was an excuse to Bakıyorum. watch the Wing Commander movie in front of a crowd and in a big theater. But for others, it was the birth of our annual convention and the introduction of Aaron Roberts and the Foundry 42 team at that time to the CIG family. It started out small, had some humble beginnings, but over the years, Ben it's Lesnick, evolved into this adamım ya. massive undertaking that we have this year. In 2014 and 2016, CitizenCon was Aleykümselam, hoş here geldin. in Los Angeles at the Avalon Theater, just in downtown. At 2014, we introduced the vision for the persistent universe, which was not yet playable. Arena Commander had only come just Özet earlier geçiyor that year. şimdi. And in 2016, we followed up on those Ben procedural Lesnick planets keşke geri dönsün. with a visit down to the planets and the introduction of the sandworm. And Sean Tracy, if you're watching, when my sandworm, man? Evet o sandworm nerede gerçekten? Can we hear it? When my sandworm, man? O sandworm çok güzel bir şeydi aslında. Keşke He goes on gelse stage in yine. the first presentation. He's probably not happy right now. Between those 2 years in LA, we took our first trip to Yıl oldu. Manchester and the what was it called? The Runway Visitor Park, which was presented underneath a glorious Concorde, fantastic aviation craft that our chat users at the time really thought we had built a giant spaceship for this stage. I can remember sitting in the chat and like, no, that's not a spaceship. That's the Concorde. Get a calendar from 1988. It was like January. 2017 was where things started changing. 2017 was where we started to adopt the format that you see here today. It was our first trip to Frankfurt in the Avalon Theater, where we started breaking apart multiple presentations, multiple teams. We started really diving into the depths of Star Citizen's development after the first several Evet. years of building up, having to 2017'den build 4 sonra studios around the world and lay bugünkü the groundwork. gördüğümüz formatlar CitizenCon mesela evolved Inside Star to Citizen olsun veya Star becoming the Citizen true Life olsun. showcase that it is today O zamandan and beri showing you as many different yapıyorlar yani. aspects of our development as possible.
possible. Ondan önce But it reached its final devamlı bir form in şekilde bilgi 2018. alamıyorduk. Going back to Austin at the the Long Convention Center, Long Center in Austin, that's where CitizenCon exploded. 2 tracks, 2 competing theaters of presentations, the mocap stage. We introduced the Xi'an language, which changed Chris Harrow's life forever. Shout out to Chris Harrow if you're watching. And then in 2019, the biggest CitizenCon we had at the time back in Manchester, which parallels what we're doing today. Huge screens, huge exhibitions, huge panels, huge discussions, huge reveals. I'm sure we all remember that Carrick trailer. Bugün de şey gösteriyor bana reklam. Was a Carrick ice sculpture that didn't melt all Pilav day. şeysi gösteriyor. I lost $50 on that. Tenceresi. Dün I ceket got 5 görüyorduk, minutes? bugün pilavı göreceğiz Sorry, person in galiba. my ear. Ne tenceresi ya? As I've never done a Reklam day 2 veriyor da before, I'm aşağıda running on fumes. How are Twitch'ten you guys geliyor feeling? reklam. I do want to take this time, so like I said, CitizenCon started from humble beginnings, the birth child of Sandy, of Ben, of Pete Mackey back in the day. It's evolved over the years with many stewards, Eric Kyron Davis, Ama Cloud David Imperium Roth, Games'i our stewards 4-5 this year. sene They're önceki gonna hali, hate me for şimdiki shouting them haliyle out. bambaşka Leah yani. and Gerçekten Tyler, değil mi? please give Bize them a verilen huge round of bilgiler, applause for aktarılan Leah and bilgiler Tyler, falan. who have driven this year's event Yani and o da made it zahmet everything olması that you lazım. guys Abi, hear yıllar geçiyor. live and Evet. in the theater have seen. Hall B, jeez, I hope you've seen Hall B during the Göstermeleri lazım ki interstitials devam between the etsin panels if bu you're watching iş. from home. Leah and Tyler Evet. have Beyaz the tahtadan ball out of nelere the geldiler. park. I mixed my metaphors there. I wonder what I'm going to be like at the end of the day. Let's go into the day's programming, shall we? So in just a few minutes, Bugünkü at the top programı of the hour, söyleyecek şimdi. we've got Ian Leyland, Sean Tracy, Forrest Steffen, and Sean Tracy again for character advancement. They're going to show you some of the latest advancements in our character tech. You saw, and Andre. Don't want to forget Andre. You're going to love Andre. Karakteri oluşturmasını gösterecekler. Orada bir gelişme varmış. Üstelik saçlarla ilgili bir şey. Sanırım farklı saç modelleri seçebileceğiz. Bir de daha başka şeyler daha var. A look at the first person existence in our Star Citizen's first person universe. It's not just FPS combat, it's how you interact with the universe around you, and a lot of improvements I think many of you are going to appreciate. Then taking flight, Yogi and Diego and FPS radar mı? Öyle bir şey mi gösterecekler? Yeni UI'ları gösterecekler sanırım. The amazing master mode and flight changes that have come from their work on Squadron 42 that are being brought over to Star Citizen. We're going to break for lunch again, 2 o'clock. Get your lunch. It's a long day. Then finally, 2-part environment and gameplay summit here with Living on the Edge and Destination Adventure, where we're going to go through a bunch of the new locations that are coming to both Stanton and the Pyro system. You're going to want to check those out. And for those who are here, be in your seats. If you have a chance to be anywhere, be in your seats. Evet, katılıyorum sana. As those presentations progress. Dünkü CitizenCon'u sen beğendin mi mesela? SMN, öyle söyleyeyim. Hawk. At around 5 o'clock thereof, timings. Tatmin etti mi seni Chris mesela? Roberts will return to the stage for his closing remarks, his closing ceremonies, and you're not going to want to miss that. So that's our day's festivities. With that, I'm going to throw it over to Dan. He's back in Hall B. Dan, I hope you have more energy than me. Take it away, buddy. Thanks, Jared. It's good to see you guys back at CitizenCon Day 2, CitizenCon 2953 at the Los Angeles Defense Center. So many awesome things yesterday. We saw the server meshing panel. We saw people experience Pyro for the first time. We saw the community booths behind me, which we'll get to in a second. So many awesome things yesterday. I remember it like it was yesterday. What's that? We don't have the graphics budget for the extended flashback sequence. We have to move on. Okay, we're moving on. Well, welcome again. My name is Dan Haubrick. I'm the community producer here at CIG. Ses nasıl, iyi mi yoksa az mı geliyor yine? Sorun şöyle oluyor arkadaşlar. Sesi çok fazla açınca o zaman Discord'daki arkadaşlarımı duyamıyorum. Content creators will be talking about JRDF stuff, or things will go long and maybe we'll talk about some of it. Who was that strange leprechaun of a man? Güzel. So many colorful characters here at CIG. Sometimes I regret being his producer, but there's no job security otherwise, so I guess here's where I am.
At least he makes it easy for İşte me. paralar So here we have the community buraya booth. gidiyormuş. Here we have the community booth. We're going to get right into it. Follow me this way. We're going to go right into the corporation. We have some people here now talking to the corporation. Excuse me, guys. We're going to have a quick chat with Yanlış the yayına corporation. geldik You guys galiba. don't Biz mind. yavaş Welcome, yavaş everyone. This is kalkalım. the Okey, corporation. neden? Now, these are one of the biggest orgs in the game. They're friendly to newbies. Bir şey mi They have kaçırdım this İlker? really immersive scavenger hunt. So we're going to get into it. Şapşuk Welcome, ötüyor var guys. ya. So can you tell me what's the main focus açıldı. of the Ya. corporation? The corporation Kendi is kendi a orgunu friendly tanıtmak istiyor o yüzden. environment for people to have game sessions bak, evet. regularly, to have a good Yani. community, Vallahi tam to onu encourage diyecektim. more people to play Star Citizen, Donald Trump. and for us to explore all sorts of sessions that everything from racing to Korku combat dolandırıp kaçar abi. to Evet, biraz Tosuncu'ya just benziyor creating a better gerçekten. environment for Star Citizen Robotu çok players. güzelmiş, ben çok And we look forward to its release so that we can have a wonderful exploration of the Yeni universe. nişanlanmış herhalde. Ama Awesome, that's a şey, great answer. So I hear you guys güzel have bir a şey ya, really yine de immersive bence scavenger acayip hunt you guys are doing özeniyor. for everyone on the show floor. Can you guys tell me a Ciddiye little bit alıyor. about the Hoşuma gitti scavenger ama. hunt you guys are doing here at Ciddi almış. CitizenCon? Kendi organizasyonu So the tanıtıyor orada. scavenger hunt is right here. I'm sure a number of you have grabbed some of the beads that we have, and if you are managed to find someone and trade with them to have 3 of the same color, we are entering you in a raffle for a vulture tonight, as well as a raffle for our pyro plushies, and a couple other little surprises if you come by and say hello. Well, guys, be sure to come by and say hello. The corporation are, again, one of the oldest orgs in Star Citizen. They are a staple of the game, and we're so happy to have them here. If you guys are wondering, these community booths are all different orgs that represent a variety of facets of the game. Çok Each of them eski bir brings something orgmuş. new and unique to the table, and it's why they are the backbone of the show floor here. They help represent the community, which is you guys. Now, here we have Equinox. What's up, guys? Equinox. Hi, I'm looking for you. How's it going, man? So, you know, you guys are Değil mi? focused Çok on güzel this duruyor. massive immersive land party. Lego. I mean, if you guys Bengal. haven't seen Bengal. these Equinox Bengal events, mi? they are amazing. If there's one in your hometown, Lego'dan please yapmış. tools. Tişörtler Do not check güzel. them out. We sent CIG Bunların folks görevi Sporcu ne gibi derken They had an amazing time. işte So, what are you 5, guys 6, doing 7 here on the show artık floor? kaç What tane are you guys bilmiyorum talking ama about? işte organize var orada. Org var yani. Kendilerini orada tanıtıyorlar. Reklam yapıyorlar yani kendi orgları için. Sign up and get the word out. That's what the Lego model is here for, to help bring attention to it. It'll maybe at the next event. We have Vanguard. Evet, Almanya'dakinde biz de göreceğiz böyle. They're helping us run events, racing, fighting. We give out 3 prizes. kişi yaparsınız Yeah, let's ya. talk about this Lego sculpture. So this is an awesome Lego Vallahi sculpture you guys made. desteklenirsek First sayı off, artar, hadi where eyvallah. was this during Battle of the Bricks? And second off, how long did Kaç it tane take abimiz you var guys to orada ya, make? This is bilmiyorum. amazing. Vah, The nasıl first yapmış, question is, güzel yaptı ama. Yo, Actually, I otobüs just built kaldırır this, artık 19 canım. days ago. Bir zahmet. And for Battle of the Bricks, I Bence built a jet kaldırmaları Scorpius lazım and took ama. an updated version to last LAN party at the Equinox. What was the other question? How long did it take to build? Yeah, how long did it take to build? About 120 hours in 19 days. So that's like, Ah be you know, kardeşim. an 120 average saatte session yapmış starts bunu. sometimes, yeah. So Any gaming for no gaming at all. So I think you answered a little bit, but what can Daha people çok expect eğlenmiştir from bunu yaparken. Equinox in 2024? Equinox, you bring your own PC, a lot of computers to pick from, big swag bags, and a lot of giveaways. Yeah, any cool events that you're able to like tell us about for 2024? You mentioned the June one. Is there anything else you guys are doing? Like activities during the event. I don't think we have anything pegged out specifically yet, but we like last time we had racing, PvP, fist fighting in Origin. Fist fighting. 890 jump. Box şeyleri Some yapıyorlarmış, rich people box bots. maçları. We'd love to see it. Well, thank you guys. If you guys are here on the show, Onu bir floor, ara again, biz de come check yapıyorduk, out hatırlıyor Equinox. musunuz? Come check out this Lego sculpture. It's the Şeyde, coolest thing I've seen. hangi in geminin probably içinde? 5 minutes. Constellation'de o I'm very kargo sure. kargo alanına atıyorduk 2 kişi. We're gonna be making our Birbirlerini way now over to the yumrukluyorlardı. Walkers of Sigma. Now, these guys are the forefront security org of Star Citizen. These guys provide security for major events like the Daymar Rally. They are the forefront runners, like I said, of security. So how's it going, guys? Walkers of Sigma. Happy to be here. I love that. So how do players or other orgs go about requesting security from you guys? What's the process for like getting the Walkers of Sigma to be security? Sure, absolutely. The Her best way oyunun to da get a şeyi hold of us başka is to değişik join our şeyler Discord. yapıyor. Yani bu organizin amacı security olarak çalışıyorlar ve size yardım ediyormuş. Eğer bir org olarak yardıma ihtiyacınız varsa onlara yazmanız Actual wood. gerekiyormuş. Is this like laser engraved? Yes, sir. Laser engraved. That's awesome. This looks phenomenal. Look at that.
Here we go. Kurulu da I'm şeyden gonna hold that for a yapmış, second. çatıdan yapmış. So, what's it like running security for things like Daymar? Like, obviously, that's a huge operation. There has to be so much that goes into it. What's it like running security for it? So running security can be both very stressful and also at the same time a little boring. You're going to have some of those servers, you're securing roughly 15 different servers for something like the Daymar Rally. So some servers might not see any action at all, and you're just kind of sitting there hoping and cheering on your favorite racer. But there are other servers that can be super chaotic and are non-stop bombarded by outside forces. And those are the ones you really have to keep your eye Daymar on. Make sure Rally they have enough yapıyorlar people hem to bazı secure as mesela many people as eventler oluyor. possible and get any Orada reinforcements if mesela needed. Yeah, that sounds like koruyorlarmış. a logistical nightmare, but luckily they have the Walkers of Sigma to help Görev make it all olarak possible. koruyorlarmış. So, kind of last question. Jared and other people have been harassing me throughout the convention. How do I get you guys to follow me around? I actually have one of my best guys here. This is our combat branch officers. He's going to keep you nice and safe. All right, well, I now feel safe and secure. Come follow me, guys. I got a big bodyguard now. I feel on top of the world. We're finally going to end our community booth segment. For now, we're going to go to other community booths later today. We're going to end on ASUS Republic of Gamers. Now, we talked about them yesterday when we were over at Pyro. These guys are the forefront, using that word a lot. These guys are the precedent makers of gaming technology, whether they're monitors, accessories, etc. ASUS'un şey de var orada, standı da var. ASUS I'm going to talk to some people over here. Hi guys, how's it going? şey olarak orada sponsor olarak gelmişler. Doing great. So, I don't know if you guys know this. Every single monitor in the LA studio is an ASUS monitor. Like, we love you guys, and I think the same is probably true for the other studios. What kind of stuff do you think people can expect from ASUS in 2024? So actually, we do have some new products coming out in 2024, and actually towards the end of this year, we do have this beautiful OLED that's coming out. Let's take a look at that really quick. Gel kardeşim sakın. Dang, that is Aman a diyorum nice abi. monitor. Look Tam at that. unuttum da gerisi önemli değil. LG'den şaşmayın. Yeah, that's going to be bu some ekran quality. yapısı, o kasa So you guys mesela have bak that coming kasayı out in gördüm mü bilmiyorum. 2024. Anything else players can Gördüm, expect? Ama ASUS'un ekranları güzel. Testlerde çok iyi not alıyor. Güzel de 38'e 9 ekranlı bir takım. Yani şimdi I mean, bir de that's going to be amazing. And bir de my Star final Citizen question, için what ultra was it wide like to bring bence Pyro tavsiye to people for the edilmez. first time? Extreme ultra wide oluyor ya. Çok yırtılma olmuyor ya. Ama Provide değil de şey, bu çok fazla. Çok fazla. Bir de kanallar ne yapıyor? Yayıyor. Yeah, everyone I talked to had a great time. Well, I think that's all the Düz time we adam have. inşallah gelecek Back to sene Jared. You guys are going to see some öyle bir şey awesome yaparız. presentations today. We'll see you back Nasip here on olursa the show floor yaparız. later. Until then, stay safe and see you in the verse. Thanks, Dan. I'm Ha here bir in de the şu hallway. Paydo'yu audience. oynayanların Hey, yanına everybody. gitsene ya. Ne adam? onları hiç göstermediler, evet. Manyak ya. I've not spoken one word to this individual next to me. Hi, individual next to me. Who are you? Hello, Jared. My name is Jack. Hey, Jack. What do you do in the verse? Salvage. Helal I olsun. love it. Salvage'i seviyormuş ha. I'm good at it. Reis Diablo'lu bir karakteri seslendiriyor sanki, öyle bir ses var ki. Değil mi? Evet. Humble sort, huh? Very. Did you Kelime say böyle. you're the humblest person you know? Possibly. Dayı tek kelime hazları konuşuyor. Could there be someone more humble than you? Probably. Never mind. All right. So a couple more housekeeping things. As Dan said, ASUS is one of our amazing partners here to make this event possible. We also want to shout out our teams at IX Systems that help build the amazing server technology that we're using in the Pyro Playground. We are not connected to the internet. We have our entire environment replicated here. It's back there. You should go check it out. Talk to those guys there. What Ahmed and that team at IX has done is fantastic, and they've allowed us to run the Pyro Playground at 60 frames a second with the best server stuff possible. It's like we're all like, oh, this is what's possible with this game. It's really exciting. I also want to shout out VKB, who have been amazing at helping us with the control surfaces for the Fighter Flight exhibition going on at the Atmo booth. Be sure you go by there and check that out. And then, of course, CLX. The custom computer maker who made all 150 computers for the Pyro Playground. The two computers that are operating on stage, the box that's running this live stream right now. I can be at here. It's there. I don't have to worry about it. So thank you to all of our partners. And I feel like I'm missing one, and I expect to hear about it from Tyler later on. I didn't bring my cards.
So ASUS'a kurdurmuştur. Vardı Bir de- zaten onlar. Yeah. Bir de oradaki bilgisayarlar gerçekten böyle high-end bilgisayarlarmış. Öyle diyorlar. Çok güçlü bilgisayarlar. Yani. We got 5 minutes. How should we Yani fill the time? şu açıdan diyorum ben. 150 tane almak da yani ucuz değil. Bayağı paradır. Demişlerdir ya. Almışlar mıdır? Gerçi sponsorlar vermişlerdir onlara ya. All right. Yani kurup Okay. kaldırmışlardır yani. So, belki here's what we're geçici gonna do. olarak Kiralık kullanmışlardır. olabilir. Back in 2013, we 2013'ten attempted to başlıyor. sing Star Citizen Happy Birthday. İzleyiciler ama hep dinozor ha. And at that time, there was a weird legal kerfluffle. It Biraz was öyle, that evet. the stream got muted Allah korusun. because we sang Happy doğum Birthday gününü on stage, kutlayacaklar and Twitch yani, automated işte. content said, Hadi no, bakalım. don't. It's our birthday. It's a little late. It's also Jake Acapella's birthday, so if all of you would join me in a rousing edition of Happy Birthday, we're going to test the stream gods and see if we don't get muted. So ready? All right, everybody. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy Ben de bir şey diyecekler sandım. birthday to you. Happy birthday, Dear Star Citizen. happy birthday to you. Bu iyice açılmış. Bu buraya İyi yumuşatılmış bir şekilde çıkmış ya. İyi değil. All right, with that, we're going to take a break. Hang out, get your last Bir şey almış drinks, yani. get your last snacks, everybody. The show started in Fermente about üzüm 10 suyu. minutes İlker kardeş. with our character Ay, advancement düşürüyor. panel right there on stage. So stay tuned. Hype'ı If you düşürüyor like ya. day one, Vallahi ipi we've düşüyor got ya. more to come, everybody. Take care. We'll see you in a bit. Mayıştırıyor ha iyice. Aha. Belki de büyük bir şey çıkacak. Geliyor mu bir şey? 10 dakika erken başladı şimdi. Ortalama yaş sanırım 35. Abi 35. 35 mi? Ne 30 adam bak Net bakın. 40 Ya- abi. Arada bir genç görüyorum da o yüzden hani 35 dedim. Onlar Şunlara baksana hacı hepsi dinozor. Ya şunlar genç mesela bak. Ama uzak doğulu onların yaşı yüksektir. Kandı. Kanma Ama abi. şey. Baksana abilere bak. Harbi lan 5 tane genç var. Adam gerisi Crusade yaşlı. tişörtü giymiş falan hani. Konsiyaja bak. Şapkayı takmış. Bu adamın da kesin torunu vardır ha. O arkadaki. Kesin o gençlerden biri torunudur abi. Onunla Belki beraber. de torunun da gelmiştir. Baba yalnız kilo endeksi de yüksek yani. ABD. Bak T pozuna Bence duruyor. ABD ile ilgili olan bir şey Hala değil bu. evet. Şey yapıyorlar ha. Sağ ol Serkan. Takip için. Hoş geldin. Bak şapkalar alınmış. Chris Roberts'ın banka şifre. Allah 12 şapkaya yıl, bak 10 yıl Allah önce almışlardır belki de. Vallahi ya. Yok şapka satıyorlar ya ben abi. Aa korsan da var baksana. Cosplay dündü ya. Oğlum şu o filmci Filmde adam bu. değil mi? Ha, Şu yok. gözünün tek olmayan ya. Bu yanındaki de Kızılderili mi ne var? O tişörte bak. Şuna baksana. Parlak tişört. Ne güzel. Şu bize yakın olan abi Türk olabilir ha sanki. Ben bu adamı bir yerde gördüm ya. Çok tanıdık geliyor adam. Kamerada özellikle ağızlarını tutuyor. Gitmiyor da. Evet. Take my money diyor chatten birisi. Evet bunlar hep miningçi ve salvajcı herhalde. Olmasa eğer oradaysa bunun da bir şeyini bir soralım olmasa. Salvage mi seviyorsunuz, mining mi, bounty hunting mi, en çok neyi oynuyorsunuz? Onda da bir soralım olmasa chat'e. Ha bu şey değil mi? Tek channel'ı vardı YouTube'da. Neydi ya? Kıvırcık saçlı. Ufak. Yok o değil. Değil mi? Vallahi beyler bir şey sorayım da yani ben hiçbir fuarda, oyun fuarında falan böyle bir yaşlı kitle hiç görmedim ha. Evet bu fazla yaşlı.
BlizzCon'larda da yani orta yaş ama yani bu kadar da değil abi. Bu kadar hiç ben görmedim. Baksana amcaya ya. Ya benim işte bir tahmini var, onu dün de söylemiştim. Çoğu burada %50'si kesin Wing Commander oynadı. O yüzden kesin Star Citizen'e başladılar. Yoksa uzay oyunu çok kişi oynamaz ki. Uzay oyunları kim oynuyor mesela? Yani çok kişi oynamaz aslında. Öyle değil mi? Niş bir kitle, doğru. Çok niş bir kitle, Ondan aynen. zaten 600 milyonu yaptılar abi. Hep çalışan adam. Onun para- emeği 6 milyonun Para şey. harcayabiliyorlar, doğru galiba. 10 senede yaptılar. Burada bir şey olsa Allah korusun şu etkinlikte niş kitlenin %90'ı gitti. Bu arada chatte doğru söylüyorlar. EVE Online'ın da yakın zamanda bir şey oldu. Konferans oldu, orada da yaş kitlesi iyiydi yani. Gerçi o 20 yıllık oyun. Ya şey, Çocukken başladım da. oynayan Onunla var büyüdü yani. millet. Onunla Büyük bir büyüdü kitlesi yani. var ama mesela Call of Duty'li veya Counter Strike veya ne bileyim daha ne oyunları var, Diablo gibi kitleyle kıyaslarsak orada sanırım daha çok oyuncu bulabilirsin yani. Sürekli yani orada oynuyorlar. Veya World of Warcraft, Blizzard oyunları çoğu zaman çok oynanıyor. Yani şey, daha çok kişi oynuyor diye düşünüyorum. Orada birkaç tane dede var. Onları atsalar salonun yaş ortalaması Abi biraz yükselir. ne bir kaçıya baksana şuraya. Baba pala bıyıklı bak. Projelere bunlar işte şey finanse ediyor. Bunlar olmasa Aynen. çünkü Pala genç. bıyık Bak rahat. ne yazıyor bak. Tişörtü görüyor musunuz? Star'da ne yazıyor? Star. Since 2014. Diyor ki yani Dersin- 2 yıl sonra çıkacak diyor herhalde. 2014'ten beri diyor. Anladın mı? Çıkmasını 2 yıl var. 2014'ten Güzel, beri. güzel. Abi, Bak şurada Todd, Aha. bak şu şey ekonomist var ya, bak. Gözlüklü şapkalı adayın arkasında kaldı. Bak gözüküyor solda, sol üstte. Ha, gördüm. Işık vurdu yüzüne birkaç kere. o tişörtten Zylot, seri yaptırmak ha. lazım. Yok. Şimdi Star'ın parasının neden bitmediğini ben anladım abi. Hani televizyonlarda eskiden reklam çıkardı ya, böyle ürün satarlardı, yaşlılar hep alırdı. Burası da böyle demek ki ürün, yani ürün çıkarıyor. Ya bu yaştan yaşlılar sonra para almaya devam kazanmaya başlıyorsun. Öyle biraz o mantık da var yani. O açıdan da bakman lazım. Asıl Bir de bunlar burada para yaşlılar Dün de kazanıyor. buradaydı bak. Yaşlılara Abiler bir dün de de her şeyi buradaydı. satabiliyorsun yani. Direkt mi ya, kapat şunu ya. 20 yaşında da okula giden bir kişiden Allah Allah. şey Ya bu bekleyemezsin. Bir saniye, bu Kapital direkçiler gemi bir şey alacağını var böyle. bekleyemezsin. Sanki sürekli eziliyorlar adamlar. Her yerde direkt. Yani bak hiç Origin görüyor musun? Anvil görüyor musun? Mis görüyor musun? Göremem ki çünkü seviyede alısı yok. Abi sanki adamlar şey böyle baskı görmüş sürekli. Baba ne Eyvah, yapıyor? yapma abi. Yapma abi. Yapma abi. Yarı yedi. Yapma dedi orada. Harbi amına koyayım yani, niye yaparsın ki orada? Evet, Turbo da mantıklı bir şey söyledi chatte. Tabii ABD'nin şeyi de var işte. Bir uzay şeyi var, serüveni var ya, onun da etkisi burada biraz daha fazla. Tam da bundan çocukluklarına geliyor. Adamın Dayı da sakal var şey ya. getirmiş. Şey yapıyor, Star Wars Citizen'e. Ne yazıyor? Ne Okuyamıyorum. yazıyor? Gözükmüyor ki. Don't tell my boss I am here. Rapor yazmış. Dayı niye fener tutuyor? Aa, görmüyor ki adam. Gözü gelmiyor artık ışığı. Gözünün feri gitmiş adamın. Ah. O yaşlara Ah. geleceğiz biz de. Yarım saat oynayacağız belki. Yarım saate ne yaparız işte? Yataktan kalkarız. Bu ses elbisesiyle gelmiş. Üstünde mi oturuyorsun orada ya? Bana 10 dakikadır kameraman da dönüyor var ya. O ne abi? Kadın mı erkek mi şu sosis ya? Vallahi bayağı yelliyor kendine. O sosisin O içinde yanmış bu. abla. Ablam Sosis çıkardı ama olmuş. anladık harbiden. Bak, Dog Zenci sandım. Zenci abi gene yalnız kalmış. Az insan var ama yani. Bu ne böyle bakıyor? Derdin ne oğlum sen?
Kafalar hep gitmiş, hepsi yanık. Ha bu yayıncı diyor. Yayıncı olabilir zaten. Olsa yayıncı böyle olur. Evet, hazır mıyız? Yes. Hazırız da Başlayalım. Chris Roberts hazır değil. Evet bakalım gelsin bakalım hele. Hadi. Ben sigara yapayım bari. Lan abi sen bırakmadın mıydı ya? Ya işte. Beklerken İsteyeceğim de başlamış. şimdi yayında olmaz yani. Bir anda yayında sigaraya başladı adam, bak bir yaş daha yaşlandı. Saatlerce VR kullanıyorum. Maşallah. 4-5 saat her gün oynayabiliyorsun. Hangi oyunları oynuyorsun VR'dan? Bir ara ben 5 dakika oynasam kusarım herhalde ya. Yeniler öyle mi bilmiyorum. Eski öyleydi de. Yenisini hiç FPS oynuyor. Yeniler belki öyle değildir. DCS. Hmm. Evet. Evet. Bir kere şeye bindim İlhan abi, AVM'de eski, yani bunlar 5 Yok sene önce falan. onlar eskiler Ladies öyleydi. and gentlemen, Koltuklular var ya please böyle welcome to the oturuyor, koltuklar. stage. Evet başlıyor. The person who forgot to create himself an Sesini intro, yükselteyim. Disco Lando! Disculando. He Can I- also had caffeine in the last 10 minutes. Welcome to CitizenCon Day 2, everybody! Are you İlhan bak heyecanı yap. Chris Roberts'tan Evet. nazar yedi herhalde. Olabilir. Have you eaten 2 dogs? Get in your seats. It's about to start, ladies and gentlemen. Welcome to day 2. I'm not going to take up any more of your time. Up first, character advancement with Ian, Sean, Forrest, Andre. Give it up. Bone, start the show. Dövmeleri gösterecekler. Evet bakalım. Bayağı şey yaptı. Heyecan yaptı. Bakalım ne göreceğiz. Yok ha video yok. Hello there. Öyle olsun. Hey everyone, it's so good to see you all again in person. Bu Thanks ama for bu coming adam da out. sempatik biri bence. So I'm Ian, I'm the art director for Star Citizen. Bunun videolarını beğeniyorum We're ben. gonna Inside kick Star off the Citizen'de first hep ever day anlatıyor. 2 of İlginç şeyler hep CitizenCon anlatıyor. by talking about some of the awesome work done by the character team. All right. So first let's talk about life in a frontier system like Pyro and how this influences bu adam mı the character düzenlemiş acaba? designs. Frontier So we Life. wanted to create something unique compared to what we've seen in Stanton already. We wanted to give a wider visual palette and a feeling of historical age between the different solar systems. So Okay. this chart describes the fashion Şeyi pillars anlatmak of istiyorlar. humanity. Giyim We can tarzını see anlatmak role istiyorlar. suits, Yani armors, sistemler and arası fashion çok büyük items should belong. fark hissedilmesi lazım In diyor. terms of Yani material use, lore açıdan diyor. manufacturing technology and novelty. Sırf eşyalara So you can bakınca see bile Earth fashion on the hangi left, sistemden geldiği Terra fashion on the anlaşılıyormuş. right, and frontier fashion right in the middle with a little bit of overlap of Earth. So essentially, frontier fashion is function over form. They are repurposed Abi and saçı repaired bana verin ne and olur. generally are misfits rather than sets. Saçı ben yapayım abi Outfits ya. are purposeful by having storage solutions. This implies survivability along the frontier. Okay, let's take a look at some of these assets Bir in the çıkış game. tarihi vermediler. Bu İlhan abi bu adam şey de yapıyordur. Star'da bir uzun saçlı karakteri oynuyordur. Aynen. Bunun karakterine bakmak lazım. Evet buraya geçen sene de gösterdiler. Evet. Niye böyle şekil şukur yürüyor? Hayır mı? Hani biz böyle yürüyemiyoruz demiş. Kıyafetleri gösteriyorlar. Çalmam. Sefalet. Şuraya baksana ne kadar çok çöp var yerde. Dogtown.
Vallahi her düğmeyi düşünmüşler. Düğmede yansıma da mı var ne? Vallahi var. Ray Tracing düğmesi. Hoş geldin, sağ ol Burak, sağ ol. Bakıyor ya. Bunu satın alabiliyorsunuz. Bu CitizenCon Back diye bir şey var. Satın alabiliyorsunuz. Awesome. So hopefully you guys that played Pirate Playground, you will have seen a few of those assets being showcased. So as we saw from the video, pouches and storage are a key part of the Frontier aesthetic. This drives the feeling of survivability. But from here, we thought it'd be really cool to give the functionality, but also some customization options. So let's take a look at a video we just developed internally, and this is for modular storage items on the player. Evet, kıyafetlerin storage ile ilgili şeyi göstermek istiyorlar, bağlantıyı falan. Harbi onunla uğraşmış olamazlar herhalde ya. Çantaların boyutları farklı. Oo. Okay. Ananı avradını 3 sene daha eklendi oyunda. Ya şimdi aldığınız cekete göre ona göre takabiliyorsunuz mesela. Yani onu demek istiyorlar. Yani sırf bir cekette kalmıyor. O ceketin fonksiyonları var yani. Onu kullanabiliyorsunuz. Bacağı da tak ha. Aynen. Oo. Yani expandable İngilizcesi. Modüler elbise dalga dönüyor. Şeye döndüm yani Battlefield 2'ye döndüm. Bilemiyorum ben. Pretty cool, right? So I think this will provide loads of customization options in the future. We're super happy about that. So we also created some extreme weather costumes for frontier locations. And these also follow the same mismatched and ortadaki şeye benziyor. Assassin's Creed. Evet. Now we've also been focusing on achieving a higher visual benchmark. So this is all driven by our new Layer Blend V2 shader and its texture library. And we focused on more consistent wearing between 0 and 100% values. So to showcase this, let's look at a quick example asset. Eskime mi? Bu adamlar harbi manyak ya. Manyak. Manyak oğlum manyak. All right. So as you saw in the video, the insides of the helmets are looking fantastic. Now this is us getting them ready to animate with put on and take off. Evet. Takma çıkarma oluyor. So in summary, Frontier Fashion is expanding the visual design palette for humans, giving a more credible feeling of age and history when you travel across multiple solar systems. All right, now let's talk about something different. Now we're going to talk about some of the gangs in Star Citizen. So Ninetales
have been one of the main gangs in the game. So far, over 105 million have been taken out by you guys. Oh. 105.000 kişi öldürülmüş şimdiye kadar bizden. Yani oyuncular. 5 milyon. So you guys have been busy. 105 milyon pardon. Milyon tane So it was Oha, like, all 105 right, milyon now doğru. we're going to need to introduce a few more factions to the game, okay? So the first faction we're going to talk about is Rough and Ready. 105 So milyon. the aesthetic of the gang was to be subtle. They're understated in terms of clothing, and they almost blend into their environment. On closer inspection, you'll notice their tattoos. These signify rank and progression within the gang. Let's take a look at a quick video. O tatular şeyi ifade ediyormuş. Bir orktaki şey yani rankı yani şey. Nasıl deniliyordu ya? Rankların arasındaki rank tatuları. Dövmeleri. Çeteler arası rütbe dövmeleri. Ha rütbe aynen. Tatulardan anlaşılıyormuş. Gerçek hayatta olduğu gibi hapishane. Hareketlere bak. İstasyon tatu olarak çizdirmiş arkasına. Bethesda logosu. I think they look absolutely fantastic. Okay. So the Rough and Ready can be found in some of the space stations around Pyro. Now the tattoos, like I said, the tattoos form a progressive design. This illustrates the hierarchy within the gang. As a player, you'll be able to earn these tattoos and apply them to your character. Oh. Bu tatuları irtibat kazanarak alabiliyormuşsun. Yoksa yapamıyorsun bu tatuları. Okay, cool. The next gang we're going to talk about is Headhunters. So this gang is also located in Pyro, but offers a completely different frontier aesthetic. More of a wasteland vibe, with lots of personality. Bu da başka bir korsan grubu. Nine Tails değil. Bunların ismi de Headhunters. Now this gang Headhunters. is currently in production, but let's take a quick sneak peek. Pyro'da çünkü çok sayıda korsan grupları var. Nine Tails ve Zenith Red bunlardan bir tanesi. Veya Fire Reds galiba o da var. Bir de Headhunters var işte. Dövmeler güzel olmuş ama. Ne? Dövmeler güzel olmuş. Çok gerçekçi duruyor. Maskesinin önündeki şey Death Stranding'deki adamın maskesine benziyor. Altın. Armor güzel ama. Kafalık değil de. Tam serseri şeysi. Yani ben şeye şaşırıyorum yine bu detaylara acayip önem veriyorlar. Ya o modelleme yapan adam yapanlar yani. Aynı güzel olmuş ya. Nasıl bir şeyde yaşıyorlarsa. Nasıl bir dünyada ayrı bir kafa değil mi? Vallahi ayrı bir kafada yaşıyorlar.
Dövme çok iyi ya şu dövme. Olsa oyunda direkt karakterin koluna yapıştırırdım yani. Gerçek hayatta yapıyorsun da bari oyunda yapayım ha. Aynen. Okay, so cosplay competition next year. I can't wait to see what you guys come up with. All right. All right. So they're looking awesome. Now the last gang we want to talk about is Dusters. So Dusters are a criminal gang. Bu da başka bir specializing in korsan grubu, mining-related Dusters. crimes. Now internally I love the original Bak Desert bunlar Nomad mining'e armor. You can karışmış. see 'em here, right? Mining ile ilgili Now, I wanted to use korsancılık it as a yapıyorlarmış. starting point to establish Madencileri the soruyorlar. Dusters Sen design hayırdır language. anasın. Yani dikkat So here we etmeniz can lazım see- İlhan abi. Wow. Gelsin bizi söylesinler. Baksanıza. Ranklar So gerçekten here we belli can oluyor see ama. the Dusters gang lineup, showing sondakiler armor şimdi her leveling şey paşa. and rarity. Bu bayağı So as a kabile lideri player, gibi bir şey. You'll have horizontal armor progression. This will define your Şey role gibi şeyden and playstyle. esinlenmişler. Hangi film? Then you'll have vertical progression. Dune. Dune. This is your progression Yok. within Orada that var da role şey. and playstyle. Ah, For example, a common bounty Mad hunter armor Max. set Bak will be anlattığı weaker şey than de a çok iyi bu legendary. arada. And as armor progresses in strength, it's harder Adam to diyor ki- acquire. So harder missions, rarer drops, higher reputation. Now as we're İlk talking diyor a little şeyden bit about soldan armor sağa doğru sets, yükseleceksin let's diyor. recap a little. Legendary'e doğru. So the goal Mesela Legendary is oldu that diyelim. players should Legendary olduğunda consider da kendi which Legendary'nin armor içinde to yükselmen equip lazım diyor. based on the role they wish to fill and the scenario they're heading into. There will be also greater differences between the current armor types. So light, medium, and heavy, and this will be in protection and mobility. New armor categories will be combat, Yani armor'da specialist, light, medium bir de heavy utility, şu and ankinden support. farklı olacak diyor. Yani korumasını daha iyi anlayacağız diyor. Bir de mobility. And these will define the type of items that are quickly available falan olsa on the güzel slots olur of the ya. suit. Farklı kategoriler. There will also be Söylemişler. additional functionality to assist in your chosen role. Ha bak A bu önemli matrix ama. of armor type versus Aldığın category armor'un will bir provide a variety amacı of olması roles, lazım. Yani with senin each seçtiğin providing role göre best in class sana benefits. işte o suit yardımcı olması There lazım. will also be Onu yapmak istiyorlar. hindrances to out of Mesela role gameplay. Doktorken For fazla example, pen taşıyacaksın. if you're wearing a Engineer'ken heavy daha çok armor set sigorta falan and you're trying to taşıyacaksın. fly a little snip fighter, you'll have Yani orada restricted bir zahmet visibility olması lazım yani. and less vehicle control. Mesela headhunter olarak görevlere So in gidiyorsan this scenario, ona like a göre flight uygun suit armor type suitlar with olacak. resistance to milder Ya G forces fighter'a would be inerken preferred. diyor heavy armor giymeyeceksin diyor Okay. mesela. Aynen. So as Ya we da saw in bazı Ali's suitler presentation olacak diyor. yesterday, Fighter'da hygiene. daha iyisi olacak diyor. hygiene simulates Eyvah. and tracks Allah. the accumulated Eyvah. effects of a character going unwashed for any length of time. Poor hygiene can lead to disease, Aha. lowered health, and snarky işte. comments. Hygiene decays faster if a character becomes dirty or wears dirty clothing or armor, and Ya, visual yıkayacak effects are mıyız? going to be displayed on the character's skin, Abdestsiz yola such as blood, çıkmayacağız bundan sweat, sonra. and dirt. Certain usables, such as a shower, will reset the character's hygiene and clean away all of those dirt effects. So let's keep clean. Yeah. Yani hijyenin de bize bir etkisi var. Onu anlatıyorlar burada. Çok iyiymiş. Okay, so that covers Harika. a quick Hijyen recap kötüyse hasta on olma armor ihtimali daha sets yüksek diyor. and hygiene. Let's get back to a video showcasing Acaba hastalıkları da the gösterecekler mi? Hadi bakalım video. Tabii Evet, ya, baksana. sabun satarlar. LTI'li Lifetime sabun. Uzaylı gibi bunlar abi satayım. Nasıl görüyor onu merak ediyorum şu an.
Ortada ince bir kesik var, oradan giriyor herhalde. Oğlum şu ilk şey biz köle gibi bir şey bak. Köle seviyesi baksana. Çıplaklar yani. İnsan bir üstüne bir şey giydirir adamı ya. Hayrı da bulabilirsen giyersin. Bunlar giymiş. Bunlar bir tık üstü herhalde. Ya da iki tık. Galiba. Legendary'nin bir altı ya da Legendary'nin ta kendisi. Bence bu Legendary. Hı. Awesome. So you'll be able to find the dusters Awesome. scattered around various sterile settlements and wrecks in Stanton. And the dusters will be available Q4 this year. Aha. Yeni bir korsan grubu bu sene sonunda And with that, I'll göreceğiz. hand you over to Sean Tracy. You guys have been awesome. Enjoy the rest of your show. Korsan grubu mu yoksa oradaki suitları mı? Bence Onu kıyafetler gelecek. Kıyafetler de olabilir, evet. Abi zaten Duster. korsan Korsanlar öbür sistemde. Hello everyone. Gidildiğinde zaten o korsan grubu oluyor. All right, so I'm Sean Tracy. I'm the Senior Director of Tools and Tech Content Bu here adam at Cloud geldiyse Imperium önemli Games şeyler in göreceğiz. Los Angeles. Hadi bakalım. Bu baştan beri So bu today şirket I için want to talk çalışıyor. about Starcloth. And Starcloth was initially unveiled at a previous CitizenCon kind of in an early stage. So it's now rolled into full production and it's used in both Squadron 42 and Star Citizen. So it's going to be seen on more and more assets like some of the great art that you just saw. So what's really cool about it is that it's unified with the physical world, whereas before it wasn't unified and was based completely on character movement. Now it's faster than the previous cloth setups, and in the end it just looks a whole lot better. So today I'm going to cover some of the tech, the pipeline, and we'll see some results. So let's get and see it in action. İdris'in içinde görmüş oldum. Code. Evet. Cloth is hard. Guys have to run upstairs, they have to crouch, they have to prone, it's got to collide with the environment. Oh, adama bak. Reis. Jim Garland. And even more difficult, it needs to hold up in high-end cinematics. Güzel bağladı. Ha, Squadron size al. Bunu biliyoruz da burası izlemiştik. Şimdi burnu kanayacak. I cut that one just before some good spoilers, so. Spoiler olmasın diye so kestiler. how's it all work? Well, Cloth uses two meshes, a simulation mesh or cage, and the render mesh itself. So vertex colors indicate how it's constrained to that cage, and thus the simulation. So for example, black vertex colors indicate a full constraint. Basically, it follows the skinning. White vertex colors indicate unconstrained vertices. So the movement is determined entirely by the simulation. And then we can do a blend of gray values that is used for fine transitions and blending and fall off in between the fully skinned and fully simulated assets. So in the end, these meshes are sent to the engine where we bind the cage to the render mesh, and then tech artists can leverage some of the runtime tools. You can see up on the image that the sim cage mesh has about 5,000 triangles, whereas the actual render mesh is about 45,000 triangles. So it's obviously much more efficient to simulate the sim cage mesh versus just the render mesh itself. So part of the technology is the runtime iteration support, which you can see in the image above me here. That's with all the red spheres. Here we're actually painting the collision radius of every single one of the vertices, and it allows us to fine-tune the simulation without having to add arbitrary collision meshes, though we can. We paint a variety of properties, so some of these other properties are mass or displacement.
In the top right, you can see an example of the old legacy implementation using pendulums. And this uses joint chains and collisions, but assets with multiple layers like the one that you can see there, or ones like skirts or gowns, they were really, really difficult to do with pendulum simulation, but they are solved with Starcloth. So I mentioned it's completely unified with the physical world. And what that really means is that wind, impacts, object collisions, thruster backwash, all these kind of things actually react to the cloth reacts to these things, and so much more. So it's not just character movement. Now, it's a hyper-efficient simulation, and it's several orders of magnitude faster than the legacy implementation that we used before, and has a lot of easy-to-control parameters for tech art, which are compression, stretching, and bending. So as mentioned yesterday by Chris Rain, our senior lead physics programmer, we support soft-body tapered capsules, which are twice as fast as our ragdoll capsules. It's also key to solving one of the most important aspects of plausible cloth simulation, and that's mitigating the tunneling or the clipping that happens through a character. So it's very, very difficult to solve with pendulums. So with all this tech in mind, we can do really complicated assets like the duster and the one I want to show you now. Of, bu çok güzel ama. So here you're seeing about 5 different layers of cloth going on and self-colliding between each other. Böyle simüle etmesi bence çok harika bir şey. It's reacting to the planet wind, which is always changing. Rüzgara göre değişiyor. On the front, there's a big leather apron. So this one's actually a lot heavier, and it moves a lot differently than the cloth on the back. Sizce güzel bir şey değil So mi? he's walking into the wind here. Oyuna daha çok gerçekçilik katıyor bence. And in the end, as I mentioned, it just looks a Derinlik, whole lot better. gerçekçilik. Çok hoş duruyor bence. So with that, I want to hand you off to my friend Andre Piers, who's going to talk about hair. Aslında dün konuştukları mevzuların evet yani Star Engine'da gösterilen şeyleri biraz detaylandırıyorlar bence. Aynen. Nice to be here in LA with all you guys. So I want to start with a question, okay? Lead hair How many of you are actually artist. excited that we're getting new hair into the verse? Lead hair artist. Saç artist. Berber. So, I'm Andre. I'm the lead artist in our recently formed Şimdi merak ediyorum acaba ne gösterecekler. From the character art team and created this department. And it's a pleasure to be here today with all of you and tell you that we're damn proud of what we achieved. It's been a long road, but definitely worth it, okay? Yanları al, üstü kalsın abi. We're going to start by just looking at the most impactful changes that we have in our workflow, okay? A bit of a technicality part. Then you're going to get bence hani single player oyunlara gelebilir. Evet. Okay? Ama multiplayer sanmıyorum. Böyle kolay girmez sanırım bunlar. Hairstyle where we're trying to run away a little bit from the Valla bilmiyorum. military look 4-5 sene. that was driven mostly by what Squadron 42 was. So because we did a lot of work for that as well. And yeah, from there, as a last note, I'll have a special announcement for you guys. Okay, don't want to spoil it, but you stick around, you're gonna love what we have. Okay, so first thing I want to touch note, very simply. Okay, hair for games is hard. It's really hard. Oh, by the way, did I tell you these are actually game-ready assets in the persistent universe? Okay. Bunlar da eklendi sanırım oyuna. Game ready assets diyor. In our engine, okay? Game ready, performance, ready to be shipped. Okay? So, hair is really hard, like I was saying. It is a AAA challenge, basically. You see games that get it, games that don't. Ama üçü de çok güzel ya. Yani acayip bir şey duruyor. For us the challenge is the same. We're not Güzel duruyor bence yani. With the scope of Star Citizen, like İlhan abi sen sağ taraftakini seçersin biliyorum ama ben daha çok ortadakini seçerim. Bu senin saçın. Ya sen seçersin ya Mustafa seçer. Benim saçım belli İlhan abi. Daha fazla gerek yok. Değişmez abi. Yeah. It doesn't end here. Okay? Yeah.
İlker kardeşim de benim pek It does not ilgilendirmiyor end saç here, olayları ya. okay? It's the nature of Sarmadı. CIG. We just Bizimkilerin keep şeyi pushing belli. the boundaries. But like I said, we're really proud of what we're showing you here today. So let's dive in what we made all this possible, okay? On a high note, on a high level, basically. Uçlarını successful kesti. hair requires three fundamental elements, okay? There's the texture, there's the placement, and there's also the shader. Oo. If one of these elements fails, all of them do. Okay, so it's basically, you can have a great texture, great placement. If your shader is wrong, no go, really. And the same if the texture fails or if the placement fails. So really vital, really important that everything works together. But the good thing is, by breaking down the hair into these three parts, it also allows us to actually go deep into each of them and push the quality up. Or like Chris Roberts would say, bring the high fidelity, right? So, on the texture end, there was a lot of changes. What you see on the top there, the common approach of a AAA game would be to have true black, true white on a transparency map, a bit of taper on the tips and roots, and call it a day. That's what happens in 99% of the games. Now at CIG, we went a bit further than that. We tested all the thicknesses that were actually reasonable to test, of course, and we came to a realization. The hair doesn't need to be thin enough. It just needs to look thin. We do need it to be thicker enough, thicker than real life hair, because if you take one of your hairs, you'll see it's really thin, right? So it does need to be renderable. That means if it's really thin, it will be sub-pixel rendered at some point. With the motion and all that, we will get a lot of artifacts. And so that would be a no-go. We do need it to be thicker than in real life. But can we make it look thin? That was the question. So we came to the realization that from hair, or from scalp to hair, and from hair to the background, so these 2 points, the transition points, are the most important ones for the hair. So we aggressively tapered the tips, which is what you see over there, and added a gradient to it. So no longer true black and true white. Now, this is a lot of technicality. You will see practical examples of this, but that allowed us to have smooth transitions and basically achieve the result we expected. On the placement side, we came up with hair libraries, basically. Now, I could be here all day talking about hair libraries, okay? Because I'm a very technical person, and if you see me around the venue, feel free, I'm Andre. You can just come and talk to me about this. I'm not going to bother you all that for 1 hour about this, but I'm going to give you a very quick example that you all can relate. So, imagine in real life, you have a construction business and you could make one wall, one roof, one floor, and one window. You make it all work together, and from there, you're not only building your house, you're actually building the whole town, and then the whole state, and then eventually the old universe. %90'ı kastla geçiyor ama şu an öyle. Aslında vizyon öyle değil. Yani ileride normal kıyafetler de giyeceksin veya giymek zorunda kalacaksın. Yani sürekli kasla gezmeyeceksin, yani öyle bir şey yok. Yani vizyon o değil. Several artists working through the years, each one of them applying their own workflow. Everybody's at different levels of quality, of course, different minds, different ways of seeing the same problem. So, at the end of the day, fruit salad, right? And we wanted uniform quality. So, for that, hair libraries are a great solution. Mesela şöyle bir şey var. İleride her kaskla veya her armorla istediğin gemiye oturamayacaksınız. Şu an mesela bir Pembroke diyorsun, Pembroke armor, bir Mustang Alpha'nın içine oturuyorsun. Bu mesela mümkün olmayacak. Onu kaldıracaklar ileride. Cool. So, hair libraries are just a thing. We love it. It's not just picking up a texture and putting it there. If you do that, like you need to actually see. Niye? Çünkü yer yok. O armor çok kalın ve çok geniş olduğu için ufak gemilerde kullanamayacaksın mesela. Mesela şu an şeyle takıyorsun, çantanı takıyorsun, öyle de koltuğa oturuyorsun. Mesela o da gerçekçi değil. Ufak gemilerin geminin içi geniş değil, o yüzden olmuyor. Daha ince bir suit giymen gerekecek.
put it in the engine. At bake time, we calculate the custom normal and we store it. Bu oyun per kesinlikle VR vertex. olacak eminim. So each vertex gets a custom Zaten normal. VR'ın That şeyleri makes, var in a yani. practical sense, for those who are not too technical, Göstergeleri var yani. it basically makes the card, the air card, not look like a card. So the normals is help with the way the light reflects. We kind of do more smoke and mirrors on it and make it look not like a card by just baking it that way. Now, on the ambient occlusion, we store two baked ambient occlusions onto the color channels of the vertices as well. Now, each vertex on a mesh in any game has a color to it, okay? You might use it or not. Imagine in a car, you have a trunk. You can use it or not. It's up to you. It's not silly to use the car without using the trunk, of course, but if you have a luggage, you can put it there or in the back seat, wherever you want. Now, we decided to use this because it was free. The trunk was already there, so the vertex color was already there, and we just decided to store two ambient occlusions on it. These two ambient occlusions work this way. Light hairs, like a blonde hair, obviously needs more shadowing, or less shadowing than a dark hair, right? And so we store two. The length of the card is now baked onto the last one, and that gives us a metric of where the card starts and ends, and allows a lot of cool things you're going to see on the videos I'm about to show. So, one last thing before we can start looking at videos is that, and this is really creative, total credit for the people, for the tools programmers. I personally had nothing to do with this. This was already at CIG when I joined. It's absolutely amazing. So, we have an hairstyle that was ready, that you can see over there. And we have a hair cap. An hair cap is basically a mesh on top of the character's head, which is invisible, transparent. It is just there. Sometimes we use it for shadowing. That thing has an UV. UV So we project the hair, or where the hair starts, protection onto anladım. that UV. Okudum And gives us İngilizce. that image that you see on the middle, right? And so we now have a 2D space that relates to a 3D location. Meaning that if I want to have hair like mine, which is white on the sides and dark on the top, I could just paint this part and get it white on one side and then dark on the top, which is an insane advancement because cards normally are stacked on top of each other. So when an artist is placing cards, if you paint one card to make it white here, well, it's going to be stacked on top of the other and you're going to get spots all over the place and no control over it. So this allows us to give control. And what you see on the last image is the possible results. For example, now I can paint one side of my 2D representation of my 3D space and get this possible result, which is pretty amazing. So, next video, we're going to take a look at our tools, okay? This is not the way it's going to be exposed to you guys in the character customizer. You'll know more about that later, okay? This is the tools we use we are able to actually create the hairstyles. So let's take a look at this video. Gösterdikleri tool'lar bize göre değil diyor. Yani onların kullandıkları tool'lar. İleride ama bir şey göstereceklermiş. Gerçek hayatta yaşlandığımız yetmiyor, bir de bu oyunda mı yaşlanacağız ya? You have the full range, so you can go full white. These are melanin ranges, so realistic ranges. Ha, şu an gençleşiyor. Fully white up to black. Obviously, you can go redhead as well. Get out of the way. You also have the dye feature where you can see all the things we talked about implemented. You can go a bit more wild on this. Hep feminist renkler diyor ama aslında her rengi gösteriyorlar.
Full color range diyor. This is why important the length of the Ya car şey dedi ya, is stored in those vertex. istersen diyor iki renkte kullanabilirsin diyor. Az önceki gördüğümüz gibi o resimde iki renk gördük ya. Realistic melanin ranges and the dye layer, okay? This is how the occlusion is working, so you can see these shadowings creating more negative spaces, more structure to the hair. And if you look at the temporal line here, you can see how this pixel depth of set helps us with the transitions as well. Cool. By the way, did I tell you these are actually game-ready assets, ready to go to PU? Bunlar da hazır. Bunları da kullanabileceğiz demek ki. 12 ay içine gelir. So now that we understand a bit better Game how the ready hair assets. is working, that's why the boring part that I told you just before, you can examine these images with a bit more of an informed opinion. That is basically the example. Now, that's all very exciting, but we want to show you hairstyles that are actually in Star Engine and working. So that's the video we're going to take a look next, okay? Nasıl? İyi mi? Bu iyiymiş. Abi sakal makal getirsinler ya. Saçı boş verin de. Niye? Sakal çok basit bir şey değil mi? Bir de dün gördük ya bu şey saçla ilgili fizik olayını. Düşünsene bunun saçları açılıyor mu şimdi? Ya. Zahmet açılmaz yani. Ya ama dünkü fizik şeysine göre mümkün galiba. Tekrar onu yani. Ama saçları çok güzel yaptılar ya. Yani NPC'lere, karakterlere yine bir şey katıyor yani. O da var. Kellerin gözü yaşlı. Çok kaliteli duruyor gerçekten. Kel NPC'ler gene kel. Kel NPC'ler yine kel. Saç güzel. Bu yok değil mi bu saç? Bunların hiçbiri yok. Ali hiçbiri yok. Gösteriyorlardı işte. Hazır asetler bunlar yani. İstediğimiz zaman koyarız. Yani düşünsenize oyun çıktığında yani final olduğunda bir karakter seçiyorsunuz ve kalıcı yani bir daha silemiyorsunuz. Hep bu tiple gezeceksiniz yani seçtiğiniz karakterle. Ona göre aslında iyi seçmeniz lazım, öyle düşünmeniz gerekiyor. Mesela ben şeyi anlamıyorum. Ben single player oyunu oynayınca karakter customization'ı atlıyorum açıkçası. Çünkü zaten beni kimse görmüyor. Ben o mantığı hiç anlamadım. Ama bir multiplayer oynuyorsam yani her gün beni başkaları görüyorsa o zaman karaktere bir özen gösteririm yani. Güzel şey yaparım. Az önceki karakterde şeyi de gösterdiler. Ya Payl biz şimdiki halini konuşmuyoruz. Biz ilerideki yani bunlar hepsi oyunun bitiş için uğraşıyorlar zaten. Bitmesi için uğraşıyorlar. Kalıcı olmaz ya. Ya şimdi ölüyorsun evet. Yok bu karakter bir kere tasarlayıp bir daha tasarlamamak saçma olur. Kask takacağız da onu az önce de söyledim. Sen 24 saat kaskla gezmiyorsun. Gezemiyorsun. Şimdi öyle. Ortama da etki yapıyor. Şimdi öyle, evet. Siz hep şu anki bakış açıdan bakıyorsunuz. Yani şu anki oyununun açısından bakıyorsunuz. Adam az önce dedi daha armor giyince daha oturamayacağım, görüşüm kısıtlanacak. Nasıl? Geminin içinde falan çalıştın mı hep çıkaracaksın yani işi. Adam az önce anlattı ya armor kısmında hani ağır armor giyince kokpitte görüşüm kısıtlanacak falan çıkarman gerekecek. Mesela ya hijyen denilen bir şey de var. Onu da anlattılar. Yani sürekli kaskla mı gezeceksin? Suit'la mı gezeceksin? Terlediğinde ne oluyor? NPC'ler seninle konuşmak istemiyor veya hasta olma riskin çıkıyor. Yani bu tarz şeyler işte o zaman herhalde oluyor, ortaya çıkıyor. İlhan abi en sağdaki Kostigan değil mi? Yok değil. Allah Kostigan değil de
Pretty cool. Sevdalısı o zaman. Okay, yeah, these are Akraba game ready herhalde. assets as İşe well. almış. Now, like I promised you, Feyiz almış gibi ondan biraz. Yok, we're bu trying to make akrabasını this işe almış. diverse and get away a little bit from this type of hairstyles you just seen now, which is a bit more military. And for that, we'll have the next Bunlar video. iyi. Now, Sağdaki soldaki iyi yani. Vallahi süper duruyor gerçekten. 3D artists, character artists, air artists out there, you will know. Some of the hairstyles you're going to see next are some of the hardest things you can do in hair for games. In a practical sense, if you can do what is going to be shown next and render it at 60 frames per second on an MMO, you can do pretty much anything. Okay? Adamlar 1 saat boyunca karakter konuştu. It's our glimpse into the future of what type of diversity we want to achieve. Ama We're not only önemli going bunlar for this kötü style, şeyler but değil just de. showing you that if this Yani style işte bu is one of the directions, sabırsızlık bir şey oldu brand da will artık come. yani. ha. I hope you enjoy. Insight'ta tanıttınlar bence. Saat dolduruyorlar işte. Ya Starfield şey gösteriyor ya. 1 saat onlar da şeyde gösterdiler. İşte karakter customization'ı anlatmadılar mı Allah'ın aşkına? Bir single player oyunda. Orada millet nasıl delirdi? Yani Hayır orada abi orada arka plan falan seçiyorsun. Yani orada bu kadar saç kıl tüy göstermediler ki. orada da saatlerce uğraştı bazıları. Yani bazıları çok önem veriyor bu karakter customization'e. Tam oyuncular uğraştı ama bu kadar. Hatta izlemek. chatte biliyorum bazı arkadaşlar Starfield'de onu övdüler. Burada şimdi saç olayını anlatınca hiç ilgilerini çekmiyorlar. Biraz tuhaf bence. Kadının saçı biraz yapağlanıyor. Şöyle bir telle. Starfield'deki sakal bile sakal değil anasını satayım. Bazıları bu karakter olayına çok önem veriyor. Ya Çünkü yalan mı? karakterle bağ Ben kuruyor. Starfield'i oynuyorum yani güzel bir oyun ama gerçekleri de söylemek lazım mesela. Tamam bir şey önemliymiş mevzu yani şey değil. Boş bir Yani herkes takılmaz bu konular ama Yo. saatlerce uğraşan da var yani o insanlar da var mesela. Yok bu oyun için önemli de ama biz yorgunuz yani zaten. Yani yorgun adamlara bunlar gelmiyor. Ya orası öyle katılıyorum yani o. Yoksa bu önemli değil yani. Bunlar olması gereken şeyler ama ben de daha çok Squadron 42'yi bir söylesinler onu bekliyorum ben açıkçası. Hani ondan sonra her şeyi başka bir gözle bakarım. Aynen. Baştan ben dedim değil mi? Baştan böyle bir sağlam girin. Ondan sonra da anlatın. Satayım izleriz. These pictures you see here, they are all rendered as you've seen in real time, depending on the light conditions and stuff. But there is no tricks here. This is actually Önemli şeyleri en sona salıyorlar. And that's why we're really proud. Like I said, it doesn't end up here, okay? We're pushing this forward. This is just Transformers'da bir huy var. Böyle en iyi şeyleri en son dakikaya saklıyor. Nobody at CIG was happy with what we had. Mantıklı ama. I can assure you that. Önden biraz ısıtsın ama güzel. Especially as an air artist, right? So, but we finally En sağdaki gacının saçları güzelmiş. Yok abi bunlar bence olması lazım. Şart yani bir AAA oyunu için bu yakışıyor yani. Böyle bir şey yapması lazım CIG. Ama öte yandan şu konuya da katılıyorum ben. Chat'te de diyorlar yani 10 senedir yapıyorlar ya bu oyunu artık çoğu başka bir şey bekliyor. Başka bir şey. Yani oyunun bitmesini bekliyorlar tamam mı? Bir yandan da oyun bitse diyelim. Yarın çıktı oyun diyelim. Şu anki haliyle oynar mısınız? Yani çoğu devamlı oynar mı mesela? O da var. Yoksa demez misiniz ah keşke şunu bunu yapsaydılar. Yani saç modelleri ayrı bir konu şimdi ama dün de işte bazı konularda diyordunuz yani genel anlamında söylüyorum. Bazı arkadaşlar diyordu işte ne gerek var gibisinden. Bence AAA oyunda eksik olmaması lazım bunlar. Ama evet, oyunda çıkması lazım tabii ki. Böyle 10 sene devam edemez. As a last note, I'll leave you with this video, and next Forrest will come here to talk about this stuff. So, let's take a look at this, guys. Tek saç olması biraz şey oldu. Hani saç, dövme, sakal, yüz şeyleri falan tarzı olsa çok şey olmaz da tek saç olunca bile biraz şey yaptı. Aha Kel. Yani şuraya baksana. Ya bu şey de mesela şu açıdan da güzel. Hep sürekli aynı NPC'leri de görmüyorsun. Anlıyor musun? Hani tipler hep farklı. Bu da oyuna ayrı bir hava katıyor bence.
Bu saçları acaba kendileri mi tek tek yapıyor yoksa hani AI'ya veya bir procedure bir şey var tıklıyor değişik değişik saçlar mı? Öyle ready asset diyorlar evet. Ama bana kalırsa ileride sen kendin de bayağı bir customization yapabileceksin galiba. Takip için sağ ol, hoş geldin. Another round of applause for Andre and getting new hairs into the game. I can't wait to put new hair on my character, I'll tell you that. And for Ian and his awesome character team. Yani şu anki haliyle oynarsan o zaman senin şeyin düşük bence ama referans nasıl deniliyor? Beklenti. İbrahim abi de şimdi de sakallar geliyor. We talked about hair. We have talked about outfits. I'm going to talk to you a little bit about the heads and our pipeline and getting. Ben şu anki haliyle oynadım. 2-3 sene bana yetti. Yani artık eskisi gibi oynamıyorum. Çünkü çok eksik var o yüzden. Şuraya baksana. We made a data-driven pipeline for adding new heads. So what is a DNA pool? DNA pool is just a bunch of heads that we put into the game. That way you can modify the Ama şimdi bu adamları bunu yapıyor diye suçlamakta da suçlayamaz kimse. Çünkü zaten bugünün planının bu saatinde bunu gösterecekleri belli yani. Adam yazmış onu. Yani o. Bir de belliydi zaten. 60 new heads diyor for our DNA. 60 tane farklı tipler eklendi oyuna. Suratlar. Complexion, makeup layer on top, revisited the eyes. These characters look new and they look great. All right. So our current pool, there's the 18 heads right there. But that wasn't enough. We need more. That is our new pool. Karışım güzeldi. Niye? Başka kim? Hani ya hangi saç? Tamam saç gözüküyor. Önceki şimdi. Ha yok şu insanlardan bahsediyorum ya. Bunlar. Ne inan abi ya. Baksana. See that center row? You get 9 females and 9 males. And now we're going to be getting all these characters. It's for Squadron and the Persistent Universe. How do we do it? Well, we partnered with Clear Angle over in Pinewood, London. And they have this thing called the Clear Angle Dorothy Scanner. Bunları roadmap'te bulamazsın çünkü daha çok Progress Track'da bunları anlatıyorlar ve bunlar aslında Progress Track'da geçiyordu. Hepsi değil, bazı şeyleri gizli tuttular veya isimleri çoğu var ama bazı şeylerde isimleri de tam anlaşılmıyordu yani ne demek istediğini bilinmiyordu. Progress Track'da vardı bunlar ama roadmap'te bitince oraya ekliyorlar. Average of 4 scan actors per day now. We used to be doing 1. What this means to you is we can get you characters faster. We can get you new heads faster. Polarized image data resulted in improved spec, blah, blah, blah. Those are awesome texture maps that we could put on the head. That way we could render them, make them look really good. Photogrammetry captured in raw images at 8K texture map resolutions. Hyper accurate scan results. Now, close your eyes if you're a little sensitive to light. This is the process we use to get the pictures, to build the photogrammetry, to calibrate the cameras. Abi resmen dalga geçmişler gacıyla ya. All right. Başka biri yok bir dakika. So we got some characters here on the screen. Those are all built using all these things that I briefly mentioned. I want to talk to you a little bit about skin tone though. Ya şu ablayı alın şuradan. Skin tone's tricky. Because we want to apply it. We want to be able to customize it. We want you to have the ability to do whatever you want. So what you see is some really weird looking characters. We see a head with some yellow. Yellow's good in this case. What we're trying to do is we're trying to find the average skin color. Once we find the average skin color, we can figure out what that skin tone is, and then we can apply it. The blue means it's further away from the average skin tone.
So when you apply your skin tone, it has less influence, keeping those high details, keeping the color, the blemishes, the imperfections. That middle one, that whitehead, that's where we get once we've extracted the data. It's now ready to apply the skin tone, which you see at the end. Ya bunu şey gibi düşünün, template gibi düşünün. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bak orada renk şeması tutuyor. Ona göre tonunu alıyorlar. Cilt tonunu. Kalibre ediyor herhalde orada fotoğrafı. Ablaya bak ölecek. Ama o kadar gerçekçi duruyor ki yani resime bakıyorum, karaktere bakıyorum yani acayip so şey. here's a little more detail what I'm talking Benzerlik var yani. We knew that we were going to get a pull for these heads, this pool of all these different awesome shapes, noses, ears, lips. But now, with what we're doing currently, you can see that we have calibrated all of Artık our Squadron 42'ye bir şey eklenmiyor çünkü oyun bitti. Yani o seviyeye geldiler. Onu söyledi Chris Roberts. Şimdi tam tersi oluyor. Squadron 42'deki hazır olan şeyleri artık Star Citizen'e aktaracaklar. Ve başladılar yani. And that value translates into a skin tone. And that skin tone translates into a chart that you can customize your character with. And what's great about this is as we grow our pool and we get more heads, we get more skin tones. So our skin tones aren't based on, you know, Abi onu geçen kaç hafta önce söyledi işte Chris Roberts kendisi söyledi. Spectrum'da söyledi. Artık dedi biz Squadron 42'yi oradaki bütün feature'ları oyuna yani Star Citizen'e eklemeye başladık diyor. Öyleyse o zaman oyun bitti. Ve zaten 3.22 patch'te yeni şeyler eklenecek. Mesela onlar Squadron 42'den geliyor. Bu ara bu da çok gerçekçi duruyor. Here's a couple more characters that I put together with this stuff. Deniz hoş geldin Deniz. And here's what's great about that. I did that with our brand new character creator, character customizer for Squadron 42. Al işte. Bunu Squadron 42'deki karakter customization ile yaptım diyor. Which will also be applied to the persistent universe, so all heads spoiler are in the verse. Spoiler yani belli zaten orada. Benim için spoiler değil açıkçası yani. Adından ne yaptın Ali? Using the hair, using the skin, using the heads. And I did that all with the new character creator. And here to show you that if the live demo of the character creator, 3.22'de yeni şeyler eklenecek. O yeni eklenen şeyler Squadron 42'den ekleniyor. Yani oradan alıp oyuna ekliyorlar. 3.22 değil. Arkadaş yazmış 3.20.2 de o değil. 3.22. Benim dediğim şey 3.22. Ya da o başka bir şey mi? Başka bir konu mu? So, I want to welcome you to the Biotic Corp Calliope machine. Bazıları 3.22'de gelecek beyler. Bazı şeyler evet. Dün gösterilen bazı şeyler mesela bu sis olayı veya işte Microtech'in o ağaçları mesela density. Ama güzel duruyor. Herkese gelir mi şu ince kol? Yok bana bir ton gelmiyor şu an. So we're going to start in right away. Now you might recall how the character creator currently works. Bak. You would have a whole bunch of source heads from our DNA pool. Bu Squadron 42'nin şeysi. Character customization'ı galiba. Depending on how much you wanted that certain facial shape. Now, this was pretty good, but it's not the most intuitive of systems. So instead, what we wanted to come up with was a much more intuitive way to control this. And what we've now introduced is sculpting mode. Ya abi. Şurada var ya karakter creation'ı önemseyenler burada rahat 3 gün geçirir ben size. So, it's quite interesting to know what's going on behind the scenes, and this wasn't an easy problem to solve, but our animation programmers and tech artists and everybody came together, and they figured out a way to basically make it so that from the DNA pool, we're making a selection based on what you want out of it. So it's going on between all the different options. Now, I'm going to start making some changes here right away. So I want to wind up the nose. Her zaman oynadım. You can see that it's all very intuitive, it's fast to use. I'm going to make the lips a little bit bigger Ali here. bu sana benziyor değil mi?
There we go, something like that. Bana mı? I think that looks pretty Evet good. sanki. Çok I'm boyut gonna adjust the cloud here, maybe make a little bit of a heavier Yok bir brow. fotonu görmüştüm sanki biraz sana benziyor Now bu. we can adjust the eye shape. We can go more Ya burnu biraz almond kalın eyes, oldu go şimdi. more oval, Burun we can çok have a geniş. heavy lid. You know, I can find a whole bunch of different Anası options Asyalı within babası here. Afrikalı gibi oldu biraz ya. Aynen öyle. Yani burnu biraz evet. So here we're starting to look pretty good. I want to give him a little bit Of. more of a hero chin. Ama Ama gözler böyle benziyor bir herhalde. şey de hiçbir oyunda I'm yok herhalde liking değil mi? that. Böyle bir Yok. Var ama bu Cool. kadar All right, detaylı değil. So not to spend too much Onu time diyor on zaten. that, I want to show you some of the Elle other features. yapıyorsun And yani. speaking of Onlarda features, tamam seçenek tamam sunuyor. çene mene skin yapıyorsun. tone. O işte So Aynen. elmacık finally, you're yapıyorsun not da just bu selecting a preset çekip skin tone. uzatıyorsun istediğin Çekme gibi. You olayı can yok. move through the whole gamut of the lookup table, and this is melanin and hemoglobin at the same time. Abi bu şey character customization puan yani gerçekten. Plus. So at the very top of it, I've got Bu- a texture slider. So instead of the whole head sort of Eğer selection, bunu we can seviyorsan, go character between all the different customization'ı textures. seviyorsan Now, yani bu like tam Forrest sana göre. mentioned, we're going to have 30 of these for one body type and 30 for the other body type. So here I'm kind of like in... Tekstür dedi what am I sakal like? makal Oh, herhalde I %2 like- şey. yeah. Sakal demeyeyim de kimi sakal. Şu an şey gördüğümüz So here, bak and I'm o just kısmı gonna set a kapmadım skin çünkü tone that I konuşuruz kinda ara like. bir kaçırıyorum. Yaz daha Citizen'e böyle eklenecek All right. So the next step ya da in Squad'un our yani skin tone Squad'un is the 42'de complexion. Squad'un 42 And modeli complexion, ve we've bu böyle added Star Citizen'e freckles. gelecek. Büyük ihtimal böyle gelecektir direkt. Aynen böyle gelecek ben de O tahmin zaman ediyorum. beyler şu an squadron'u Zaten izliyorsunuz. adamlar zaten yapmış So yani here I'm just böyle blending gelmeyecek de in nasıl and I'm gelecek? blending out the amount of freckles. Now I've Değil mi? cranked it all the way to the top just so you Değiştirirler guys can bunları. see it. İşleri belli But olmaz. for my character here, I'm going to keep it kind of subtle, like this, but quite a few of them, something like that. We've also got sunspots. ne? Now Bu this is, bouncing you know, yoksa a little more olmaz weathered diyor. skin will give this sort of look. And we've got a whole Tabii bunch ki. of different blemish masks planned for you guys. Whether that's sunspots or liver spots or anything to that effect. Now I'm going to give this Şimdi guy kind benim of a dediğim şu weathered bir de look biliyor musun? because Hani I think single the skin player tone looks oyunu pretty cool için like that. mesela o kadar uğraşmam. Yeah, I'm Çünkü digging that. zaten beni başka bir oyuncu All right, görmüyor. so next up, Ama beni başka bir oyuncu eyes. görüyorsa yani So no İlan abi sen longer do we uğraşmaz have mısın? the Hani green and the tipin biraz brown, düzgün just olsun the istersin full değil mi? Hani selection. You've got a karizmatik full olmak RGB istersin. chart of what you Ne wanna bileyim. select. So Ya da if you senin wanna have hayal bright ettiğin green bir eyes, karakterin if var you belki wanna have kafanda hazel onun gibi eyes, gözünlük. if you wanna have blue eyes, if you Kadir wanna have inanır gibi these değil mi? eyes. Bunlar This is all very, olmazsa olmaz. Ona ben very nice. kabulüm So yani again, ama we ben can en go başta with dedim deep ki browns. en başta We can eğer go with sort of a tarih steely blue, verecekseniz which I'm tarihi kinda verin. digging for this Bunları skin tone. oturup sabaha kadar izleyelim yani. I quite like that. Ulan Sıkıntı Master değil. That's cool. Doğru. Ama bir de şey düşünsene burada seçtiğin yaptığın karakter gerçekten sadece bir kere olacak galiba oyunda. Çünkü Abi çok zaten- çok varyasyonlar var yani birisi senin gibi yapmasını imkansız bir şey gibi. Abi zaten bak biz Star Citizen nedir o 10 yıldır. Ben 2012'den beri bunu takip ediyorum yani. Şimdi şeyi zaten her şey üst düzey. Yani hiç oyunlarda görmediğimiz şeyler. Zaten bu biz bu düzeydeyiz zaten. Onun için bunlar beni çok etkilemiyor artık. Yani bunlar Star'dan çıkacak mevzular. Hmm. Artık Zaten o biz- beklenti var yani diyorsun. Yani var abi da yani biz zaten buradayız. Bir şeyimiz yok. Şunlar inan beni etkilemiyor. Çünkü yapacak adamlar bunlar yaparlar. Ama bunlar yaparlar diyorsun ya ama öte yandan sanki şeymiş gibi hani kolaymış gibi oluyor sanki. Hani öyle biraz. Hani bunun yapması belki kaç sene aldı. Onu da takdir etmek lazım aslında. Öyle değil mi? Ama işte Yoksa bizim şeyimiz çok yüksek mi acaba? Allah razı olsun. Oha. Abi bunu en son göstermezsin ya. You want your handlebar? You got your handlebar. All right. So we've got all the different beard types. Yo that you could want, and we're hype gonna daha add da iyi as many hype as you gelir. guys Hype'ı really kaybetmeyiz want. ki. So I'm Yani bir kind of tarih digging the verse full beard for this guy. önemli bir şeyler çıksa onda hiç hype Yeah, daha I'm da digging the full yükselir beard yani. for this guy. Daha keyifli olur Even izlemek. further to that, we've got Uzun sakal eyebrow yok mu? selection, which is, I mean, Çok you uzun could go yok with no kanka. eyebrows. Böyle That's a very real. bağlayacağım uzunlukta. You could have bushy Sen o ones. şey You can gibi have olmuş. a little bit Valhalla'daki more, sakal you gibi know, istiyorum. Aynen, normal aynen. kind of straightforward Tamam. ones. O muazzam olur. But it was mentioned before during the hair and with Forrest's discussion that we've got the hair dye as well. So with the hair dye, you can affect all the hair at once. And right now, I've got all selected. So I can go through the gamut of all the different hairs, melanin,
that you can set. So here I'm just going to darken it up a little bit. And if I wanted to dye the facial hair, I could just dye the facial hair all by itself. Setting a dye color here. Ne zaman geçecek bunlar bir sonraki şeye ya? But in the end, I'm really digging the jet black on this. Diğer panele mi diyorsun? So I'm gonna frost these tips a little bit. I think that's gonna look kind of Ama cool. yine de çok kaliteli bir şekilde bence sunuyorlar şu an. Ben keyif alıyorum. Yani bu adam zaten bir şey yaptığında çok iyi yapıyor ya. Yani yaptığı şey çok iyi ama. Evet. Çünkü Başka şeyleri daha çok merak ediyorum. Evet, başka şeyleri ben de daha çok merak ediyorum ama. Life in the first Bu da person fena yani. değil. First person'da çok eksiğimiz var. Onları dolduracak şeyler anlatacak. Abi şimdi şey de var. Mesela şu an oyundaki karakterler üstün körü koyulmuş. Bunlar artık daha finalin şeyi yani. Bunlar GTA'da var diyor. Yani bu seviyede var mı? GTA'da var diyor. Yani GTA en son ne zaman çıktı? GTA 5'te yok ya abi. GTA 5'te karakter customization yok ki. Chat'e soruyorum ya, belki chat var mı GTA'da böyle bir şey? Online'da var. Bu seviyede olmasa bile var demek ama bence doğru değil. Çünkü tabii ki her oyunda karakter customization'ı var sonuçta yani. You might think it looks a little off or so, but I don't know. We're gonna get there. Let's make some changes here. Gonna adjust the bridge of the nose, maybe a little bit of the cheekbones here. Ne oldu lan bu aralar, değişik bir şey oldu. Maybe a little extreme. Kemikleri biraz something like that. And I'll make the lips a little bit smaller here, and I'm gonna lengthen that chin for a little more of a triangle kind of face here. So you can see, you can tweak to your heart's content. You can spend a lot of time doing this. And I don't really like the brows. I like a little bit softer of a brow for this particular character. And that's looking pretty good to me, actually. So next, just like we did before, we go into features. We can do the skin tone. I'm going to select a certain texture here, just because we gotta get going on time. Ay hadi geç kaldın ya. Ama bu gerçekten çok şey ya. Gerçekçi duruyor değil bence. Acayip. Yani final şeyi var belli yani. Finali yapmışlar. And I kind of like a real freckled appearance on this particular character. And I'm going to turn down the sunspots. So we move forward to the eye color again. Ooh, I'm really digging the green. Yeah. Adama bak ne. And we get Nasıl to bir the kadın makeup. oluşturdu? Now this is where I wanted to spend more time. Now, I'm arguably not very good at this. But I will do my absolute best to show you guys how you can Kılın oynaması, hareket etmesi o kadar. So first is the eyeliner. So the eyeliner we can do any Ama işte bizim konuştuğumuz şirket Cloud Imperium Games, adamlar her konuda şey yapmak istiyorlar. Çılgın bir şey yapmaya çalışıyorlar. Abi bir kere BDO'da böyle var diyorlar da BDO'dakini açtım baktım alakası bile yok. BDO bahçeli boyası. Millet nasıl ona... Var onda var diyorlar da ben açtım baktım alakası yok yani. What I've had good success in doing is kind of having it cranked, and then I just pull it back to a little more of a natural blend, something to this effect here. Next is the lips. We can do the exact same stuff on the lips. Now what we have is a whole bunch of different makeup masks, and you've got three different channels within those masks. So basically three different colors that are affecting different areas of it. Now for the lips, we can go with the same sort of theme if we want. Yani bu şu anki karakter customization başka bir oyunda var mı yok mu onu sormuştum ben. Yani bu seviyede elbette her oyunda bir karakter customization var da bu seviyede var mı? Sanmıyorum. Yani fanboylukla biraz var yani, onda şey yapmayız yani. Yani Star'ın burada şeyini CitizenCon'u izliyorsak seviyoruzdur yani. Yani CitizenCon'da aynen o da var yani. I think we're good. I have no business doing that, that's for sure. Same thing on the hair again. We've got a whole bunch of different hairstyles. These will all be shared between Doğru, bu şu an oyunda değil. Zaten CitizenCon'un amacı bu. Yani oyuna eklenecek şeyleri gösteriyorlar. We've got the slick back kind of look. Yani adamlar çalıştı. Birkaç sene bunun üzerine çalışmalar yaptılar. Onları şimdi bize gösteriyorlar işte. İşte biz bunu başardık diyorlar.
Ve oyuna ekleyeceğiz diyorlar. Yani konu bu. So cool. Now, again, we're fully inclusive here, Ha bak Mustafa sen hep böyle seçiyorsun. Aynen. Hep bu saç modelleri seçiyorsun. Buna geçer mi ne sanki? Bak. Çok çirkin yaptık adını ya. APB ne oluyor? Hangi oyun? Sonra bakacağım ben. Something in the darker range. I'm gonna turn that down. I like the nice jet black. Look at the makeup bounce out. That looks cool. I'm gonna turn Oyuna ne kadar çalışabilecek? Yani çalışmasa eklemezler bunu. Yani onu düşündüler galiba. There we go. And then I'm gonna give it a bit of a fall off. Oyunun sıkıntısı server mevzusu. Server mevzusu da yani oyun başlamadan şey yapmayacaklar yani. So let's see that in action. Baksana. Server düzenli oldu mu oyun çalışıyor yani aslında. Wow. Sıkıntı değil. Şaka maka gerçekten şuraya baksana. So now Şey bile yani yani şey yok. Nasıl desem? Template seçmiyorsun. Hani hazır bir skin seçmiyorsun. Kendin resmen her şeyi kendin ayarlıyorsun. You know, I'm really lucky to be able to sit in front of this, and again, it was a huge amount of work from tech art, engineering, designers, and specifically the squadron feature team that has done all this work. And one of the cool things to note is that we use this now internally as a tool. APB Reloaded dedi yani. Onda var böyle. Evet. Onda da bir de böyle ama adam bu kadar detaylı mı bilmiyorum. Ama BDO'dakine göre daha buna benziyor. APB Reloaded daha yakın. Cool. And this gives you cool looking characters. Thanks a lot, guys. Ya tövbe estağfurullah. Bu ne yapıyor ya? Bu ne ya? It works. All right, we're behind on schedule. So let's welcome the life of the Arkeni first person %100 crew. katılıyorum. Ben Take it de away. çıkış I'll tarihi be here. istiyorum. I'm busy. Kesin. Ya bir dur oğlum. Dünkü CitizenCon'u izlemediyseniz şu an bu şeyi anlamıyorsunuz. Hello everyone. Evet YouTube'a atmayı düşünüyorum. Aynen. Too early? Melih. No. It's a real pleasure to be here at CitizenCon in person. I've had so much fun. Thank you all. But my name is Jens. I'm here from Manchester. I'm going to talk to you about some improvements. Alman da bu. So we're going to start in Zero G, where we've been rebuilding the EVA experience. Almansa Almanlar savaştan iyi anlar. Aha. So the first thing you should see is that we've made the exit from gravity less disorientating. Tercümanlık istiyorlar Halim. We're gonna face plant. We made it. Alright, so we made the re-entry much Yani more forgiving. bu EVA olayını geçen sene de gösterdiler ama biraz daha düzeldi, polish oldu. Baksanıza. Yüzmek gibi bir şey olmuş bu ya. Aynen. Biraz garip. Objeklere yanaşınca ya görüyorsunuz zaten, anlatmama gerek yok ama işte çekimden dolayı. O niye öyle biliyor musun? Hani önceden dönerken başımız dönüyordu lan, nerede bu diye falan. O olmasın diye, disorientate olma diye. Öyle dönüyorsun. Bir de EVA'lerin yakıtı olacak. O yakıt biterse o zaman kalıyorsun, ortada kalıyorsun. O yüzden her zaman EVA'ni değil de kendi işte ayağını, kollarını falan, elini kullanırsan avantajlı olabilir yani. Ve sürgünme geldi diye biliyorum. Hani arkadaki şeye baksanıza, arkadaki şeye, görüntüye bir bakın. Milletin gemisini nasıl örümcek gibi yapışıyor, evet. Thank you very much. Umarım düzgün çalışır. So now prone Arada bir şey gözüküyor. has long been a problem motion set for us, right? But taking these EVA posing solutions we saw. Evet, bu yere yatma olayı da var galiba, onu değiştirdiler. Without any lateral translation, so we're not rotating around the hips anymore, and it allows you to aim much better. We're also not moving the body, so we don't need to worry about the external collisions anymore. Right? We're not going to get pushed around. Mesela bunu az önceki şey değil de bunda mesela şeyde var. Tom Clancy
Pro'nun bir oyunu vardı. Neydi ya? Prone Onda isn't var all mesela. about looking Aynen. around. Abi her oyunda bulabilirsin bazı şeyleri ama ilginç olan Star And Citizen'de here we put in a new yani creation style. bir So this is FPS all oyunu about değil letting sonuçta you aslında have uzay control in simülasyonu narrow, ama small adamlar spaces, baksana ne smaller kadar than this. detaylı bir şekilde şey yapıyorlar. We're gonna be able to Yani her push around the oyundaki en iyi corners, olanı gonna alıp go run ekliyorlar tight mı ne bends, yapıyorlarsa artık and we're gonna be bilmiyorum. able to reliably go up and down slopes. And this is where Prone led the way. So we then took this and we put it into the EVA. So if I turn off gravity here, which I'm not going to do, but if I Bizimkiler buraya did, şeye gelmiş. the Bu EVA would bunda have been var. able to Şu bu traverse the oyunda var. exact same Bu place. oyunda var demeye And by geliyor. having these Yani motions var. so Star'da similar, yoktu we can ama exchange iş olacak success işte between Star'da. Başka oyunlardan da alıyorlar zaten. İlham da alıyorlar ama alıyorlar daha iyi yapıyorlar veya like the water will dediğim show. gibi mesela Battlefield veya Call of Duty'de bazı şeyler harika We might be able to take you ama swimming onlar there one zaten day. So o oyuna odaklanmışlar. Yani o kategoriye odaklanmışlar. FPS okay, oyunları we're gonna yapıyorlar. move from the horizontal to the vertical. So with ladders, we put in some new subtle and significant improvements. So we got midpoint markups that lets you enter the ladder at anywhere. We're gonna let you look around so you can do 360s. Bunlar We're gonna let you lean on the 12 ay ladders içinde so that you can eklenecek. avoid aynen 12 ay obstacles içinde and peek around eklenecek hepsi. corners. And this all got a full new animation set. It looks amazing, especially with all this beautiful star cloth. You know, you got both the hood and the cape there. It looks amazing. Okay, so with combat, we wanted to add more speed to the encounters. So what we've done is we've removed the weapon penalty, so you can move at the same speed with and without the weapon out. We've reduced the inertia, so you're going to be able to push up to your desired speed faster. And this is already in 320 and 321, and we got more things like this to come. Right, so I didn't just want to talk about improvements. I've hinted at swimming, but I'm going to show you a different feature, right? So, sliding. So, with the power slide, you inject a burst of speed. Evet Kubira. Yani teknik şeyler ekleniyor işte yavaş yavaş. Geriye content kalıyor işte. O zaman sadece content'e odaklanacaklar. It doesn't come for free. You know, you're sprinting, that's going to cost you stamina. You're sliding, that's going to add some stamina cost. And when I do it back to back like this, my heart rate is just pumping. Takip için sağ ol, hoş geldin. You can't just slide your whole way from the half Aleykümselam. to the spaceport. Galiba biraz fazla gibi sanki. Çok kayıp. Okay, so another thing that is really important to us is that with the slide, it's a short duration, but we want interactivity as soon as possible. And that's true for all our motion sets. We're going to go through all of them and give you interactivity. So with the slide, we want you to be able to aim around as soon as possible. The moment you hit the ground, you're going to be able to aim around, all right? And the direction is locked, so if I was to slide from one end of the stage to the other, I would be sliding this way, but I'd be looking this way, right? And look at you guys, hey. But while I'm sliding, I can hip fire. And as I come out in the exit, I can ADS, I can lean. I could go back to sprint right away, so I could do back-to-back Bu bura sanki fazla olmuş ama gerçekten Apex gibi oldu. Okay, so moving beyond aynen. traversal. Herkes kayıp duracak belli. I want to talk about new hazard. Now you saw this yesterday in the UI demo. Mr. Dinomo, aleykümselam, hoş geldin. Battlefield'de de vardı ama yani. Çok da şey değil. Can you press the button? Bu kadar kaymıyor bende ya. That's it. Biraz fazla geliyor. Okay, radiation. Right. So radiation for that it's a new digital active status system. Server optimizasyonla ilgili söylüyorlar da sen anlamıyorsun galiba. Dün takip etmedin galiba. If you have a directional source, it's based on your body surface and your distance to that source. Şu an server optimizasyonu her patch'ten patch'e daha iyi oldu. Bilmiyorum farkında mısın değil misin? And then on the left, we have an icon that has a shield around it. Now, that shield works in two ways. Right? First of all, it comes from your outfit, so depending on what you're wearing, you're going to have a better or less accurate shield, right? Ne anlatmaya çalışıyor? It has a threshold. As long as your radiation doesn't exceed the threshold, the shield will hold true. Benim anlamadım. Millet Squadron 42 umurunda değil diyor. Sonra Squadron 42 tarih versinler diyor. Shield starts peeling off. When the radiation gets higher, the shield will peel off. And you know the radiation sickness kicks in right at the end of the video here, and my health just deteriorates. Super. Oynamayacağımızdan değil, alacağım. Oyun alır, oynarım yeah, da that's ama not great. önceliğim o değil yani. Okay, so we're gonna see some more radiation in the next section. So I would like to welcome Inesh up on the stage. Thank you very much, everyone.
Why are we showing that? Okay. Hello everyone, my name is Ines and I'm a Evet, biraz gameplay göreceğiz galiba. And I'm here today to tell you all about thank you. And I'm here today to tell you all about the features we've been working on to improve the player interaction experience with the physical objects in the world. So let me start by telling you what we've made to make it easy for you to identify and interact with these objects in the world. We have introduced the new interaction prompts, which are AR cards that appear over the objects as the player gets near them. These, combining with scanning, will help the player to easily identify the interactable objects in the scene. Evet, mesela bunlar da Squadron 42'den alınmış. Şu ana kadar gördüğümüz her şey Squadron 42'de yapıldıklarının hepsini yeniden gösteriyorlar. Hani bitti diye artık gelecek diye. Bence benim anladığım kadarıyla 12 ay içinde gelecek ya bu gösterdikleri. Evet. Bu gösterdiklerin hepsi de Squadron'dan gelmesi. O zaman Squadron 12 ay içinde çıkacak. Bazıları diyor ya 2024. 2024 sonu. 2023'te çıkmaz daha beklemeyin zaten sene bitti anasını. Yok 2023'te. Oyun satışta bile değil yani. O yüzden değil çünkü aslında diyorlar şöyle diyorlar. CitizenCon'da yine tanıtacaklar, release date verecekler ve yine satacaklar. Abi ondan sonra başlar artık. Ama yani yıl sonuna mümkün değil. So this is our new interaction wheel. It will be focusing on the item. And you can see that up to 2 of the interactions have a star icon. So this is related to another system that you are bringing to you that we call in the default item actions. So this allows us to have a primary interaction, that's the one that shows on the prompt, and a secondary interaction. So these are default actions that you can easily trigger using shortcuts. So these actions will change based on the combination of the item, the player, and the environment state. And although designers do choose the default actions that we bring to you, you are fully able to customize them to fit your preferences and playing style. So let's take a look at this in action. Here you can see the prompts that change depending on your focus. So let's bring up the wheel. Alabileceğimiz şeyleri direkt zaten bir button'ı çıkıyor yani. Okey. Elimize almadan direkt Inspect Store veya Carry diyebiliyoruz. Şu an öyle değil mesela. Şu an Primary'yi inspect ayarlayınca bak F'in üstünde inspect çıkıyor. F'e basılı tutunca alıp direkt inspectliyor. Direkt öyle aynen hotkey koyuyorsun yani. Güzel ya. Yani her şeye F ile bir şeyler tıklamak bazen kanser oluyor. So I've shown you features that improve the readability and easiness of interacting with the objects in the world. But the other part of our focus was to bridge the disconnection between the player and the object you are interacting with. In a fully physicalized world that we want to provide you, a tactile experience is very important to sell the experience. So we've introduced a new system that allows us to play animations on the player of actually reaching out and physically touch the objects in the world. Görüntünün Squadron'dan olma ihtimali çok yüksek. Aynen. So our main goal was to give you a better immersion, but at the same time minimizing the friction and the control we take away from you. So this really was an exercise between code, design, and animation to give you the best experience possible. Let's see some of this in action. And you know, pressing buttons has never been so satisfying and fun. I don't know, I just kind of like go. Kadın bayağı heyecan yaptı. Bayağı anormal heyecan yaptı. Benim kriz harbiden millet de şey duysun coşuyorlar ama. Öyle şimdi böyle gitti mi? Oo silah. Silahın şeyi de değişti gördün mü? Hissiyat çok iyi ya. Hissiyatı falan, aim'i falan komple değiştirmişler. Aynen geçen dün gösterdiler ya. So usables are objects that have existed bunlar in hep our game for a Squadron'dan very işte. long Bu time. Squadron'a görev yapacak. Designers Bilmem ne have yapacak. had a variety of tools to build this really interesting and complex How to build more sequences for complex the AI. interactions. But up until now, what we could do for the player was very limited.
So this past year, we've been building up our tools that provided for designers, that designers could build these really interactive experiences but for the player. And the advantage of using the usable system is that anything that the player would be able to do, the AI will also be able to do. So let's have a look at a simple demo that one of our designers Eski hali put daha together iyiydi diyor to see birisi. what we can now achieve. Eski halinde bir şey yok ki. So the player has to Oh. go forward and can't go forward because of the toxic water. So Efekt, we have to go over to the valve efekt to de turn off güzelmiş the ama. ha. water. So before we could maybe play a simple Okay. animation when you interacted, but now designers can give çok full animasyon manual inşallah. control to you. So you, by pressing the specific Bunlar inputs, şey işte you kanka, will be Squadron driving the böyle. system. So, but this is not Ha, enough. onun We needed to içindeki. be able to give designers a serverda way bunlar to pek düzgün translate çalışacağını what the player sanmıyorum. Bu is kadar currently mesela. doing and affect Niye? other Çalışması objects ki. in the world in a specific Bug'lı way. çalışıyordu mesela So this is şeydeki what is falan. happening here. As the Gemiye player is binerken turning the valve, is Abi controlling server the flow of the değil ki water yani. that's Normal coming from the yani. pipes. Server normal And what değil. should happen when the player is no longer in control? Do we want to keep the state, revert Koltuğa back to the oturuyordum, initial koltuğa one, or bir anda maybe trigger yapışıyordu ya something da else sert bir şekilde altogether? oturuyordum. Well, it's up to designers to Server'da her define zaman en iyi the çalıştığı type of zaman experience serverda they want to kimsenin bring olmadığı to you. zaman işte. Tabii canım yani. So, Şey oldu bakıyorsun oyun çalışıyor yani o zaman. Finally, turn off the water. Bu oyunun en büyük sıkıntısı şey yani. Server'ı hallettiler over mi before that. şekle gider. Yukarıda sol tarafta yine harita gözüküyor. Yeni harita. And then see another small example. Ya minimap çok lazım ya. Çok iyi. So yeah, you'll see another small example where you won't be able to open the door by a press of a button, but you have to manually interact Ya with da that lazım pump ya. and Şey attı, manually ping attı. open it. So you'll have to time your inputs to slowly open Ping the atınca door. interactable itemler ortaya çıkıyor sanırım. Taste of the level of interactivity that we can now have with these objects. We had really nice results for Squadron, for the mess hall line, and you know, I can't wait to see what the PU designers will create and bring Yeah, up she to loves your it. hands. Thank you. Okay, let's quickly talk about kiosks and terminals. And let's Evet, be bu honest, çok it's önemli really çünkü hard to bence interact and get şu a anki good view of these ones. yöntem çok şey ya. Sinir bozucu shop terminaller. We've created a new focus mode that will walk the player to perfectly align with the kiosks. New So we can focus better mode diyor. perfectly frame the screen on the viewport. At this point, the interactive screen will steal the input focus until you actively chooses to leave. So let's take a look at this in action. And look at that. When you trigger it, and like. Karakter pozisyonunu ayarlıyor şeye. Yeah, so this is a very small quality of life improvement, but it will make it much easier for you to interact with its kiosks. Okey. Ufak bir şey ama gerekli olan bir şey. So finally, let's talk about looting. This is our new looting screen. It's not replacing the inventory, but it will be used when you're looting a body Yeni looting screen diyor. that you find in the world. It was Güzel, specifically daha da designed to şey, improve this anlaşılır. experience. So since looting is a common action during FPS combat, especially if you haven't fully prepared ahead, we wanted to make it as easier and quick as possible. So you could Tamam, spend the Escape from minimum tarzı amount oyunlardan of time çalmışlar to sanki. grab any items you need from your target. Çalmışlar derken ilham aldılar desen. Escape from Tarkov'un neresi böyle ama? Ya böyle sıralı ya her şey. Silahlar bir yerde, magazinler bir yerde. Alakası yok ama. Escape from Tarkov'da direkt adamın vücudunu görüyor. Vücut üzerinde. Tamam işte hepsi de sıralı duruyordu. Hayır, vücut çekti var. Göğsünde armoru var. Alt altta silah var. Üstte kask var. Öyle yani. Daha değişik. Bakmam lazım. Yok, bu envanter değil. Sadece loot ekranı oluyor. You can hover, if you hover the different widgets, you'll see a tooltip that with the different quick actions you can do. You can just simple press. Tutlama daha kolay olmuş, daha anlaşılır olmuş yani. Güzel. So yeah, you can quickly press to just equip or swap. You can even use your mouse wheel if you want to change the target. You can Inventory'deki %38 mesela %6 falan yazıyor. O ne? Really quick Doluluk oranı mı? And you'll see in a minute that we also can trigger oranıymış. ammo repooling. So this will grab all available ammo either from your target or from your inventory and will fill up the magazines in your loadout and get rid of any empty magazines.
So yeah, it's looking really good. Yeah, so it's looking really good, and I can't wait to see the final art. So that's all from me. So thank you so much for listening, and I hope you have a great time. Ablam canını sahnede vermeden indi sonunda ya. Right, hello everyone. For those who cannot remember, my name is Jens. And I'm now going to talk to you Az önce about gelmedin mi some ya? changes we made to our stealth gameplay. Evet, director yani o ekibi yöneten bu. O yüzden arada biri geliyor. Right, so takedowns is an important Bir part şey of diyeyim mi? our Şu an var ya stealth konuştukları her şey Squadron'la alakalı. Bir şey demeleri lazım gerçekten Squadron'la alakalı. Bence de. It's going to move you through different action Al, sets. bak. You're going to start out by struggling. Oh. You might fail. Zopayı yedi gider abi. Of course, this will added time and the extra noise you're making is really going to increase the risk of detection. You're going to get faster the more you do it. Seviyeler de varmış demek ki. Skill'ine biraz bağlı. Check this one out. So you're so fast you can barely see him do it, and then it guides the body to the floor, so it makes almost no noise. Right? Bu acemi. Mesela bunu başaramıyor, ses yapıyor ve ne oldu ya? Devam göstermeleri. Evet, Battlefield'de var bu. Bu herhalde her bir şey anlattıklarında şu oyunda var, şu oyunda var diye. We can do a more efficient takedown than maybe our skill level would have allowed. Ya benim anlamadığım abi benim saçma sapan bulduğum başka oyunlarda olduğunu söylüyorlar da bizim olay zaten Star'da olmaması yani. Star'da biz bunu yeni teknoloji diye seviniyoruz. Star'da yok böyle bir şey Star'a gelecek diye seviniyoruz. Okay, so in that last video we incapacitated that enemy a lot. I'm going to introduce you to a new weapon, a new item, sorry, and that's the restraints. So with the restraints, okay, let's take him down first. One more. Oh. Okay, so with the restraints, we're going to turn him over. We're going to cuff his hands. We're going to cuff his legs. Al işte sana Bounty Hunter gameplay. Aynen, Bounty Hunter. Tertemiz. Ne güzel. Kafese atıyorsun şimdi. Lan millet bunu başka bir şey için kullanmasın. Aa bak. Yüzüstü kelepçeleyecek sandım. Arkadan mı? And that way you should be easier to remain undetected and keep you in that stealth bubble. Yani now this is another thing we talked about in the UI SC'de çok eksik olan şeyi çok gösterdiler hani gelecek diye. Bayağı bir boşluk doldurur hani FPS gameplay'de falan. Bak şimdi ping'i dolduracaklar ve öyle ping atacaklar. Böyle yaparsan o zaman duvarın arkasında veya işte kasaların arkasında NPC'leri bile görebiliyorsun ama kendini biraz açığa veriyorsun o zaman. Baksana gemiyi bile gösteriyor. İlginç. There's a risk here, okay? So there's a charge up time, means you can't do it all the time. It's going to recharge slowly. You see the bar at the top slowly going down. Until that goes all the way down, I can't ping. I can't even do a short ping. And it's going to spike my emissions or my signature. So an enemy with the right equipment or tech level might discover me. Okay, so... Bastığında elektromanyetik dalga yayıyor etrafa. Büyük ihtimalle başka oyuncu senin o dalgalarını görebilecektir. Yerini... Evet, tespit edebiliyor, evet. We're going to expand this Wear mask, to okay. Other FPS items like your armor, your clothing, your helmets. In actual game, this would be triggered by weapon usage, right? So the more you fire your gun, the more one it's going to get. And this is going to affect its efficiency. It's going to affect its reliability, and it's going to reduce its resale value. Alem bu Tarkov'da da var. Each Tarkov'da da item var. is going to wear it at its own rate and persist at its own rate. So you could have a worn rifle. Arkadaşlar burada şey anlatıyorlar. İşte silahın işte silahlar da eskiyor. Eskiyince biraz da etki yapıyormuş silaha. Yani aiming azalıyor mesela veya satış değeri de azalıyor. Yani demek ki silahları da temizlememiz lazım veya ne bileyim. So here we're going to see a pristine Gemini pistol in the little window and a worn one in the big window. And you can see the visual effects. It's belching out smoke here because it's very worn, right? It's telling you, you know,
It's time to get this one changed. And you should be able to hear the audio as well. It's get growlier. Reload olayı Call of Duty'de var abi. Okay, on to some consequences. So Counter Strike'da da var. just it's not all visual, so we're gonna start with misfire. So the first thing that's gonna happen is you press the trigger, your gun doesn't fire. The second thing that happens in this video, bak al işte. You got. Harko'dan çalmışlar ya. I hope you guys know what's happening. So he goes and then he goes click. That's the bullet getting lodged in the chamber, right? So we gotta fix it. Ama So güzel yapmışlar. we're hitting the button, our enemy's firing on us. So you got some options, you don't have to fix it. Şey mi sıkıştı orada? Mermi sıkıştı galiba. You could use that new losing interface they Ines showed to Yani grab çok the better gun. devamlı sıkarsan o zaman malfunction oluyor. Tutukluk ha. Arıza veriyor. O yüzden sıkışıyor mermi. Onu öyle çıkarman gerekiyor. Okey. Yine silahın kalitesine bağlı olacak biraz. Bir de senin skilline de bağlı oluyor hele. Nasıl kullanıyorsun. O da önem kazanacak. But in the actual game, this would be based on your activities and the environment you're in. So if you're running around in a sandstorm, you're rolling in mud, you leave your gun outside from storage, it's going to accumulate dirt, and that's going to increase the rate at which it wears. So the dirtier your gun is, the faster it will wear out. And this is true for other biome accumulations, like frost. So let's take a look at this one as well. Bir yerdeki ızgara bizim evin önünde de var. Okay, so yeah, so in the future it's going to be really important that you keep your guns clean and repaired. I'm now going to welcome Zach on stage, and he's going to talk to you more about the FPS weapons. Thank you very much. İlan, Halim o zaman biri bizim mesela örnek veriyorum şeye katılmak için abi ben de FPS'e geleceğim. Silahına bakacağız ilk önce. Temiz mi değil mi? Yani onu kendisi bakması lazım. Çünkü Yok biraz... şey olarak hani silaha bakacaksın temiz değilse gelemezsin kardeşim. Yani. Ama işte beklenti şöyle olacak. FPS savaşlarına gidiyorsak o zaman herkes tabii ki bunları bilmesi lazım yani. Normalde. So, we made a new tool, and it allows us to show the violent nature of weapons while, creating greater weapon-to-weapon variety, So, and this new tool also integrates better with other systems. For example, you just saw like wear and dirt and things like that. And I'm extremely proud to show you the new weapon recall. Aha 3 tane şey var ha. So this is the old P4. It kind of falls a bit flat. You're not really getting that like oomph that you want, but you've probably shot this a million times. Eski şeysi. Now the new P4, it has these nice little bop downs, and you feel it getting close to the camera, and the overall aggression of the weapon is a lot more there. It feels a lot more visceral when you fire it. This new tool gives us granular control over the movements of the weapon. So essentially what we have in one of our tools now is almost an animation tool where we can control the rotation and the location of things. So this is the old PA SMG. This is a new one. And in general, it's bringing the house down now. Abonen için sağ ol. So recalls are just, in general, teşekkür ediyorum. Easier to tweak now. And they're a lot more impactful. Aynen, silahın tepmesini gösteriyorlar şimdi. Just far new, more and interesting ways. Cool. Arna. Okay. Thank you very much. Cheers. We also yeni silah beyler. have Yeni new silah isteyen procedural arkadaşlar. animation over our ADS. So previously, as if you play right now, you basically have a linear pose-to-pose transition. And sure, it's there, but now we layered some of this procedural stuff on top. So for example, if you have an SMG, it can come up a lot quicker, it can flick up, you feel really cool. LMGs can be a lot more heavy. So before it basically just do, move from pose to pose, but now we can keep it longer down here, bring it up slowly, and overall it just feels like you've got an LMG, or it feels like you've got an SMG. We're just using things like, ease in and ease outs, and just give more life to the overall weapon. Oh. There we go. And we also have new iron sights. So, sci-fi weapons are chonky. They're full of detail, they look really cool, but
a lot of that detail can potentially get in the way sometimes. So you've seen, this is a change to the Canlı, where we have raised the weapon sight and given what we call the target acquisition window more room to breathe. So if you're aiming at somebody, you can just generally see a lot more, so optics aren't a crutch anymore. So you can see this on the Ravager, and you can see this on the Custodian. Biraz daha minimalist şey yapmışlar. Now, weapon functionality changes. So as you imagine with the new recall tool, we're going to do a pass on all the existing weapons. They're going to look and feel great. But while we were looking at our weapons, we also realized that some things don't necessarily, align with their manufacturer, right? You look at something like a Gemini pistol. Now, Gemini overall, it's rule of cool. Like, that's what Gemini is supposed to be. So the LH86 pistol should be fully automatic, realistically. Alttaki reklam Twitch'ten geliyor. Onu yok edemiyorum ben. And as you can see, it goes ballistic when you fire it. The magazine count is also nasıl çekiyor? to allow Baksana, for that nasıl yukarı kayıyor. crazy feeling that the pistol gets. Cool. Bu ara benim en sevdiğim silah bu, biliyor musun? Hani el tabancası olarak. Right. Bu ne zamandan beri Moving otomatik on atış to ediyor our ya? new vault weapons. Uy, So, old. It's the other video. That's the optic one. There you go. Thank you. These are the Bak vault bu güzel weapons. abi, So, yani şu vault is primarily based sadece around dürbünle controlling the yaklaştırması heat of a iyi weapon. olmuş. These weapons have the potential to overheat. And if they overheat, you'll be unable to fire. Birileri lazer silah istedi. Al sana lazer silah işte. And they will enact differently. So some weapons will just basically be beams from the get-go. Some will go into beams. Basically, this one goes into a beam once it reaches a certain level of heat. And it's really fun because these are quite powerful weapons, and you basically want to manage the heat and keep it in that like ideal spot. Tabii abi içerimize elektronik silah alıp ateş etmedik yani. And scope improvements. Now this was shown yesterday, but I want to dig in a little bit more with this one. So, to get if anyone plays a modern FPS, they know the optics are just gorgeous now. In all modern shooters, they look fantastic. And as you can see, we have zoomed in optics in the center. So and then we have other things like parallax, like you see in real life, and they look gorgeous. And so in general, all our sights and scopes have been overhauled to be more realistic with things like parallax, pincushion distortion, and things you'd expect from having a scope in general. And it differs manufacturer to manufacturer, right? So some things are purely digital, some things are purely physical. So if you get hit by an EMP grenade, for example, we're using something like a television sight, like something like Cluey might have, then your optic would turn off. Right. Thank you. Cool. And weapons are ultimately as only good as they sound. Audio improvements, okay. But as you know, ses olayı da çok önemli bence. Audio propagation systems and just in general how guns sound. We've also switched out some noises and made them feel a lot more beefy. Biraz daha tok böyle sesler. Biraz şey gibi yani kafasındaki kaskın şeyini de veriyor yani. Kafada kask olduğunu hissediyorsun. Muffle yapıyor biraz böyle. Fantastic. I think all of California heard us there. So, backpack reloading. In real-life combat scenarios, you often grab magazines from other surplus areas. We want to simulate that in our game. So, to show you this, we have something called backpack reloading. If you run out of ammo in Star Citizen, you have to open a menu, put things on. It's a little bit clunky, it's a little bit awkward. So if you have magazines in your backpack, you will now be able to grab them at the price of a longer reload animation. Şu ana kadar gördüğüm en iyi feature. Evet yani çantana şey takabiliyorsun. Magazin takabiliyorsun yani mermi takabiliyorsun. Onu oradan alıyorsun. Onu gösteriyorlar şu an.
Çanta değil. Çantanın inventory için And oluyor yani. this has been shown, and it's been teased a little bit. Çantanın- The dynamic Direkt crosshair. çantanın içindeki inventory'den çekiyorum ben şarjörü. Dynamic Ama daha crosshair uzun or sürüyor üstünden crosshair almaya Tamam. göre. Üstten alsa Çantanın hemen inventory'si, evet. Onu demek If you istedim. have a look at this, Çok iyi this bir is şey our yani. new crosshair. It's a crosshair that Yani şu an has static oyunda iki stance is içine it's a crosshair açıp that 2 kere follows the tıklıyorsun, barrel of the takıyorsun ya, weapon o to see olay yok. exactly where a bullet is going to land. Aynen. And it's projected from the visor Çok using iyi yani. AR. Some visors won't have access to this crosshair, but some will use modified combat lenses. So if you don't want to use the crosshair, you can just use a different visor. As you can see, it works with recoil, and Her overall it visor'a just göre şey looks değişiyormuş gorgeous. Kaska göre. Cool. Cheers. And on to more data things. We're going to provide an improved PvE experience. The accuracy calculator for NPCs is coming over from Squadron 42. Some people have been playing it in the venue and here, and I've been harassing them, whoever's doing the hangar mission, to get their feedback, and it has been overwhelmingly positive. Halim bu arada We also have new bugün çok NPC fazla Squadron archetypes, 42 what lafı temporarily called the geçiyor. Juggernaut, which is basically a very high damage resistant Siyasi diyorum, enemy bugünkü who has an CitizenCon'da LMG or çok a fazla shotgun. Squadron As soon as they 42 see lafı you, they geçirdi fire, yani. they walk Aynen. up to you. Ama şeyden biraz şüpheleniyorum. And Acaba overall, it's been playing sonuna amazingly, doğru diyecekler ki and I'm really happy for you guys. işte biz Well, çok really Squadron excited for you 42'den guys to çok see how that malzeme gösterdik size. Neredeyse bitti oyun ve öyle kapatıp gidecek diye korkuyorum. This allows for more varied weapon balancing. You know, we can lay it into like sort of different aspects of the element more. It leads to higher skill ceiling and less unfair Çok deaths. tuvaletim geldi, gidemiyorum ya. It will no longer be a game of whoever shoots whoever first. Speaking of which, force reactions, Lazımlık we're yokmuş. reworking them. We're aware it's frustrating, and Olmam we are lazım going to rework the system to work beautifully. And we're also working some other highly requested PvP changes. I'm very happy to say a lot of this work has been dialed in. Squadron 42 is in a very good state, and we're bringing this to you soon. Now, over to the AI director, Fran, to share some exciting updates on combat AI. Evet. Bunu ben çok merak ediyorum şimdi. Combat AI. Çünkü şu an Star Citizen'de AI hiç doğru dürüst yani çalışmıyor. Çalışmıyor derken akıllı da davranmıyor aslında. Bakalım bu bize ne getirecek. So, what we're going to do today is to explore how all the work we've done for Squadron 42 is going to flow into the Star Citizen experience. So we wanted to make the AI presentation about how you guys are going to experience the tech and the features we have been working on. So from the player perspective, you've seen how many new opportunities you have. And now it's interesting to see how the NPC are going to react to that. Bence bir oyunda çok önemli bir şey bu, biliyor musun? Hani NPC'lerin davranışları. Where your actions matters, and the NPC you will find in the universe needs to have the same opportunities and same limitations that you have. So when we play a game, we want you to spend the time that feels memorable, that feels special, right? Something you can remember and talk about. So we want you to give you a challenge to overcome, but also a challenge that is fun and doesn't feel repetitive and boring. So when we look at FPS encounter, we want to build variety. We want to give the designers, like Zach, the ability to craft combat scenarios, not just to put NPC in the level. And we need to make sure that he can tweak something such that he can experience the unique play style and the play space that you have. So Star Citizen can benefit from tons of unique environments. So for those environments, we want you to have different type of fun. So what we look at today is some of the tools that they have to achieve this goal and bring the AI to the next level. So the first tool we're going to look at today is the NPC trait system. So we spoke about this in the past, and we have now available for designers the initial set of traits they can use to influence the behaviors. So those are some of the ones that are available to the designers. Today we're going to focus on the combat traits, because we have traits that also apply to the peaceful situation and the social environment, but those are the ones that influence NPCs during a combat scenario. And traits, you can imagine them as characteristics NPCs have or don't have. So through the usage, we can make sure the combat feels different from one encounter to another. Traits in tech-wise, are just traits and tags that we can apply to character instance, character classes,
but code can also apply them automatically based on specific rules. For example, if you see somebody with a rocket launcher, those will apply, an example, the sentry trait automatically, because those weapons are weapons that work well at range, so you want them to not push forwards to you. So they allow to block, or actually, they allow or they block specific section of the behaviors to run, but they also influence the likelihood of some logic to happen, or they modify the outcome of specific actions. So let's imagine we want to model a pirate faction, something that you can actually experience in the Pyro playground. So we want them to feel aggressive, but also not very trained. They are not very military. So how do we do it with the traits? We can start adding to this faction either the aggressive or reckless trait. Those are traits that increase the risky behaviors. So for example, fighting more in open space or expose themselves longer when they are in cover. We can then assign to some of those pirates the ignore fire obstruction trait. As you've seen, for example, in Chris Rain's presentation during the CTG demo, we have now destructible environment. So what the NPC will try to do is to keep shooting at the position the enemy has been hiding into. So you will see destroying environment, but you will also see them being less careful and managing their ammos. For others, we could use the undisciplined trigger finger trait. So this trait is, for example, meant to convey the inability to control their weapon when they are emotionally engaged in the fight. And what it will cause is them to trigger the weapon much longer compared, or also just a bit longer compared to what the behavior is asking. So being better at preserving their ammo means they will also run out of bullets much quicker. So this offers interesting opportunities for players because they can now shoot at them while they reload or while they scavenge the environment. Mola ne zaman? İyi bir soru. Panelden sonra olacak galiba. To define how character, faction, or encounter should feel. And designer can now create a wide variety of encounters for you guys to enjoy the game. Bu panelden sonra bir panel daha var, ondan sonra. Var mı bir tane daha? Bundan sonra mola var olacak sana. Okey, bir tane bunker görevi arkadaşlar Pyro'da. So this is imagine a infiltrate and destroy mission. Those guys are there defending the bunker. You need to take it over. You need to basically kill them all. You are now fighting against enemies that they defend the environment. So before we go to the next slide, imagine the same environment, very similar enemies, but different traits, same behavior. So now you are defending an environment and they are aggressive towards the environment. They want to take it. So what you will see Şimdi onlar size saldıracak, onu gösteriyor. Some equipped with, for example, shotgun and aggressive traits. Now they will push towards you. They will force you to take actions and to react to them. They reload. Some will cover up. Obviously, this is with God mode on, so Zach was not dying. So this is possible to set up with a tick of a box. But this is not just enemies, because in Star Citizen, we want you to hire your own crew members. And those crew members, those characters will have different personalities, different traits, different training level that they can build up. But when you look at their traits, we want you to see their strengths and their weaknesses so that you can pick the one that either match your playstyle or compensate your playstyle. So one good thing that we want to show you today is the medic. So there are some NPCs that can carry, obviously, med pants, but not everybody is able to use it well or wants to use it in a specific encounter. So we want to tweak this, and we have the medic trait. Here we combine a lot of the tech that we have spoken in the past, usable tech, behavior tech. And as Jens showed you, players now can just not only kill enemies, because before our NPCs would just die, but now you can take them down, you can restrain them. So the eye perception is to carry all this information about the different actor states. So he needs to know if he's down, but if he's still alive, or if it's just, somebody that you need to wake up.
So a medic in the regular combat flow can, when it's safe to do so, and at the right time, attempt to heal his mate that can be helped. So now you can imagine guard patrolling the environment, you take down a character, the guard finds this body on the ground. He doesn't know if he's alive or not. So he can go there, he can check it, check the pulse, see the state, and if he can be helped, he can basically execute the right healing process. If he needs a med pen, he will use the med pen. If he needs to shake him to wake him up, he will shake him up. And if he needs to unrestrain him, he will unrestrain him. And your crew members can also do the same with you. So if you are down in critical condition, they can come and help you out. We'll see now an example of this, where two factions are fighting. And you will see that at the right time, when the guy retreats, this guy can go there and heal his mate. AI'ler de birbirine kaldıracak. Nice. And obviously, he needs to pick up AI da artık kaldırıyor aynen. Ama ilginç olan saldıran kişi geri çekildi ya, o yüzden AI geri gitti ve arkadaşını orada medpen'le hayata geri getirdi. Bir de ammo management olayına girdik şimdi. Yani NPC'lerde şu an şey var, böyle sonsuz miktar mermi var. Böyle olmasını istemiyorlar. So NPC must properly use those items to fight, and the longer the engagement, the more likely it is they will run out of bullets and they will have to scavenge the environment. How do they do that? It's through the NPC, the usable system, as you've seen with Ines as well, Ines' presentation. You see that anything the player can interact with, the NPCs actually can, in the same exact way. So the dead bodies can be looted, same as dropped weapons. Ammo crates will have physically inside some weapons, magazines. They can provide you with items. An NPC can understand where you can find ammos that are actually functioning with their own weapons. And they actually can decide. For example, if it's better to reach an ammo crate and gather some new ammos, or if that is too far or towards the enemy, they can decide to pick up another weapon. So you will see that also already in Pyro, you might see it. And once they decide to do so, obviously they don't have bullets, so they cannot fight you. What they can do, they can also switch to their sidearms. And the sidearms is less effective, obviously, compared to the primary weapon, but it is still better than nothing for them to protect themselves while they go around and they loot the environment. So we'll see here an example where some NPC ran out of bullets. Bak, NPC'nin mermisi kalmadı. To go and loot as well. And this is a proper ammo crate that allows them to get back magazines. And another NPC arrives, and he will loot the dead body. This is the same dead body you might be able to loot, and you will not find ammos after that. But you will probably find it in the other one once you kill it. So, last but not least, another tool in the FPS arsenal is grenades. Grenades are a great tool. NPC can now fully react and use grenades in the environment. So grenades are a great tool, especially when an NPC needs to counter a player that is camping or a player that is hiding or say in a location that the NPC cannot reach. So grenades force the movement and keep the action going. But they're also very dangerous. You've seen in Ali's presentation and my presentation that a grenade can make electronics explode, ignite a fire, and then the fire can propagate in the environment. So NPCs need to properly understand the environment and not jump into the fire and get damaged. So how do we do that? Is we have a new full system to handle hazards. Basically, a hazard on the technical side can create a navigation volume modifier. And the navigation module modifier gets registered in navigation system, and our basically mesh can be modified, and it will carry semantic about if that is a danger, something better, and how much costly it is to go through. Because maybe you have a suit that allows you to go through the fire, so that is fine. You will not, the NPC can understand that. Şey anlatıyor burada şimdi. Mesela ateş falan olunca savaş alanında NPC'ler ateşin içinden geçmiyorlar. Ateşin etrafından geçmeye çalışıyorlar. Ama
üstünde uygun bir suit varsa, yani ateşe dayanıklı olan bir şey, o zaman ateşten de geçebilirler. What will happen now? Fire ignites and propagates. This is fully dynamic, so it's fully controlled by the fire system. The fire system modifies volumes in the navigation system, and we really know where we can and not pass at any given moment. Yalnız buradaki NPC'lerin davranışları bence hoş duruyor. Güzel oynuyorlar. Bunu oyunda da böyle görsek çok güzel olacak ama bunu oyuna eklerseler server'da, yani sunucuda sorun çıkıyor. Sunucu çöküyor çünkü. Ama bunu da artık, yani dün gösterdiler bize. Artık server meshing'inin çözümünü de buldular. Bundan dolayı aslında yükü hafifletebilirler. Bir de replication layer de oyuna eklendi. O yüzden daha iyi çalışması lazım aslında. Gelecek aylarda göreceğiz. Okay. Görüntü ama kırpılmış, görüyor musun? Alttan falan. Evet, orada biraz. Orada artık alt yazımı var. İşte save yapıyor, onu mu göstermek istemiyorlar? Yani biraz kırpmışlar. Sanki alttan biraz kesik gibi ya. Evet, biraz öyle. Biraz öyle gözüküyor ama belki başka bir şey. Ölüyor, az kaldı. Evet, Matt Penn vurdu. Nasıl bir isabet, anlamadım ki. Vuramıyor. Aynen öyle tarz. Süleymaniye, bu aslında şeye benziyor. Pyro'ya benziyor. Pyro'daki istasyona benziyor. Ama buradaki gördüğümüz görsel şeyler, yani inventory olsun, loot ekranı mesela şu. Bunların hepsini Squadron 42'den aldılar. El kol hareketi yapıyordu. Right.
Thank you very much. I urge you all to come and join us in the Pyro Playground pit and have a go at Hangar 13 in Checkmate. It's a really great encounter. Thank you. Sonraki panele mi geçiyorlar? Evet. All right, so that was live from the first person. We're keeping this train running because we got a lunch to get to. Up next is Taking Flight with Yogi, Inez, and more. Let's get it started. Okey. Flight modu geliyor şimdi. Evet, gelsin bakalım. Bakalım gemi savaşları nasıl olacak? Ya. Kim? Ekonomist var ya. Yok, o gelmeyecek galiba. Hello, everyone. Is my mic on? Okay. Can you hear me? Fine. These are the wrong slides. Hang on. Well, hello, everyone. My name is Yogi Klatt. I'm a principal vehicle programmer at Cloud Imperium Games, and I focus on space flight and space combat. I really love my job, so this is why I'm really excited to show you the progress that we did on Squadron 42 in the last 2 years. So there's two things I need to say here. First thing is, we're doing a live demo, and the build is about 12 hours old, so there is a good chance. There is a good chance for bugs, which, well, if you see them, just look away. It will be fine. The second thing is, I'm not flying myself today. It will be Brent Gunzinger. Bu adam bayrağı hiç eksik olmaz zaten. He's using a setup of 2 VKB sticks, so left and right HOSA setup from VKB, and he's also using the fantastic Toby device. So we'll swap during the presentation between using head tracking and not using head tracking. Yes. Yok, bunu Starfield'den önce de takıyordu. The good thing is, the relationship between you and your starship, it doesn't start when you take off. It starts way before that. There's a lot of stuff we do now in pre-flight. So please welcome back Ines Caldas, who will walk us through that process. Is this working? Yes. Okay. Hello, everyone. It's a privilege to be here back on stage to tell you all about what you can expect about the player interaction experience inside your cockpit. Takip için sağ ol, hoş geldin. I've told you before how we've been working towards improving the player interaction experience all across our game. And we wanted to bring these improvements to what happens inside the cockpit. So we wanted to give you a greater immersion and... Okay, yeah, the slides are not... Sorry about that. Yeah, so we wanted to give you a greater immersion and give you a closer experience to what pilots go through in real life, not only when you're flying around your ship, but the moment you take your seat at the cockpit. So to achieve this, we've created, when you enter your ship, you'll be put in what we call a new relax pose. So in this pose, you'll have free look enabled, so you can easily look around the cockpit and your dashboard. The prompts will be showing over the button, so you can easily find the ones you have to interact. And you, the pilot, have to press all the different buttons to get your ship ready for flying, and the character hands will be lowered away from the control stick. So all of this blends neatly into our new player animated interaction system, whereby any button is now physically pressed. So this new system uses what we call a CDIK approach. This stands for code-driven IK, or inverse kinematics, and gives full control of the IK setup to the code. So this, among other things, allows us to record the path of the hand relative to its target. So we can have more detailed animations than just simply blending the hand into position. So for example, we can open a flap and then press the button. But you know, enough of me talking, let's go jump into the demo and see all of this in action. So now. So Brand very kindly will get us into the ship while you'll see the new enter sequence. Arkada bir staff yeri var galiba. We have been working on. So you can see now that you won't directly grab the control stick.
you'll be put on this relaxed pose with free look enabled. And you can see the different prompts appear over the buttons. So let's get this show started and get your ship ready for flying. So Brand, if you could close the canopy so we don't go flying around with that open. Power our systems. Oh, look at that. Bütün düğmeleri de şey olmuş. Bütün düğmeleri artık basabiliyorsun galiba. So we will be bringing all of this to all of our ships in our fleet. And that's all from me. Evet, UI komple değişti. Dün de görmüştük. Welcome to the stage Tony to tell you all about the new UI. Hi everyone, my name is Tony. I'm Senior UI Programmer here at CIG. And I'm here to explain some of the spoilers that you saw yesterday about our new ship UI. So, are you ready to see the ship UI in action? Right. Bone, play the demo. Brand, continue with the demo. So, as you can see already, this ship has less intrusive UI, with more space to enjoy the stunning vistas that planets can offer, and less cluttered views so you can focus during combat. This also means that the UI elements are now more relevant to the situation, linked to the operator mode. For example, when we change to scan mode, the crosshair has scanning information about your target, and even the MFDs have changed. Some of these elements can be customized, but we'll see more about that later. For this demo, we're showing the UI developed for this Gladius. Basic information related to navigation will always be available on your view, and this Gladius displays all of that with holograms around the dashboard. But other ships may have different layouts and styles, on brand with the manufacturer. For example, the Drake, that makes more affordable ships, rather than fancy and probably expensive holograms, may use physical screens, dials, and light indicators. This dashboard shows your current speed, the remaining afterburn, and some decoys bu UI on both far sides, gemi markasına göre değişebiliyor. That will show things like if you land in or any other flight systems. Worth mentioning that we have prototyped these for the demo, so right now they're holograms, but on the final design, these are going to be physical screens. On the far left, on the top of the dashboard, we have the indicator of which master mode and operator mode are you on. So let's change that to combat and talk about these new MFDs. So we have reworked all of these MFDs from scratch with brand new views using our UI technology building blocks. We can still navigate through these MFDs using the classic mouse interaction, holding F and then moving the mouse. On the left here, we can see the scanning view, which is going to show information that you obtain when you scan a target. It may show information about the ship name, the pilot name, or even the current operator mode of your target, so you know if they're just chilling around or they are ready to fight you. Cycling to the left one, we have the target status, which will focus on emissions, damage, and orientation of your target. Biraz kokpiti anlatıyor. The next one, continuing to the left, will be the self status, which is contextual. So during navigation, that will show your current fuel, but during combat, like right now, will show information about your guns. You can click on the gun, and you can see basic information about that. You will see the name, and you can also see in which group they are assigned. O ne? 123, 750 ne oluyordu? On the MFD on the right side, we have the power management. Enerji mi acaba? We can distribute the power of different systems of the ship. You can click on the triangle and move it around to change the distribution, and you can turn down the total power of the ship that will generate. The classic key bindings that you all know already works. So when you change the power management, you will see now a triangle on top of the radar to show you the changes. Ben o amma gördüm üsttekinde. Tamam. Soldaki o silahların ammosu, bak öndeki enerji silahı değiştirdikçe sayısı yükselip düşüyor. Key bindings to select MFDs and cycle through the views, which might be sol kanattakiler balistik, ortadaki enerji Bir developer olarak söyleyebilirim ki bu 2 günde izlediklerim 3-4 senelik emek diyor, bayağı efor harcanmış diyor. To navigate through all of these systems, so you can fully customize how you want to navigate through them. And I really hope
that's more than enough Byron'un to use hangarları on da your güzel ha. keyboard, on your HOTAS, or even on your game class setup. But if you need more, Byron just let us know. Arena komanda mı acaba? Anyway, I think you're not gonna need even those many shortcuts. For each operator mode, we now persistently save which views are shown on each MFD. So you can customize what's important to you for every situation. So as an example, during combat, you might want to have target information on your MFDs. But maybe when you Yok, gemi sigortayla ilgili bir şey demediler. Spend some time Ben on the configuration screen, for önemsiz example. olanı. O ekonomi sistemi konuşulursa eğer, bu sene olmayacak galiba. Gelecek sene CitizenCon'da belki onu konuşurlar. Şu da çok iyi abi. Some of these later in action with Yogi. Neler görmek istediğini açıp These kapatabilirsin. settings are now available on this Evet. screen, not in the Çok global hoş. settings of the game for quick access. So just as a warning, expect changes on the settings that you already Yani know, artık but we'll gemini tell you all iyi bir about it tanıman when lazım, it's iyi ready. bilmen gerekiyor. And the important Acayip bit çok ayar about var. this is that they will persist to your ship. So you can keep different setup of which UI elements and even ship systems enable Sağ for üstteki de how sol you üstteki o personally MFT'lerin use üzerindeki each of şeyler your var ya, ships. bu bar gibi şeyler, onları anlayamadım. %100 remaining yazısının sağındaki mesela, bir de diğer sol Now, taraftaki aynı. some of you might be thinking that these Gladius settings have enough MFDs. Aynen işte. Can we enable the Afterburner top mı acaba? setting? O ne? For those of you that you want to see Ooh, even more nice. information, you can now cast Yo, hatta versions of these çok güzel MFDs olmuş to ha. your helmet. Kafayı sokuyor bak gene o. 10 numara olmuş ha. İlhan abi bak oradan ayardan dedi ki display MFT cast, MFT cast'leri ekranda da göster dedi. For this, Ay, you're gonna helmet'e need to geçti equip direkt. the appropriate Sol Şey üstte. güzel ya, So it's connected target'ın to your orada ship and gözükmesi. I can get all the ship. Ekranda yani Güzel. çok yer You can use kaplıyoruz, the key target'ı bindings as I görüyoruz. mentioned before, so you can Biz select şeyler, which shield'ları cast falan you want to göremiyorduk. control and how to cycle through them. Gemi sürmesi daha So you zevkli can olacak pin bunlar views sayesinde. that are important to you with your, that will move with your camera. So as you have seen, Oo, ne if you're güzel, aiming at the her şey target yapabiliyor. or if you are moving with your head tracker, those views are O going to be ayarlar on. herhalde Anladım. İbrahim abi kalıcı olacak, hani sen seçtiğine With göre all these kalacak. tools, you can Ya şey customize diyor your ama, experience gemi and have it patlarsa ready diyor, o for every zaman situation that you kalıcı encounter değil. with your ship. Always Gemi her displaying the gemide relevant yeniden sıfır mı olacak? information to you. Ben öyle biliyorum, So for evet. example, Gemin during patlarsa combat, yeniden you want to ayarlıyorsun. have all the UI Bir elements kere enabled, ayarlıyorsun, all öyle the kalıyor. beams, all the crosshairs, Ama o zaman Yani- patlamayacaksın. information of your ship Mesela on the physical Yani- entities, Gladius'u and maybe focus on ayarladığım, the Gladius'u target ayarladığımda information mesela on your Gladius'taki cast, so o they always şekilde on your olsun view. her geldiğinde aslında. Güzel But olur. maybe when you Eğer go to uğraşmaya quantum travel, you can turn those şey casts olur. off so you can enjoy the vistas. Evet, şu anda var o özellik That's all for zaten. me. Now we have MFDs ready, and let's bring Yogi back to tell you all about flying your ship. Thank you very much. Atlayınca sıfırlanmasın bence. Yeni gelen gemide aynı senin ayarın devam etsin. Güzel olur. Okay, at this point our ship is fully powered up, ready to fly. Pre-flight is complete. So Brent, Ön please, hazırlama take bitti off, diyor. Put the landing gear in and bring us out. Hani Keşke ileri kaç daha gemi gösterseler ya. Diğer farklı hatları da Have you seen the interaction? This is great, isn't it? her şeyimize göre animasyona Okay, mı yapacak, oynayacak one orada? of the problems we always have in space Şey çok games güzel ama, is to az önceki produce a animasyon çok sense of güzeldi. speed. Space Ne yaptı ki? is big. And the sense of speed is always produced Eliyle by, şey yaptı, you know, small things going boostladı around. galiba, yanlış So although görmediysem. it's not very visible Hayır, here, the şey VFX diyor. team has actually added space dust, so in the future you Soldaki- can tell where your ship is going, hızmış. even even Biraz without bozuk looking at herhalde, bir instruments. hotlayıp duruyor Another yani. thing we're focusing on as well is Aa, dedi ya, 12 GeForce saatlik şey reactions. So Brent, if you could come to a stop for a second. When your ship is sitting like that, and you strafe left and right, you have these small head motions. That basically Hız göstergesi make biraz your daha head güzel and your body olabilirmiş ya. react to the Biraz G-force they're currently garip enduring. duruyor. We're Bu actually increasing that Gladius'ta now. olan bir We şey. also added Her gemide rotational farklı. G-forces into the mix. So if Brand is now rotating the ship to the left, O zaman you also sen can see that your head is swaying Aegis'in a little bit. adını Things get a little sevmiyorsun. bit more interesting, when Sana Brand bir başka actually bir taking boost into marka the mix. gerek So o zaman. we, now boost forwards, we now added camera shake, we added Bir garip duruyor, FFE tam belli changes, değil hızın. and this all then plays together. Hemen Neye bayıldı. bakacağız kanka? Like, you know, the Oradaki exhaustion effects that bak we have. sayı var ya, büyük So şekilde yazıyor daha overall, the çok. ship should now Aynen. feel a little Köşede bit more 440 reactive küsur than yazıyor. before. Current yazıyor. Ona bakacağız artık. The same Diğeri thing. küçük kanka, Sorry. şey dikkat çekmez. Zıplayıp durması orada yine bir şeyler belli At the oluyor same da time, we zıplaması reduce biraz the garip. extensions that your Bunu that kapatma look olayı ahead olacak mı George acaba? does, Head movie is falan. doing. So
We basically narrowed it down a little bit so it mixes better with GeForce reaction, so that even when you don't have a head tracker or something like that, it will still feel pretty Aynen good. küçüktü bir de. But this is just a minor change. Ya şeyi We getirseler also ya şu improved the koltuk flight ayarlamayı controls themselves. getirseler ya. So take a look at the speed gauge, for example. Vallahi bir Oo, aşağıya harbiden biraz ya. şey yapabilsek ya. GTS'deki Tabii gibi. What that speed gauge is telling you, the number that's currently moving, is what kind of speed goal Brent is actually putting in. If he puts his stick all the way forward, the left one, you will now be able to see and read the number that you're asking IFCS to speed and forward momentum. This also allows us to bring back the sticky throttle we had pre 3.5, where now, if you play with mouse and keyboard, you can press W and S to increase and decrease your speed and let go of the key, and the ship will not automatically come to a stop. Of course, this is all completely configurable, so you can enable that or not if you want. Oh. Headbreaker zaten iyi de işte orada artık Türkiye'de fiyatlar Okay, çok Brent, give me uçtu some ya. hard flying now, like blackout and all that. Okay, so another thing we changed in the flight model is that we actually looked at the tricoding exploits. These are really important for PvP and Silahları nerede görüyoruz? players among you. Because tricoding gives us a mathematical problem that we're trying to resolve. On some ships, when you tricode, you get actually up to 50% more acceleration. That huge difference actually makes a lot of the ship difference meaningless. So we're cutting back on those. So, a first implementation of that is already available in the master mode testing areas in 3.21, I think. But we're improving the right now so that it actually is less 750 mermi sonra bitiyor. Öndeki 101 de enerji. In future master mode builds. This is actually a current version, so as long as you go onun doluluk oranını görememek bilmiyorum ya pek de. From your back. İyi bir yerde değil o sayılar. Doluluk oranı derken? Hani 101 yani. Master modes is by far the biggest change we're doing on the ship gameplay. In Sayı general, olarak all değil of the de ships ne bileyim ya will daha be put güzel into or yapılabilirmiş will get a bayağı. master mode setup. Bakman lazım, kafanı oraya çevirmen lazım görmen için. Tam ekranın ortasına falan mermi sayısını koysan. Bence şey güzel oldu. Hani ekranda bir şey görmüyorum ya şu an. Sadece uzayı görüyorum, önümü görüyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Daha temiz gözüküyor. So let's look into İnce ayarlar yaparlar. Afterburner yerine silahlarının orada olması belki daha iyi olur. So you see the Brent, can you go into the indication please for the master mode? Just point with the mouse there if you can. Master mode. So this is your current master mode. It says SCM. Evet, şu an SCM'deyiz. You use SCM for basically all the gameplay that is not traversal. So UI'nin üstüne tıklayabiliyor muyum? Salvaging, using it for that. You have full access to your combat system. Your shields are working. Demek ki oluyor. Is fully active. Your weapons are working. It's the high performance, high alertness mode that you're in. However, we will heavily restrict how fast we can go. We can go with your ship. Okay, Brent, go to full max speed. So this Gladius on max speed and SCM can reach about 225 meters per second. That might seem slow compared to what you have in the Pew right now, but it's still pretty fast. However, you can extend that speed. Current 224 diyor, üstteki 300-400 falan diyor. So the Gladius can extend. Şimdi SCM'de olursan diyor işte belirli maksimum speed'e ulaşabiliyorsun. Onu dedi ama 240 mı da 260 mı da? Düz uçuş 225, boost verince 500'e çıkıyor. Boost ucunda, evet, boost'un bitince boostlayıp biraz daha hızlı uçabiliyorsun aynen. If you boost, you can reach up to 500 or 550. However, that boost space is not spheric. That means if you boost forward, you reach higher speeds than if you boost backwards. That is really important for space combat maneuvering or for dogfighting in general, because it discourages backstrafing. It actually punishes backstrafing, and it creates more boost diyor her tarafa aynı hızı etkisi yaratmıyor. Evet, geri uçabiliyorsun, boostlayabiliyorsun ama onun şeysi çok verimli olmuyor. Seni aslında cezalandırıyor oyun eğer geri uçuyorsan. Biraz daha yumurta şeklinde boost olayları. Öne doğru hızlı boostlanıyor. Grey 2'de arayüzünü çok merak ettim ya. Nasıl bir şey yapacaklar? Şimdi SCM'den the thing with the master mode switches is that they do not happen instantly. They take a while to move over. Yani SCM'de hani savaşmak istiyorsan SCM modda kalman gerekiyor.
Ama kuantumla bir yere atlamak istiyorsan başka modusa geçmen gerekiyor. O moda geçerken süre alıyor ama tabii. Evet. Low performance mode. Your shields they will collapse. Your weapons will not be able to fire. Şu Your 300, defensive 400, systems 200 dediği ne acaba ya? Farklı bir şey herhalde. functional. But you have higher speeds. Kafasına göre in hareket nav mode ediyor. you can still reach the speeds of what you have. Current yazana bakacaksın kanka. Diğeri biraz bug'lı gibi zıplayıp duruyor. İne çıktı mesela. Bir şey olması lazım. O bir bug gibi bir şey herhalde ya da current falan doğru. Current anlık. So this means when you want to go fast, you need to be very, very careful when you want to swap over. So imagine you're in a fight and you want to escape. You should not do it right away because if you just swap Şu an to navigation mode and the whole navigation modda. O yüzden daha hızlı uçabiliyor. And the first thing that will go offline when you are hitting with distortion guns is the quantum drive. And that is important because the quantum drive will spool automatically up when you enter nav mode and it will then unlock the higher speeds. So this means when you're in nav mode and you're fighting, you're very vulnerable, so you should get out as fast as possible. Luckily, navigation mode not only allows you higher speed, but also gives you access to the new quantum travel experience, which we're going to show in a minute. So, İyi geceler. that is nav point that you see there on screen. This is the point we want to go to and quantum travel to. Before we do that, I need to quickly explain what this is about. So currently in the PU, when you quantum travel from A to B, you're actually not really moving. You're going on a spline and you're teleported in every frame along that spline. So there's basically no Şu an mermi sayın gameplay you can yazmıyor. add there. Sonra The new 8 quantum saat travel 8 şeyler experience kapattı. is fully physicalized. Physics is always on, which means when you quantum travel from A to B, you are actually accelerating using our awesome physics engine. And because it's physicalized, it gives us a lot more meaningful gameplay we can play with. So Brent will start the quantum travel in a second. What will happen then is your quantum drive will initiate the jump. You will see an effect that distorts the space around you, and you will accelerate forward. During the acceleration process, so this is the time until you actually reach your cruise speed, the ship will experience forces, and you as a player, you're responsible to counter these forces. So there is an element of failure. Okay, Brent, let's show that. And take your hands off. O zaman hala bu kuantum atlayışının ekrana değişti mi yoksa bu yeni gelen moda mı ekliyorlar? Biraz farklı. Biraz daha ışıkları az sanki şeye göre. İlk gösterisi. Işıkları az da karşı taraf da biraz şey farklı. Bu şey exploration amaçlı atlayabiliyorsun sağa sola hiç şey yapmadan. Bizim önceki gördüğümüz sanırım bizim bildiğimiz quantum travel. Brad wasn't countering the forces, therefore he was thrown out. The quantum bubble collapsed and threw you Aynen, out. kısa. The ship doesn't like that. IFCS needs 5-6 kendini seconds to recover düzeltmediği from için that. uzayın Your rich uyguladığı time, baskıları you just uzay tumbling, right? attı şey oyunun şeyden. Ama şey dedi ama şimdi biraz hata payı da oluyormuş artık. Hani atlamadan önce şey oluşuyormuş. Yani bir şeyler oluşuyor, ona karşı biraz şey yapman gerekiyormuş. Kendin biraz ayar çekmen gerekiyormuş o an. Yoksa atladığında uzayın oluşan güçler seni sağa sola yönlendiriyor. Yani bozuyor senin işini. Aynen. Sen orada düzeltmen gerekiyor. Yer çekimi şeyi mi diyorsun? Güçler diyor. O kadar güçler, enerjiler. Ufak tefek oyun yapar. Bir de şey dediler, bu physicalized quantum travel diyorlar. Ama gel de anlat şimdi bunu. Türkçe olarak ben anlatamam. Fiziksel atlama, yani aslında burada direkt kendin gerçek olarak uçuyorsun hani. Yani çok yüksek hızlar. Önceki hali şeydi, yani A'dan B'ye ışınlanma gibi oluyordu. Frame ışınlanıyordu. Aynen. Bak şimdi stabil oldu ha. Wow. Çok iyi ya. Falso verdirebileceğiz mi acaba? Valla ben herhalde her gün atlarım yani bu gelirse oyuna. Sürekli atlarım. Sürekli atlar. Biraz eski gibi oluyor herhalde.
you will use a technique called quantum boosting. Ya burada cruise'a geçmiyor yani. Belirli nokta arasında gidiyorsun. Aynen 5e. Sadece ilk başta onu biraz dengelemen gerekiyor. İşte biraz zor olan uymuş. Ondan sonra otomatikmen stabil bir şekilde kendisi devam ediyor. But the quantum bubble will not stabilize itself, so you need to be hands-on for the whole time, and the speeds are naturally slower, but it's not slow, it's still quantum traveling, right? Okay, so Brent, can you boost to reinforcement needed. Yeah, evet aynen, arayüzler hepsi değişti. Yani quantum travel olayı tamamen değişti. Boşluğa atladı lan bu direkt. Aynen. Bunu diyorum ya, kısa atlamalar olacak, exploration tarzı. Quantum boosting works in every direction. Sağ sola atlamıyor enough points. Bu biraz gibi oldu, Elite Dangerous gibi oldu şimdi. Elit. Direkt oradan almışlar gibi sanki. Elite'de yok. Elite'de mesela o kuantum olmuyor. Hızlanıyor ama belli bir hıza çıkıyor. Bunda o bir kuantum etkisi var yine bir ufak. Please boost to reinforcements needed. So if there's enough points and you boost, your quantum travel system Işıklar dün daha fazlaydı da bugün daha kısık. Bu iyi ya. Bu kısa atlama ya ondan. Welcome to Pyro 3. O da olabilir ha belki. Uzak bir mesafe. Aynen. Bak yeni şeyler. Wow. Target şeyleri. As you can see, there's a lot of UI happening right now. There's a lot of context there. Yeşil dost oluyor herhalde. Mavi nötral, kırmızı da düşman. Şu an yeşil yok ya, onu diyeyim. Şu an mavi ve beyazlar yok hani şu anki oyundaki. Yani şu an bu daha iyi bence. Yeşil bilmiyorum ya, çok. Yeşil işte. Senin takım arkadaşların falan var ya. Onu biliyorum da yeşil biraz garip gözüküyor. Baksana. Beyaz daha sıkıntılıydı. Beyaz grafik şeyler de biraz sanki. So who's excited to see the new AI changes? Baksana oradaki ateşlere falan. Var mı da öyle şimdi, var mı öyle? Hi everyone, as you said, my o name is atlayışın belirli bir range var. Her geminin iki farklı. Aynen. Radarda da gemiler artık yukarıda aşağıda onu da görebiliyorsun. Radar aynen işte artık çalışıyor radar. Evet, tekrarını YouTube'a eklemek istiyorum. The current AI behavior in the PU, we quickly realized how uniform fighting was, and how we were not using all of the tech available to us to make a more interesting experience. Ya bu Flight AI gerçekten çok önemli ya. Yani NPC'ler çok akıllı olsunlar ya, akıllı oynasınlar. Bana bir challenge olsun. Şu an hiçbir challenge yok oyunda. Yok ya, sadece server'a değil ama. Bazıları çok saçma uçuyor aynen. Yo abi, dizink olmadı mı güzel oluyor da. Dizink çok çok etkili ama oldu mu ya güzel şeyler çıkıyor. Abi belli bir zaman sonra nasıl uçtuklarını anlıyorsun. Ona göre oynuyorsun, hep kazanıyorsun. Aynen. Hep aynı uçuşları yapıyorlar. So Yogi, what do you think about my first prototype? It was an exercise of humility. It was an exercise of humiliation. Yok, direkt yayına atacağım. 10 saate yorumlamak çok zamanımı alır. Ya kusura bakmayın ama. Yapmak isterdim ama. Ya belki zaman öyle bir boşluğumuz olursa. Yani şimdi zaman içinde atarım belki birkaç video, evet. Yarın olmaz ama bir hafta sonra olabilir yani. Yani azar anlatırım bazı şeyleri. Bir gün de fena yoruldu abi. Sabah yarın yorucu olur. Launch play gelsene yarım saat var. Let's see how we brought this new iteration of combat to life. We broke down in multiple stages. The first one, interception. Then the main engage phase, which we broke in different tactics. Strafer, jouster, chaser, and finally, disengage. Let's switch to the demo. As you can see, Brent has encountered a skirmish. Let's talk more about the combat flow there. Takip için sağ ol Emre. Okay, we will start with interception. After acquiring the target, interception'ı gösteriyorlar şimdi. If the AI is already near the target, the interception phase is skipped completely.
Evet, hadi bunun için, hadi Drake'i göster bir. Ne onu merak ediyorum, girecek mi işlem? Hadi lan içeri gir. Göstermedi. Şerefsiz. Harbi şerefsiz. Vallahi hiç yere girmiyor. Yemedi. Ha? Yapmamış. Ya. Yaptı da yakışmadı. İşte. Yapmamış. Zaten Gladius herhalde ilk golda çıkmıştı. Demek ki ondan devam ediyorlar işte. Gladius hep şey. Her zaman Gladius bir şey, yeni bir şey eklenirse hep Gladius'u ekliyorlar ilk önce. We have translated the same behaviors of our AI, ensuring also that orbits are closed and adding variations to include rolling. Strafers will break combat if they cannot keep an orbit. Ya da bunlar AI mı? So now we see how the hammerhead is being attacked. Şu an AI gözünden mi görüyoruz acaba? These hornets are jousters. Bu kadar güzel Jousters hareket consist of edemez. performing straying attacks, whilst outputting a lot of fire blowing through, smooth turning, and repeating. We added variations for the more skilled pilots, like skip roll attacks, that provide a spider-like flight. Jousters are also good at monitoring for backstrafers, so if they cannot get into strike distance, they will just break. Hornet AI değil ama. And finally, the chaser. Hepsini demiyorum. Now, Brain is going to get there in a second, but the chaser is going to be the Cutlass, which is following one of the Hornets, and is allied with the Ya böyle bir şerefsizlik yok ama. Harbiden hepsini sadece bunu içeriden gösteriyor. Cutlass'ı gösterirse AI'yi gösteriyor demektir. Cutlass Hornet'i kovalıyor diyor çünkü. So the chaser, it will try to always stay on the target 6. The idea is to force the target into a defensive stance by making them turn Direkt into özelliklerini yazması This çok iyi. maneuver will be seen mainly in squads and atmosphere combat. Target iyi. The final phase, which can happen at any time, depending on the combat situation, is disengage. This phase is triggered based on constantly listening to multiple events in parallel. To name a few, critical health, damage Ne to oluyor oğlum shields, uzayda? or weapons depleted. Herkes birbirine vuruyor. Ya, şey adam aslında her şeyi anlatıyor da duymuyorum ama. Çünkü sesini kısmam gerekiyor. Çok sesli. These space breaks are short, and the main objective is to perform a simple maneuver to gain a new advantage position and strike again. Efektler bir garip ya. This new Onlar da flow yeni bence. encompasses the core of our new AI fly combat experience, in combination with AI traits that will give designers the tools to tailor each combat encounter in the verse. Like, for example, they can choose the ace traits that will allow AI pilots to make use of all of the ship's angular velocity so they can keep a more precise orbit. So for some of you out there, ama şey yani aradaki fark bayağı belli oluyor şu anki NPC'lere kıyaslarsak. NPC'ler acayip şey, baksana resmen yapışıyorlar adama. Yok, player atmıyor da arada şey, balistikten ateş ediyor, arada o zırhla çarptığında armordaki çıkan şey efekti göstermiş. Aynen. You will get demolished by their powerful turrets. Now, after all of the feedback, in our first internal playtest, we've received a lot of constructive and positive feedback. And Yogi's not longer being destroyed by the AI, so I think he likes it a bit more. Thank you, everyone. I hope you enjoy the new AI. And back to you, Yogi. AI'ların birini patlatabilecek diye 2 saat güzel de onlar herhalde şey yapmışlar, camlarını full Thank you, Diego. Okay, so now we're going to talk about, we heard about how AI makes my life hard. Now let's talk about how to return the favor. We're talking weapons. So, the weapon and aiming systems and squadrons, they went through a lot of changes. I can only mention a couple of them, so I will go through them relatively quickly. First thing on our to-do list is basically weapon tuning. At the moment, almost all weapons in the PU are practically the same. In Squadron, that's not the case. Almost all weapons have different properties. They have like different projectile velocities, different DPS numbers. But they're not just different in terms of these numbers. They also feel different. Remember the cinch cannons from like a couple of years ago? They were very powerful weapons, but they were extremely easy to use, which made them meta weapons. So we're going to bring the cinch cannon back, but we make sure that the amount of work you put into these cannons in order to employ them is on par with the other guns. So there's a lot of stuff that we're going to do to make sure that weapons have a lot of pros and cons and avoid meta. Specifically for this build, Brent is equipped with a nose, I think a close and burner laser repeater. Can you fire it once? Yeah. And the other weapon he has is he has 2 weapons on the wings, which are
gets ballistics, gets cannons, size 3. With one push, they're actually firing 2. So we're also gonna have burst weapons. Bakalı numara gerek yok. Okay, cool. So, yani bilmiyorum Ali neden ama yani yukarı bakıyorsun, bir gözün biraz yukarı doğru bakıyor, o kadar yani, ne kadar şey yapıyorsun ki. Şimdi %100 kullanıyorum mesela kalkanı ya da hızlı. Mermilerin bitene kadar vuruyorum. Merminin bitmediğini görmek için sonuçta bakmam lazım. O yüzden. Like in the Pew, a lot of the weapons have exactly a range of 1,400 kilometers, which means often the aşağıdaki ekranlar var ya kanka, onu da ayarlayabiliyorsun, oradan da görüyorsun. This is not way for us to control the weapons. Var ya and we tried out things like damage fall off, so that bullets get more damage. But the problem there is how you communicate that to the player. So we're gonna do a couple of televizyondan oynuyor, oyunu atıyor. Let's see when the gas comes on. Okay, so ama aşağıdaki ekran ayarlayabiliyor. Which of you has an Ares? Afterburn'un yerine de koyardım. Kimde Ares var diyor. 12 ay diyorlar. Bakalım. You're gonna aim at it. And then you this is what the okay. I need to go back. Okay, there's actually some stuff not there anymore. I don't know. What happens when you aim with your crosshair over the pip? Is that you actually not aiming at the pip. The legacy system gives you a pip which does not show you where the weapon needs the pip. The new aiming system actually produces the pips based on where the weapon sees them and reprojects them on the target. That means the aiming information you're getting is actually beklediğim bir konu ama onu nedense göstermek istedi ama yokmuş. Sorry. I said the completely wrong thing. I'm sorry, I'm nervous. Okay. Controlling weapon ranges, sorry. I'll do it now, sorry. Aim pick ne ya? Evet, komple yanlış bir şey söyledi. Özür diliyor. Okay. Controlling ranges. In the future, all the weapons will get much longer ranges. Thank you very much. Size 1 weapons will fly to up to 5 or 6 kilometers before the despawn. The way how we do this, how we do this is we're adding spread. Because spread is for us is a very good indication on how to control the ranges. This is not a one-to-one relationship there, so don't worry, you won't get like spread with like 20 degrees offset or something like that. Don't worry, right? But if we compare the spread of the weapon with the target size, tamamen değişecek şundan sonra. We know when the weapon is in range. We know when you actually are close enough so that the majority of your hits can hit, and we're telling you that via the aiming system now. So Brent, let's go back to the demo. If you get a green pip and a green crosshair, it means you have a high chance of your weapons hitting the target. If Brent takes a little bit of a step back and waits until the pips and the crosshair Sağ ol empati abonen için. This does not mean that the ship is out of range. You can still hit it, but you might waste bullets. This also has the benefit that, I'm not sure if you saw that before, but if you look at how many bullets are in the air, you're actually getting a lot of bullets, a lot more bullets, and it just looks a lot better. Okay, Brent, just kill these guys now. God modon anasını satayım. Nasıl? Oha. God modon diyorum, 3 mermi değdi de öldü. Harbiden tek attım. Okay, so evet Çivur doğru. Şu renklerin tonlaması güzel olmuş, target tonları. Hani biliyorsun direkt orada yani. Bir ara yüzü de geçmiştim ben ama. Devamlı açsam belki öyle devam eder ama devamlı açamıyorum maalesef. Yüzü geçtim ya. Bir ara geçmiştik neredeyse. 98'li galiba. The original intention of like controlling the performance between joystick and mouse players just didn't work out, and the new aiming system is flexible enough to deal with these differences. So we're just removing it and keep going. So next point, pip grouping. Evet, bunlar girse oyuna çok güzel olacak. Weapons with different projectile velocities, böyle bizi you will get different pips. Heyecanlandırıyorlar. Bu ateş görüyorsun da acaba armorla ilgili yeni bir şey mi gösterecekler? Çünkü sanki mermiler işlemiyor sanki. Bazıları parçalanıyor gibi. Aynen. Acaba armorla ilgili bir şey mi gösterecekler?
Again, Çok garip oluyor yani. Sekiyor desem sekmiyor. Bir şeyler oluyor. If you aim Atmıyor ya at işte. your target, you get a pip. Right? Güzel görünüyor. Genelde bir mermi that. patlıyorsa You aim at the penetration pip, yapamadığı you için shoot, patlıyor. you Kırılıyor böyle. miss. And this is because Kırılıyor the da. pip is not being shown where you need it. In the future, Yani we're o actually kadar da offsetting büyük the pip kırılmaz ya. where the Yapacak weapon bir şey sees yok. it and then reproject this onto the crosshair. Ya işte kanka visual gözüksün diye Like büyük that. yapmış. And when you then hit, you hit. No, when you then shoot, you hit. And this is of course also communicated by the aiming system. So when the pips turn green and when the crosshair turns green, just shoot. Okay, so now to the actual best part. We cannot take down this hammerhead. It's too big for us. We need to, but we can cripple it. The weak points on the hammerhead are the turrets. The way we're going to do this in the future is with precision targeting mode. Brent? Target hedefini küçültmüşler ama o biraz şey. There we go. Yeni mod. Savaş modu. Ekran modu. Yeni target. What this does? It does three things. You get this full zoom on the target. You get a lower RPM of your weapons, which increases or decreases the spreads for more precision, and you get the painting mechanic. Anywhere where you put your crosshair on that ship, it will tell the gimbal system where to aim at. So if Brent now attacks the turrets, your aiming system will automatically lead the shots. Benim sistem değil. Bam! One turret down. Ve fixed açmış. Sol üstte. Karate yok etti. Çok iyi. Bu güzel işte. Okay, so this hammerhead now understood that it's not good. It doesn't stand a chance right now. But this will be the way how you in the future will fight against subtargets and so on. The good thing about this, it also works even without painting the target directly, so you can do very, very precise warning shots. Silahların kalkanı ayrı değil ama balistik olduğu için kalkan hiç işe yaramıyor. Okay, so the fight is now over? Yok, o en son öyleydi, artık o kalktı. Because I messed up stuff before. Balistik artık her zaman kalkanı geçiyor. Okay, Brent, switch to map mode and bring us down to that landing spot. Evet, bundan sonra o engineer'i hemen şey yaparlar. Yaparlar. So Pyro 3 is also called Bloom. It's a very big planet with a nice atmosphere. Aynen. Herkes yaşıyor, sen öleceksin. Amelelik yapar artık gemide. Oh, something wrong with the throttle? Oh well, something's wrong with the throttle. We'll try to go down as fast as possible though. Yavuk ne gösteriyor şu an anlamadım. Aşağı inemiyorlar. Aşağı. Gameplay demo might have bugs. Throttle'da bir sorun var diyor. Ama en hızlı bir şekilde aşağı inmeye çalışacağım diyor. Yeah, steeper angle. Bunlar bayağı fail etti ha. Okay, so the 12 saatte yaptık. the thrusters on your yani ship. 12 saate göre. They do not like they do like the vacuum of space. Canlı yayın olur bir de yani o kadar. Talking spaceships. Diğerlerinde pek P'ye görmedim. And we have thruster efficiency curves on these thrusters. So at some point, especially the MEF thrusters, they will cease working because they don't like atmosphere. They will overheat very, very quickly. So there's the question: what happens when you go down to a planet and you want to rotate your ship? Evet, atmosferde senin thrusterların daha çabuk ısınıyor diyor. Can you go to external view? Can you waggle your tail? Sonunda be. Sonunda abi. Kanatlar abi. Flapler, şeyler. Evet, sonunda gerçekten. Okay, back first person. Şu dakika kanatı olan gemiler. Okay, so what you see here is the aerodynamics model. Bir numara. Because obviously our left stick is somewhat damaged or so, we can't be as fast as we want. Actually, Brent, can you try? Bak İlhan abi, orada bile joystickler çalışmıyor, görüyor musun? Oh, it doesn't work. Oh. Adamın joystickleri çalışmıyor diye böyle uçuyorlar şu an yoksa. Bende hep oluyor bu hata ya. Joysticklerle hep sorun çekiyorsun. Oyun çıksın, oyun bir final olsun alırım ben yine. Kullanırım yani yine. So the new aerodynamic system is a complete replacement of the aerodynamic system that you currently have. Hep 52'den oynuyorlar yani. Hep onların şeyini yapıyorlar. Yani niye bu kadar bozuk ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum işte ama oluyor işte maalesef. Bazen yayınlarımda da çalışmıyor. Acayip sıkıcı oluyor o zaman. Sinir bozucu. Ya Windows'la oyun arası olan bir şey galiba. Bazen joystickleri tanımıyor veya ne bileyim
joystick'ten dolayı bazı tuhaf hatalar çıkıyor. Mesela oyundaki menüyü açamıyorum. Neyi gördün mü? Gemiye QE yaptı, yav yaptı, Evet. strafe yaptı, olmadı. Çünkü hani gerçek hayattaki gibi yatırıp dönünce kanatları kaldırma kuvvetini kullanıyor, aerodinamiği kullanıp döndü. Yani aynen aerodinamik bir de atmosferdeki olayı herhalde kullanıyorlar. İlhan abi var ya, alçak uçuşlar fena olacak ha. Onu aslında şu anda da yapabiliyorsun da. Şu anki herhalde öyle bir engelleme yok ama şey konusunda. Böyle yapınca daha keyifli oluyor. And then at some point you will not have any authority anymore. And your ship will not turn and so on, and you will basically fall out of the sky. Yani. That is naturally a state that every plane wants to avoid naturally, right? And this is happening right here. Brent is not able to use the control surfaces right now because the ship is in a process of stalling. However, the airflow will pull the nose back into the wind, and once you have enough speed, he can actually, well, he gets authority back over this control surfaces. Mesela hızlı giderken aşağı bakıp bıraktığında diyor, rüzgar yeniden diyor, burnunu yukarı çekecek yani. Diş hızın var ya bir yere doğru sonuçta gidiyorsun. Kendini otomatik kaldıracak. That means for you as players, what you can actually do, you can do L braking, you can do pure gliding if you want to. You can even do like competitions like, I don't know, like drop ships out of orbit and then see how far they glide. This is all possible with a new system. So let's talk about the problem. How do you come to a stop now? To come to a stop with the new system, you need to purposefully put the ship into a stall. But don't worry, when we don't have the thrusters disconnected, IFCS will help you. So you're gonna bring down the speed more and more until you're reaching stall speed, which is about now. And then the thrusters will stall speed diyor. Kick in and catch you. That means, however, you are now in a state that the thrusters don't like, right? So at the moment we have turned this up, but in the future you will not be able to hold this for long. Şu anki durum diyor, yani uçak beğenmiyor, yani thrusterları sevmiyor diyor. Çünkü zorlanıyorlar. More left, more left. The wind flow again pulls the ship over. Wow. And you go forward again. Pull up. Hover moda değişik bir şey getiriyorlar. Hover modun yerine. Okay, so now Brent will show us how to come to a hover and do we have some water here? Oh yeah, there's our point. Güzel ya şey kullanıyorlar ya. Yine lightning bir de fog olayı kullanıyorlar. Şimdi suya gidiyoruz. Orada biraz suya şey yapmak istiyor. Okay, so there's our landing point. Yok. Pyro değil mi? Pyro da bir yerde. Can become a little bit slower. I don't know, 100 meters per second. So we're trying to land somewhere here. Çalışmazsa ne gülerim. Bak şeyi de gelmiş. Hatta gözüküyor yer. Yok lan o pardon. Yanlış bilgi. Yani değişti sandım da. Wow, look at this. Diyecektim yerin iniş şeyini göründü. Oğlum adamlar yapmış. Yeah, that water is great. Like awesome. Daha da şey getirsinler ya. Yere yaklaşık. Gösterdikleri şey hazır. So now Brent will try to land with a broken throttle. Gezegen şey gelmiştir büyük ihtimal. Onu göstermek için yiyor bence. Gezegene yaklaşınca altını göreceğiz herhalde radarda. Yok fizikler falan çalışıyorsa çoğu şey gösterdikleri çoğu şey hazır aslında. Neyi diyorsun lan? Bir sonra getirecekler. Deniz dalgalan diye onu diyorum ya. Şey diyorum ben radarda hani yere yaklaşınca altımızdan hemen görüyorduk ya. The best way to land your ship is in decoupled because you can just gelmemiş ya, yapmamışlar like very smoothly land on the surface. Eğer iniş yapmak istiyorsanız decoupled modda iniş yapın diyor. En iyi yöntem diyor. Kapalıyken mi açıkken? Şu an kapalı gibi. Öyle diyor, decoupled'da diyor. Coupled mod kapalı. Şu an kapalı ama. İşte decoupled da şu an yani yine. Zaten decoupled uçacağım diyor. O şeydeyken sadece. Çok iyi ya. Power off. Tuşlara ne güzel basıyor. Animasyonlar iyi. And the canopy off. Mecbur mu basmamız lazım buna? U'ya bastığın zaman da aynı. U'ya bassa. Ha iyi tamam. Şey çok hoş ama oradaki harfleri yazıyor ya otomatikmen aramana gerek kalmıyor. Evet. Okay, that was a bit of a buggy bumpy ride, but thank you for taking Gladius satışları şu dakika artıyor beyler.
Yukarıda savaş dönüyor hala. And we'll see you in the verse. Thank you. Sağ ol dostum. Thank you so much, Yogi. Mola zamanı. Everybody, it's time for lunch. We'll be back around 2:45. So get yourself some O food, siganı get var ya, yourself some kesin bu drinks, adam get şey yourself some yapmıştır ha. snacks, stretch your legs, and then be back in Hall A when we come back, because from this point forward, you're not going to want to be anywhere else. We'll see you at 2:45, everybody. Take care. Ostigana şey diyorduk ya biz hani, o da bayrak takıyor. Harbiden. Kesin bu adamdır ha onun. Okey arkadaşlar. Ben de ufaktan bir mola yapacağım. Daha doğrusu bir saat herhalde. Mola yapak ya, bir saat. Şeyler yemem lazım. Ondan Yemek sonra mi? aynen bir şey yemem lazım. Yemek mi? Bayağıdır yemedim ben. Ondan sonra geleceğim yine. Panellerle devam edeceğiz. Ondan sonra ne geliyordu? Bir bakalım hemen. Living on the Edge, Destination Adventure. Ha okey. Sen yine de ben buradan açayım ben. Aynen. Yorulduk da abi. Çok şey gösterdiler. Vallahi Son kısımda, son bir saatte. Gayet iyiydi. Uçuş gayet iyiydi bu arada. Silahlar, piknik. Aynen. Bundan sonra 2 panel daha gelecek ve son panel sanırım bu closing ceremony Squadron 42 olacak. Kaç saat aralık? 45 dakika. Yok. 45. Oha Ya. 4.45 mi? O zaman 2'yi 45 geçe. Yok 3'ü 45 geçe Türkiye saatiyle. Bak bu az önceki panel az önce buydu. Taking Flight. Closing Ceremony'de harbiden ne yapacaklar acaba? Çünkü Saat- 45 dakikalık bir aralık var orada. 4-5'e kadar buradayız eğer sonuna kadar durursa. Valla ben yarın evdeyim, o yüzden durabilirim, sıkıntı yok. Ben işe gideceğim maalesef. O yüzden uykulu bir şekilde gideceğim. Fark etmez. CitizenCon bir kere olur. Bir seferlik olur hep, yani senede bir. Evet, daha az uyuyun ya. Ha, sen de öyle rahat dedin ki ha. Ya benim okulum olsa ben uyurdum ya. İyi hadi. Bak Mola şeyine geçelim. Bu da çok güzel olacak. Burada bu yeni bunkerlar var ya, çok büyük underground facility'ler diyorlar ya, yeraltı. Net gösterecekler. Yani orada bitti herhalde, onu gösterecekler. O zaman beyler bir saate görüşür müyüz? Uyumayın ha. Aynen. Aynen. Ben böyle açık bırakayım arkadaşlar. Tamam. Discord sesini verme, kapat, konuşursak sohbet muhabbet. Ben aynen mikrofon sesini kapatıyorum. Gerçi olmuyor böyle. Çünkü siz konuşursanız duyuluyor. Başka bir odaya geçmemiz lazım o zaman. Yok, o da olmuyor. O da olmuyor. Sen gelmeyeceksin o zaman. Aynen. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmeyeceğim aynen. Ben siz devam edin o zaman. Geçenki aldığın şeye de alabilirsin. Video atabilirsin aslında. İyi geceler Pay. Neyse ben bir kahve yapıp geliyorum. Gece uzun olacak. Kahveci. Aslında Discord'un şeyini OBS'ten kapatamıyor musun? Şu an bütün aynı ses, hani hepsi aynı kanaldan geliyor. Ona belki ayarlamam gerekiyor. Bir ara yaparım onu. Çok boş kısım yok aslında. Yani anlatılanlar hep şeydi işte. Dediğimiz gibi yorgunluk var ya, onlar bize ağır geliyor artık. Ya abi yoksa bir de hepsi gerekli olan şeyler. yani tabii, yani Star Citizen'ı takip eden biri yani bütün söylenen şeyleri gerçekten dinliyor, takip ediyor yani, ama sorun şu, bir de ya bazıları o kadar çabuk konuşuyor ki, o kadar çok bilgi veriyor ki onu direkt çevirmem değil yani, imkansız bir şey. Yani ben kendim ilk önce bir dinlemem gerekiyor. Üstelik hani biz de bir konuyla ilgili konuşunca bazı şeyleri kaçırıyoruz. O yüzden. Aynen. Ama arkadaşlar sadece resimlere ve videolara bakıyor tabii ki. İşte orada bir şey görmeyince boş olabilir. Ama aslında söylenenler de çok önemli. Elbette videoda görmek istiyoruz. O da var. Burada biraz motorun reklamını yaptılar yani. Bayağı bir şey detaylı anlattılar. Biraz
Evet, ben yayını açık bırakıyorum. Şöyle yapayım. Sunback ekranını getireyim. Ondan sonra bir saat sonra görüşürüz arkadaşlar.
Evet, yine yayındayız. Sesini de açalım. The first of our two-part environmental presentations, starting with living on the edge. Okey. So take it away, Arkadaşlar, şöyle devam etmeden bazı sızıntılar oldu. Ve bu sızıntılar aslında bizim düşündüğümüzü teyit ediyor bir nevi. Sanırım bugün yani Squadron 42 ile ilgili çok büyük bir şey olacak. Yani o büyük bir haber gelecek. Siz artık seçin. Yani bir gameplay mi yoksa bir çıkış tarihi mi? Ama bu kadar hype yapılması bence bir çıkış tarihini işaret ediyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Chat'e yazın istiyorsanız. To our locations when it comes to the design, a high level overview of the design of our locations. I'm going to describe you the processes of our workflow and the goals that we aim to achieve. Konuşmacı Türk diyorlar, doğru mu? To break down our process a bit. İsmini görmedim maalesef. But it starts out with the pre-production phase and ideation phase. Here we everything starts out in the mind. We bring it down to paper, sketch, write, formulate a plan based on our overall design goals. And then it moves on to the blocking stage. CIG'de en azından 2 tane Türk çalışıyor. White box and gray box phase. This essentially contains all of the gameplay that you would see in the final product. Basically, the way it's meant to be played, and we test this out with a lot of iteration and a lot of testing. And it's basically the white box is not in a stage where it's presentable. That comes now. So on the right is the food court that Adam is going to be showing you later. Takip için sağ ol Okan. Hoş geldin. Yeah, this is the final product, VFX, lighting, and everybody had their pass on this. And level design or other designers still maintains the space and makes sure that the systems that get created are being retroactively implemented. All right, so one key aspect of game development in general is the balance of narrative, visuals, and gameplay. So all these interplay, they interconnect, and it's the foundation that runs through all game environments. So it's important to communicate context, and here in this draw-over, you see that narratively, we see sort of a dangerous environment. The spiky shapes here are sort of threatening. We see defensive structures. We can expect some enemy NPCs here, but it's also an old village. Maybe there's some exploration, some loot to be found. And then what's also important is communicating goals. So goals can be the pathways that you take, the gateways that bring you from one step to another, and so on. Oops. Yep, there we go. Okay, since we're a sandbox game, accommodating playstyles böceklere bak. is pretty important. So playstyles meaning going guns and blazing. Öyle gözüküyor, böceklere benziyor. Haşlanmış gibi ama onlar biraz sanki. Infiltrationy pathway if you wanted to, but also all the social aspects that you know from Stanton. Nasıl bir social aspect? To do this, we establish. So one of the core design philosophies is granting the player the freedom of choice to do what they want to do at any point throughout their experience. And we do this by establishing or defining multiple pathways or archetypes that we call primary, secondary, and tertiary pathing. So the first one is pretty straightforward. In a social setting, you have the goal right in front of you, and it's a single goal, such as here in the Habs. In a combat setting, this is very exposed, so it's dangerous to traverse this route. Where it gets more complex is when you have, such as with this outpost here, when you have multiple goals that can be equally important to the player at any given point. This is where we need to have a bit more Aynen, bir sızıntı geldi, doğru. Ve bana kalırsa bir çıkış tarihi verecekler, evet, onu demiştim ben. En azından bir gameplay videosu göreceğiz, en azından. The second path is, these are secondary pathways, so these are alternative routes. And these are options that are offered to you as you choose the primary path, for example.
İsmini bilmediğimde lavuk diyoruz kanka. So you may know this as a tourist when you go to a Kıymetli new dostumuz city diye. and you look around the corner and you see an alleyway that sort of Yurttaşımız. looks nice and it Yozgatlıymış. evokes your curiosity Aman and dadaş. you want to investigate. Dadaş. In a Kardeşleri. combat setting, these are covered approaches or opportunities for you to flank Halim abi. the enemy to Efendim? get to your goal. Bak which could be Skadron this 42 building, bekleyenler var. on Hatta the sketch. SC'den daha çok bekliyorlar. Yeah. Kaydet. O nasıl oldu ya? Daha dün sormuştuk, herkes Star Citizen'ı bekliyordu. Şimdi herkes Squadron 42 bekliyor. Ne oldu? Hayır değişti. Herkes beklemiyor işte. Tarih Halim abi de hemen herkes yaptı ha. herkes yani. Bol konuştu hemen. Evet. Herkes. Hepimiz yazalım o zaman şuraya. Ben de bekliyorum. Siz söyleyin. Siz daha çok Squadron 42 mi çıkmasını isterdiniz ilk önce yoksa Star Citizen mi? Gerçi Eren sen demiştin, hatırlıyorum. Çıksın da kurtulalım bence. Skadron çıksın abi. Yo Çıksın da bir çıksın Star ki Citizen bir gelsin Ha. artık. Oraya bir kaynak aksın. You might have seen this in a previous presentation. It's very important to ground the player to their environment, offering them ways of interaction, being able to change the state of rooms to Şu toy with the AI. Squadron 42 çıksın da bizim kitle, Türkiye'deki kitle biraz oyunun lore'unu da öğrensin. What gets a little bit more complex is when you talk about resource network Aradan systems, such çekilsin as in Squadron Day One artık, when Torsten çıksın. O zaman mentioned hiç that değilse we are o konuda daha az soru gelir. implement this as Squadron'un well in çıkması ne locations. güzel olur biliyor musun? Şimdi Star'ın And this will allow buglarının the player bitmesi falan to uzun zaman alacak. engage with their Girer environment Squadron in different sıkıntısız ways. oynarsın. They will be able to Yani power up kafa or dağıtırsın. down Değişik şeyler entities yaparsın, such as gezersin, turrets, edersin. gates and doors. 5-6 And ay also idare eder alter canım. life support systems. Ben niye zengin oldum biliyor musun? İşte biraz türüne bağlı bakalım nasıl bir şey olacak. Being able to İnşallah power up or down öğreniriz certain öyle. sections of a security system. And security systems in turn will be dependent Evet, on ayrı security oyunlar. tokens that you will Squadron be able to 42 grab aslında from sadece other single player, yani NPCs in your environment multiplayer to yok. then gain access to other Oyunun biraz hikayesini öğreniyorsun işte. Hani lore'unu Hikayeli falan. oyun. Hikayeli oyun aynen. Single player. Reputation is a big topic for us, especially with Pyro. So reputation, what does it mean? It means that Star Citizen'de multiplayer bölümü. your relationship with factions, and factions are the UEE in Stanton, or outlaw gangs, especially now in Pyro. And this will define your play style within this environment. So it Yani will define aynı how derken you aynı experience lore'da the geçiyor tabii location ki. that you're in, Hikaye more açısından daha social önceden context geçiyor. O or doğru da ben şey açısından demek istedim. context. Tamamen tekniksel açıdan tamamen iki farklı oyun. Çünkü We talk about reputation Star games as Citizen well, especially in multiplayer. the later presentations. So in the case of the food court, in the rundown station, we have multiple floors. So the first floor Star is the gang Squadron floor, 42'nin kötü and çıkma that might ihtimali require nedir? you to have a Aslında better, şu an bütün gördükleriniz relationship with hoşunuza the gittiyse owner of eğer this o zaman Squadron 42 de hoşunuza gidecek. Çünkü en azından gördüğünüz şeyler hepsi Squadron 42'den geliyor. unique mission givers that you can go to and accept a mission that Bu konuda are Chris Roberts'a offering biraz you güveniyorum. O missions çok themed detaycı after ya. the faction or the owner of this location, Yani but also give you access to lore'daki şeye de uğraşır yani unique detaylara. gear, collectibles, ship weapons and items. Multi olmasının bir ekstrası yok diye, yani bir multi oyunu yapmak, programlamak ve bir single player oyunu programlamak iki ayrı şey. The glue behind all of our locations is the content. Mekanizmalar aynı, doğru. It is the Zaten o reason yüzden why we go to Squadron these 42'den locations in Star the first Citizen'e place. aktarıyorlar. And our main goal right now is to not have that divide between social and gameplay as much as we do in Stanton. But Fox mix it TR'nin up a arada little and make algılayamadı that daha adamın dependent sorusundan, on onu the anladım reputation yani. that you have with the factions or the owners Adam of the iki tane locations. farklı oyun mu, bir tane oyun mu And demek istiyor? yeah, İki we're looking farklı into oyun more diyoruz biz. content. Aynı As evrende you geçen see iki listed farklı there, oyun. there's a Biri bunch of single new player, stuff coming as biri well. multiplayer. Bunu And yani with daha the later presentations, ne anlatıyorum ben for anlamadım. example, with the logistics hubs in the second portion, we are also looking into rates. Single'ı multi yapmak Yeah, zor değil. Aynen. that's it for me. I Abi. will pass it over to Eddie now. Hope you've enjoyed this. Take care. Bye. Görüşürüz. Uğurladık Hi everybody. Yozgatlıyı. So, I'm Eddie. I'm an assistant art director on Star Citizen for locations. Before we start, I'd like to Squadron mention 42 that Steam'e gelir mi? obviously Sanmıyorum ama bir nevi de olabilir diyorum çünkü
Konsola da çıkmayacaktı Squadron 42 ama sanırım konsola da çıkacak. O zaman gelir. Acaba konsola çıkartmasalar yanlış olurdu. Acaba bunu mu diyecekler bir gün? O mu acaba şey gizli sızıntı falan işte yok konsola falan da çıkaracağız diye. Ama o zaman çıkış tarihi de söylemesi lazım ama o zaman. Yani release date verilince altında çıkıyor ya böyle logolar hangi platformlarda çıkacak. Aynen. Zaten orada belli Oradan oluyor her da zaman. evet oradan çakabiliriz. I'm going to start by going over how we've expanded the library and what that means we can now achieve with the new locations, and then how we achieve that variety from the library. Başlangıç paketine bağlı. Hani aldığın pakete bağlı. Çoğunda sadece Star Citizen var. 10 veya 15 dolar üstüne ekleyince Squadron 42 de içinde oluyordu. Ama birkaç aydır Squadron 42'yi satın alamıyorsun. We'd worked on our library of content to the point where we could make smaller locations like this one, but with a limited amount of variety between each one. And this is what that library of modules Evet, look like. base olayını biraz gösteriyorlar. We've established our main building modules as well as some of our larger Modülleri gösteriyorlar. smaller secondary and dressing and standalone modules. But each outpost couldn't be too large without there being some obvious repetition between the modules used. So let's have a look at that library today. Wow. Yani bayağı bir aset yapmışlar yani. O hangi köymüş ya? Biz de oraya gelelim. Yani mümkün mertebe birbirinden farklı gözükmesini istiyorlar. Yani Stanton'dakiler mesela çok benziyor birbirine. Buradakiler bayağı çeşitli olacak. Bayağı modüler yapmışlar. Bunları karıştırarak aynen. I'll go into what that means a little bit in a minute. But the challenge of a sandbox location like this, as you can see, it's not about building a single unique location. That can be quite Bunu gördük galiba değil mi? Bunu gösterdiler. It's about giving our artists and designers the building blocks. Şey girmişti. Gladius inmişti oraya. Locations that all feel somewhat different, even if they do share that same basic DNA. So it's about creating both the ingredients at the same time as the recipes and making sure all of those flavors work in harmony with one another for both visuals and gameplay. So every individual part has to take into consideration all of those design philosophies. So every single module has to take into consideration those design philosophies that Khan mentioned. But we also have to make sure that they work with those same principles when an artist or a designer combines them into any one of a number of different layouts. So the more ingredients we have to work with, the more recipes we can create. But with that complexity comes the challenge of keeping everything harmonious. So we like to think we've done a pretty good job with that. But that's me. Using this expanded library, we've been able to increase the individual location size because there's less of that obvious repetition between buildings within any single location. And we can't really call some of these large locations outposts anymore. They become something more like settlements and imply a larger and more established community. Now, as a player, it will mean a lot more to explore and do at any single individual location. Çok güzel duruyor ama bayağı şey bayağı şey duruyor. Nasıl density yine yüksek. Yani dedi karakol seviyesinde değil dedi artık böyle yerleşim seviyesinde diyor büyüklüğü. Aynen. Doğru diyor. To repair some wind turbines. You could counter an outlaw attack from a neighboring outpost, or on the opposite side, you might be stealing or destroying vehicles for the criminal gang that you're working for. But in the art department, we always say show, don't tell. So let's stop looking at slides and let's have a look at some of the locations in game. Aynen. Video gösterin. Frontier Outpost. Drake Mule galiba. Çok güzel duruyor ama ışıklandırma falan da çok hoş oldu. Arkada bir Drake Vulture iniyordu. Canlılık olması güzel ya böyle outpostlarda biraz. Keşif canlılık. Şuraya bak. Bu galiba yine Pyro 3 galiba. Burası Pyro 3 aynen. 5, 3. Hep Drake gemileri görüyoruz. Hep Drake gemileri. Niye acaba? Hangi şey yani? Bu en güzel Drake gemisi geçti ya. En güzeli. Arkadan çarptım sıkıntı. Düşünsene atmosfere bak Drake Buccaneer orada. Aynen. Onun bir işlevi gelsin o zaman konuşur. Drake Star Citizen evreninde Toyota markası arkadaşlar.
Harbi Öyle severim abi, öyle deme. Toyota çünkü teröristler kullanıyor ya. Buccaneer. Her yola geliyor yani böyle. Peki. Buccaneer yani o atmosferde sağlam döner yani bu arada. Kanat sanki sadece. Buccaneer değil şey. What flavors of Outpost did we just see there? Well, we categorize them in two different ways, as I said, and then we mix and match those categories together to provide that variation. Herald. Now the first and primary is the archetype. Dönmez işte de oradaki Herald'tı. Yok şey diyorum, Buccaneer vardı da. Buccaneer da güzel döner atmosferde. Şey dedi ya, Erhan en güzel gemi geçti. Sadece motor, kokpit. Onun sadece ileri var, sağ sol yok. İşlevi gelsin o zaman. Through the dedicated trade building module. And I mentioned earlier some more like general Flora var bile. Bu da çok merak ediyorum. Onu nasıl yapacaklar? Nasıl bir gameplay olacak? Flora and fauna. Gameplay function of a settlement, but there's also a middle layer. Yani bitkiler, hayvanlar bunlar bir. Fauna da atmosfer, hava durumları. Daha çok yaratık görmek istiyorum ya. Pyro Crab'ı görmek istiyorum. Onu Insight'ta gösterdiler değil mi böyle bir şeyini? 3 sene önce falan gördük onu. 2-3 sene önce. Yok şeydi de. Pyro Crab. Geçen de bir yerde bir gösterdiler onu. Trailer'ın birinde böyle ufaktan ucundan gösterdiler. Ucundan gösterdiler. Now at the moment we have two main themes. Internally we call these independent and outlaw. So themes offer additional variation on top of the archetypes to inform the look and feel of a location. Not just visually, but which people you'll interact with there, how they'll respond to you based on your rep, what types of missions you'll have available to take şu an hepimiz store'dayız. So themes don't change the fundamental architecture of a space or the archetype of a location, but they do drastically bir sızıntı oldu ama o sızıntı doğru mu bilmiyorum. Gameplay experience significantly. İnşallah doğrudur. Let's take a look at the first of our themes. Our independent theme. Aynen 12 ay içinde gelecek hepsi. Öyle dedi Chris Roberts. Yani niyetleri öyle. Öyle söyleyeyim hani. %100 hepsi geleceğini sanmıyorum yani. Beklemiyorum açıkçası. Öyle bir beklentim yok. Geçmiş var çünkü. Yani. Beklentiyi biraz aşağıda tutmak lazım. O zaman üzülmezsin. Star Citizen'de bunu anladım. Ama çok güzel duruyor ya. Frankiler çok böyle çok sağ ol. Şey yok. Buraya bak. Gülmü yağıyor lan. Bu atmosfer biraz daha güzel. Eşya yani. Aha, farming. Mesela İlan abi burada kesin yani iyi çalışır ya. Bu işi sever herhalde. Meyveler zaten yeniyor, toplayabiliyorsun oyunda bulursan da ekmesi farming gameplay'inde ucundan bir şey yok. Toprağına uğraşma işini. Sen farming sever misin yani abi? Oynamışlığım vardır yani farming simülatörü. Bayağı oynadım zamanında. Gerçek hayatta yapmadığım iş de yani. Oyunda bayağı oynadım yani. Yaştan dolayı bir sorayım dedim de ya. Al işte. Görsün bakalım. Evet, bırakamıyorsun dediğin gibi. Ben 4 senedir oyunu takip ediyorum ve yani hala oyun çıkmadı düşün alfa ama 4 senedir oynuyoruz, takip ediyoruz. And in contrast to that, we have a theme that lies in a direct opposition to the independence, which we call the outlaw theme. So let's take a look at that now as well. Pyro'dan hariç başka bir sistemi gösterecekler mi? Onu da merak ediyorum. Valla dün biraz o hissiyatı verdiler. O lavuk Jared dedi ya. Evet. Stanton, Pyro ve dedi bir şey söylemeyeceğim dedi, geçti. Nix. Kesin. Bence bir tease ama seviyesinde kalacak. Böyle çok detaylı bir şey görmeyeceğiz gibi geliyor. Ama öğreneceğiz. Aynen. Bence de öyle. Öğreneceğiz. Pyro'yu yoksa örtüler yani şey olarak. Pipe'ını örtüler. Niye örtüler var ya? Daha da heyecanlandırır.
onu neyden abi? Onu da başka bir zamanın hype için kullanacak yani. Abi başka zaman da yani Pyro'yu 4 yıldır izliyoruz. Yani. İşte onu bir ay 2 ay daha izlettirecek örnek veriyorum. O bitince diyecek ki Nix. Trader gösterecek. X vermeyecekler ama. Yok vermezler. Bahse girelim mi? 500 UEK. Yok Şey 500 UEK olsun. gösterirler ama şeyi vermem. Update'i öğretilmezler. Yok. Başka sistem verecekler bence. X'i vermeyecek. Ha sen şeyi diyorsun ha, ben Nix direkt Nix olarak demedim ya. Hani başka örnek şey. olarak. Her şeyi verip etmişler. Çok farklı bir kafa ya bu Pyro kısmı yalnız. Yani Stanton o kadar çok ayrılıyor ki. Bakır'ı taret olarak koymuşlar oraya. Abi lan kanatlarını kırpmışlar. Oh. Aga. So the outlaw theme tells that story of these once functional settlements being completely overrun by the various criminal elements that inhabit the system. And visually, we have themes of a regressed and subverted civilization. So we layer on top of the architecture these spiked and aggressive forms, and ya bu kısımlarda bayağı Pyro'nun mimarisinden, atmosferinden, temasından bahsediyor arkadaşlar. Poorly maintained fixtures. Şu anda daha çok yer altında ve bina işlerindeki temadan bahsediyor. Of the independent theme, but some have been completely changed to more nefarious purposes. 4 senedir biz Pyro ile ilgili haberleri alıyoruz değil mi? 2019'da en son. Aynen. Yani acaba gerçekten 4 senedir bunu mu yapıyorlar yoksa 4 sene içinde başka şeyler de yaptılar mı? Yani başka sistemler falan. Halim ne ara 4 sene oldu ya? 2019'da ilk Pyro'yu o zaman duyduk. Şöyle bir şey olabilir mi? Mesela gezegenle ilgili çok şey anlatıyorlar, çok alan anlatıyorlar. Belki bazıları işini bitirip yeni sistemin temasını işte belki müziğine, belki kıyafetlerine geçmiş olabilir. Bence de çünkü 4 sene bir tek bir sistem üzerine çalışmaları bence çok aşırı saçma olur. Yani işi biten geçmiş olabilir yani. Bence de. Eğer Squadron ise ya Pyro release. Soliste. Pyro release. Tamam onu biliyoruz. Tarih. Ama iyi bir şey söylediniz yani noktaya geldik. Squad'ın 40 hani şöyle dediler ya CIG'ye işte %70'i 10-15 sistem olur ya. %70 %80'i zaten Squad'ın 42 ekibine aktardık diyor. Yani işçi sayısı olsun veya işte paralar olsun hep Squad'ın 42 gitti diyor. Squad'ın 42 bittiyse orada da en azından 7-8 tane sistem yapıldı yani. Yani sistemden oynatacak hali yok yani. Bu ara sadece ufak bir ekip işte Star Citizen için, Star Citizen ölmesin diye öyle söyleyeyim. Bir sistem yaptılar veya 2 tane o kadar yani. Rüstünü bir kişi yaptı. Pyro'dan sonra hızlanacak aslında çünkü şimdi Squadron 42 biterse daha çok Star Citizen'e odaklanacaklar. Öyle düşünmen lazım. Bizim derdimiz de o zaten. İşte o yüzden çıkmasını istiyoruz değil mi? Oynamaz değilim diyorum ya bak o oyunu alacağım yani. Parasını verip alacağım. 4-5 defa da oynarım onda sıkıntım yok. Yani Star Citizen'ı seven, Star Citizen'ı oynayan bence Squadron 42'yi de alması lazım bence. Yani bence de yani o ne? Öncelik o değil ama. Fransız geldi sahneye. All right, guys. My name is Nicolas Pinchot. I'm from Montreal. I'm assistant art director, and I'm here today to show you the next new derelict settlement we did. But just before that, I just want to say thank you to everyone who worked on that mandate. You guys made an awesome work. I'm super happy and proud to be here today to show you that, all of you guys and to the world. So let's go to the chase and let me present you the new derelict settlement. Yeni derelikler yani terk edilmiş outpostlar diyecektim ama hepsi terk edilmedi.
Yağmur yağıyor. Add-on paketiniz varsa şeyinizde hala geçerli onlar. Bozdurmayın abi. Çünkü Squadron 42 eğer release olursa, yani release date verirlerse satışa yine başlayacaklar ve oyun daha pahalı olacak, söyleyeyim size. Direkt $70 olur en aşağı. Evet, onun gibi bir şey en azından $70. 70 derler. Evet. Limited arada... Edition $100. Yani bir de Edition kesin olur bu arada. Bu arada Pyro'nun çıkmamasına engel olan şey Pyro'nun bitip bitmemesi değil. Büyük %90 şeyi server machine. Şey gördünüz mü Yani yürürken? olsa bile o yüzden çıkmıyor yani. Server machine olmadığı için. Bar. Buraya bile bar koymuşlar. Pyro bence en kısa zamanda çıkacak ya. Çok beklemeyeceğiz. İşte server machine bittiği dakika çıkacak. Direkt sunarlar yani. Ama burada hata gördüm. Evet, parlar havada duruyor. Biraz öyle, evet. Ama bu da ilginç gözüküyor. Değil o var. Aa, ilk defa böyle bir şey var bu arada. Su üstü outpost. Ya tam Mad Max kafası. Alev. Ama Yani bunlar... oradan alevin çıkması falan değil mi? Aynen, Buradaki su texture eskisi hala galiba. Evet eskisi. Ya büyük ihtimal farklı departmanlar farklı şey üzerinde çalıştığı için herkes kendi trailerını yaparken sonuçta en güncel motora sahip değil. O yüzden birinde sub farklı, birinde bambaşka, birinde eski versiyon. Bu videolar belki 3-4 ay önce yapılmış da olabilir. Tabii canım 3 ay önceden biraz Bizim gördüklerimiz, o yeni şeyler aslında son birkaç haftada eklendi galiba, öyle düşünüyorum, yani öyle tahmin ediyorum. Ya da eklenmedi, daha eklenecek, düşün yani. Vallahi buraya inersem çökecek gibi duruyor ha. A1 bir bomba atsa... Düşünsene Starfarer'la inmeye çalışıyorsun direkt la. Landing pad'i nerede buranın ya? Şu arkada bak. Ha. Pretty cool guys, eh? Reclaimer'ı üstüne bindireceksin, çarp. Reclaimer'ı direkt bunu tut götür kaldır bu istasyonu Reclaimer'ı. By the way, we made more than 4, it's not just 4, we made more than that. So we split those settlements into categories, social and hostile. In the social one, we will have drop-off mission, shops, food, loots, and drinks. And hostile one, obviously, will be more focused combat. Let me show you what it looks like. Hayır, bu Starfield değil, eğer onu merak ediyorsan. Bu Squadron. Yok, Squadron 42 mi diyor da? Yo, bir de Starfield'e benzetmişler diyor da. Delivery görev mi yapıyor? Aynen. Deliveries completed 0. Orada şey gördünüz mü? Koltuklarda AI oturuyordu acaba. Ona da nasıl çalıştılar? Geminin içindeki koltuklar. Amelelik yaptırabilirsin. Kim lan? Oyuncu mu? Başka bir oyuncu bence. Yani şu an hep mesela eski UI'yi falan görüyoruz bu arada. Fark ettiyseniz. Bence benim düşündüğüm gibi kanka, hani sonuçta hani yani olan bize bir şey değil mi? İleri bir şey göstermiş olabilirler oradan yani. Bayağı ileri. Yani şu an %100 hazır olmayan bir şey olabilir gösterdikleri o yeni UI olsun şey olsun. Onlar hazır değil de biraz daha şey çalışması lazım. ...12 ay herhalde, 12 ay. Şu an biz 2010'da evdeyiz değil mi? Ne? Şeyde programla. Living on the Edge. Değil mi? Aynen. Halim abi. Evet. Tamam. Evet 12 ay. Hadi bakalım. Yani gelecek sene CitizenCon'da bunlar hepsi içinde olması lazım. Yani Star Citizen'da olması lazım. En geç o zamana kadar.
Fight ne kadar kötü gözüküyor ya. O zaman o zaman CitizenCon'a gidersek eğer Halim. Yumurtayı yanımda götürürüm ben. Kriz çıktım. Bunları oyunda değilse direkt atarım ben. 12 ay çünkü dedin. 12 ay geçti, biz de buradayız. Tamam, at yumurtaları. Bence de. Yumurtaları fırlat abi. Ama ben gittikten sonra at onları. Bir de üstünde TCT tişörtün varsa onu da çıkar. I like the end. The end's awesome. Satarsız emin ben Alright, in summary guys, İlan abi arkaya bir dönüyormuşuz bizim topu. Hiç kimse yok. Beni dövüyorlar orada. İlan abi de burnundan şey efekti geliyor, kanalıma efekti. Aynen öyle. Olay gene. Siz de vurursunuz orada. Thank you very much. I will let now Adam to show you more good stuff. Thank you. Şey gibi giyindi, barkeeper gibi giyindi. Kemerinden mi öyle? Bu ara barkeeper nerede? O da eklenecekti oyuna değil mi? Alright. So, welcome to Rooftop Stations. I'm Adam Sanders. Environment Artist. Environment Artist. Şimdi istasyonlara bence gireceğiz. Well, these are stations reinvented. These have new themes, Bayağı Pyro'yu anlatıyorlar ya. and gameplay to support new and interesting experiences. Aside from the social aspects, there is gameplay and exploration on the location. I've hoped you had a chance to play the demo over the past couple of days. I've spoken to a few of you. It's pretty good, right? Bir şey söyleyeyim mi size? Belki güleceksiniz ama bu karakter customization şimdiye kadar en güzeliydi. Ben gülmeyeceğim de. Çünkü bilmiyorum yani o Al işte bak. Halim. Ne oldu? Release diyor. 6 planet diyor. 26 tane istasyon diyor. Oha. Ne anladım? Dur bir dakika. Bir dakika bir dinleyelim arkadaşlar, onu merak ediyorum şimdi. Our focus today on the rough and ready owned Pyrotech Amalgamated. Çünkü 26 station olmaması lazım. Planet 2, the Grange Point 4, otherwise known as Checkmate Station. Şuraya bak ya. Burada iyi selvet yaparsın. Hani hiç istasyon olmayacaktı. Ya diyor ki bak, bazıları gangların elinde, kimisi bağımsızların elinde, kimisi de terk edilmiş. Soyuz gemisini alan var, evet. Kim acaba? İlan abi sen şey diyordun işte, Pyro sistemi de çok da böyle korkunç falan gözükmüyor yani, ya da karanlık gözükmüyor beklediğimiz gibi diyor. Burası mesela bayağı öyle gözüküyor ama. Bura Ruin Station 10 numara yani. Ben dün ilk gördüm 10 numara yani hiç. Köşede beni bıçakladılar da abi geç. İzlerken böbrekten yedim. Acayip. Ama bazı gezegenlerde yani standon yani. Bir şey yarım yok. saat oluyor. Kaptan C'ye bir Polissiz bir sistem nasıl olacak bileceğiz. Kim kime dumdum. Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Aslında Pyro'da çok istasyon olmaması gerekiyordu. Yani terk edilmiş bir sistem olduğu için. Ama şu an az önce şey dediler. 26 tane istasyon olacak dediler. Biraz yön değiştirdiler. Yani buraya grupla gelmek gerekiyordu. İşte Starfarer'ın falan. Yani böyle bir tamamıyla gitmen lazım grupların. Bunu öldürüyor işte. Önemli olan o istasyonlara ne hizmeti verdi. Eğer bir hizmet vermiyorsa yakıtmak tarzında tamam, o zaman isterse 100 tane olsun. Ben de bayağı kalabalık kısmında biz böyle rahat rahat inemeyeceğiz. Boş olacak, terk edilmiş olacak ya da gangsterlerin elinde olacak yani. Çetelerin elinde olacak. Ya da şöyle olabilir. O gangsterlerin reputation'ın iyi olması lazım oraya inebilmek için. İnmek istiyorsun, öyle yapacaksın. Evet.
Some inhabitants are prevented from going inside and are stuck here with no means of getting out. Slums are formed beneath the bridge, smuggling routes established. Some shopkeepers will sell you water. Akkor orası doğru da hani şey açıdan biz sevinmiştik. Hani mesela elimizde bu refuel gemisi mesela Starfare'a daha çok önem kazanıyor mesela böyle yerlerde. Ya. Ama bu kadar çok istasyon olursa. Yani multiplayer bu sistemde tam multiplayer yaşanacak bir sistemdi yani. Herkes birbirine aynen bağlı. Burada gerçekten buraya tek başına gidersen işin bitti zaten. Yani multiplayer'i burada yaşattıracaktı yani öyle yapması lazım yani. PvP area öyle düşünün yani PvP bölgesi. Bak buraya giremiyormuşsun reputation olmayınca. Aynen. Alternatif giriş var ama diyor. Ya da çarpışacaksın. Çarpışım olsa düşünsene istasyonun içine herhalde. Spawn oluyor yataktan kalkıyorsun. Çatara patara her yer. Ne oluyor da? Artık yatakhanelerde yatarız. Mustafa beraber. Bir odada hepimiz yatarız. Kişi çıkıyor kontrol ediyor. Vardiyalı yatış. Valla. Bak ama bayağı yerlerden dolaşıyor. İçeri gireceğim diye. Çok uğraşmışlar bu istasyonla. Şey gibi. Hastaneden kaçış gibi. Bak side routes hani yan rotalar diyor. İleride gelebilecek gameplaylere de olanak sağlıyor diyor. Görevlere falan. Biraz da tabii oyuncuya kalmış. Bu yolu seçecek mi? Değil mi? Belki Sneaky oynamak istemeyecek ya da oynamak isteyecek. Burayı seçecek. Bu da diyor ki hem diyor vertikal diyor hem yukarıdan aşağı hem de yatay olarak diyor ilerleme şeyleri var. Hani. Bir kat yukarı çık, bir kat aşağı falan. Burayı ezberleyen, öğrenen yaşadı. Khan touched on reputation earlier. Let's see how that is applied to the stations. Maaş So how does the yatırmadım reputation gate in the entry deck affect fazla yatırdık maaşlarımızı. Mustafa maaşla bonkördür, sıkıntı yok. So if you have good reputation, cimrileri biliyoruz biz. No fuss, it's the quickest way to move through Parete bizi kitleyip zorla. However, you got to put the time and the effort in to get to this point. What happens if you neutral reputation? So you might be waved through, maybe you have to pay a bribe. Kim o bilmiyorum ama bu dünyada beleşe bir şey yok. Or you have to build up your reputation. You have have bad reputation, and for all you naughty ones out there, I know some of you exist, this applies to you. In short, you're going to have a tough time, but you have options. Reputation sistemi biraz... So stealth via other pathways might be one of those zor options. Gibi ya. You build your reputation up from scratch. Çetelerle aramız iyi olursa standına dönünce başımıza bir iş açar mı? Bir sürü çete var orada. Farklı çeteler. Mesela birisiyle aramız bayağı iyi döndüğümüzde o etki eder mi acaba standına? Sen ne yaptığına da bağlıdır ama. Gidip İlhan abi kesin şeye katılır. Fire Rats. Most modules are interconnected with vents and maintenance shafts. These reward the players with an exploration pass as well as potential loot. So what alternative routes exist to enter this, access the station? We'll offer the opportunity to access the station through multiple EVA points on the exterior. It gives you the choice on how to tackle missions and reputation issues. These alternative entries allow the player to circumvent the ATC loop completely. Useful for when your reputation with the owners would normally prevent you from going through more official ways. These service spaces that provide content aligned or against the owners of the station. The maintenance hatch access points are a new common sub-location to the stations. The stations are planned to house maintenance areas that increase the interconnection. Burada bakıyorsun ki 5-10 kişi aynı anda koşuyor. They act as alternative pathways. Kimler düşecek, kimler varacak. Yok, ya da tek bir yere gidemiyorsun ya. The market. A central location for the controlling faction. It houses all their nefarious activities. You can participate in their endeavors if you have the right rep. Let's have a look at some of those key features. Bir gün acaba bir dönerci görecek miyiz? Star Citizen'da. Allah onu yapmamışlar ya. Olması lazım. Makos. Döner ünlü yani dünyada. Afrika'daki şu köydeki adam biliyor. Gang Black Market, okey. Bak burada reputation'a bağlı equipment satın alabiliyorsun. Hani güzel, iyi olan equipment'ı yani almak istiyorsan reputation biraz
Yüksek olması lazım. Burada var ya biz Güzel. biraz yükseliriz zopa yeriz böyle hani bizim Türklerde vardır ya. Bir horozlanma. Aynen hani böyle der hayırdır Aa, o ne? kardeşim bize de mi iş koyuyorsun amına koyayım? Eat mi? Zopaya Hayatta yemem onu. yerim abi. Yeme. Aç kalırsam. Sinat. Vay babayın şeyine, toprağını. Ses efekti yapıyorlarmış bıçık bıçık. So the market is a social hub and a good example of mixing social and gameplay space. Bilemem sağ üstteki cağ kebabı mı? Another reputation gate can be found in the market. Yani Aa bu şey değil mi lan? Turkish Delight. de benziyor da şişli falan. Turkish Delight. If you have increased reputation, saydam you can access the area. Bu ne ya? You can access this area which gives you access to premium items, top tier mission givers and access to new areas. We plan to house mission givers in both tiers. Okey ben şey sanmıyorum yani Pyro kasacağını sanmıyorum. Ali diyordun ya Pyro geliyorsa boş geliyorsa gelmesin diye bak. Dolu dolu. Yemekleri gezeriz. Pyro gelsin. Let's have a quick look at the current abandoned area on Checkmate. İnşallah. Kebapçı var mı? Krankensiz olmaz Terk edilmiş ya. bir istasyon arkadaşlar. Ses ne var? Bir saniye. Terk edilmiş bölgeymiş. Bu ses ne? Müzik veriyorlar atmosfer için. Alttan geliyor. Buralar terk edildi. Arka kapılar. Arka sokaklar burası. Korku oyununa döndü bir anda. Evet. Şuradan sağ kafayı bir çeviriyorsun. Vandal var orada. Bir gülüyor sana. Şeyler oldu. Ya da böcek atladığını düşünsene İlhan abi yüzüne yapışıyor. PvP. 3 harflerin mekanı diyor. Abi burada var ya sağlam gang ekipleri şey yapar, kurulur böyle. Kenarıya pusacaksın halim ekiple böyle köşelere. Yeni oyuncu gelecek geziyor böyle bir çökçen üstüne böyle. On top of that, there are abandoned areas within the rundown stations, much like the ones you probably see in the demo. There will be around 15 of these around the Pyro system. These are accessible through airlocks and breaches or other means. We aim to enhance all the space locations with a lot more gameplay content. Loot runs, exploration, creatures, missions of various types with PvE and PvP content, just to name a few. We're also laying a focus on environment interactivity with potential retrofitting of occupied stations. Hadi ya başka yaratıklar da gösterin. Halim oradan yerde yaratık oynuyordu elini aldı ya. Şey de olabilir. Pyro geldiğinde inekler de beraberinde gelebilir yani. With power, life support and gravity playing a key role to give the player a unique experience, especially in abandoned stations. So, what do Pyro rest stop stations bring to the game? So lots more variety in space stations with more gameplay opportunities within a station location. Opportunities for exploration, hidden areas, multiple options for access or traversal. These are faction-owned and reputation will affect the location and gameplay. These feature lots of new mission opportunities within social space and multiplayer opportunities for combat on location. Söz sahibi olmak istiyorsan ilk önce bir reputation kasman gerekiyor. Bayağı illegal görev yapacağız o zaman ya. That concludes the Living on Edge presentation. Thank you for your time. Evet bu panel de bitti. Şimdi Destination Adventure'a geçiyoruz. Hadi bitsin artık abi uykum geldi ya. Hey everybody. Ya 4'e kadar buradayız. Bir panel daha var şu an. We are almost to the end of CitizenCon 2953. Can you believe it? Yalnız bir 15 dakikalık ara var bakalım. 2 days? Diğer sekans. Pyro? Starcloth? Star Hair? Starcloth diyor hala vuracağım tokadı ya. Citizen? Star Hair dedi bu arada ya. YouTube'a aktaracağım ben bu videoyu. But I have a couple announcements I have to make. This was just handed to me by the facilities team, so bear with me. Astropub, you're going to need to redo your lore video on the history of the Zeus. Geo, you need to get some money. Authy, I need to be invited to the next ladies' night. Burks, this just says get good.
Is he even here? İçerik üreticilere şey yapıyor. Fast guard, slow down. Gabby, just thanks for my bracelet. Halim ne zaman halim diyecekler burada ya? And Salty Mike, don't forget to pick up your check on the way out. Salty Mike'a. Ulan ya. Tam şerefsiz bir adam. You know, that joke is so old, we would never ever pay him. All right. So the only real announcement I have is that Hall B is closing at 4 o'clock. So that's approximately 15 minutes. So if you wanted to get merch or anything else, you wanted to peek at one last community booth, you've only got about 15 minutes left to do that before we close Hall B. In Hall B, the last 2 days, we've had our good friends at Atmo Esports. We're running their fight and flight competition. So I would like to invite 2 of the members of Atmo Esports, their founders, their creators, the big cheeses at the top, Crucian and Corsair. Come on up, man. Bunu herhalde bir 15 dakika bunları konuşturup bir sonraki panele geçecek herhalde. You got 90 seconds to tell people about who you are, what you're about, and how the event went. I'm Corsair, and this is Crucian, and we're from Atmo Esports. And we've just run Fight or Flight, the first live tournament experience here at CitizenCon 2953. We'd love to thank the staff and competitors. Who are the competitors? What are you doing? Yeah. Is that what that big group is? Yeah, these guys. Competitors. Yeah, just get them up. Yeah, come on up, guys. Come on up. Well, I just want to give a big thank you to the competitors who made this tournament happen. We have Lizzie B, Avenger 1, Verity, Aynen esports. Cobra, Atmo Esports. We got Sin, Astropub, G.I. Jew. We have Comet 15, Bognagus, Ms. Gabs, Schwang, Zero State, New Cabbage, Detox, and the Floor Mat. These guys have done a tournament, and they've done a fantastic job. So I just want to say thank you to the community who keep supporting what we're doing. We'll love to be back in the future. And you, benim var ya ilk izlediğim Twitch yayıncısı olabilir. Star Citizen'la alakalı. Detox. Detox. Bak soldan yani 5. siyah üstlü, şortlu, beyaz ayakkabılı. And of course, if you were here watching this, you can check out the stream, the Hulk event up on their Twitch channel, I presume. Bak bu adam. I should have checked beforehand. Thank you very much, everybody. Watch your step on the way down. Yani 2017, Avenger 2018 1 falan olabilir yani. Avenger 1'da o. O PvP'yi çok iyi biliyor. All right. I got Zaten one bunlar more hep şey, housekeeping ya thing. bilindik YouTuber'lar ya şeyler. There's a person not many of you know. Aynen. He's an associate producer in our LA studio. And when the workload for this event became as heavy and as detailed as it was, we turned to him to help with our broadcast this weekend, and he rose up and he excelled like a champion. So I would like to formally introduce you to Dan Howbrick, who's been co-hosting the event. Dan, get on up here, man. Gidiyor. Konuşmaya vakit yok geçti. Keep walking. Not. Now, we've got one more presentation. That's Destination Adventure. You're gonna see more about things underground, things up in space, and things I'm gonna let Todd Pappy tell you about. And then, of course, we'll let Chris Roberts come to stage, return to stage, and close out the event proper. So this is a sign-off for me. Thank you so much for being here at CitizenCon. And on behalf of Tyler and Leah, if Chris I may, Roberts gelip thank you for making this event possible. kapatacak diyor CitizenCon'u diyor ama. Kapatacak diyor. Evet. Bu And yeraltı you're şeylerini about to göreceğiz. see everybody. Yeraltı facility'lerini göreceğiz şimdi. Ne oluyor ya? Ha. Evet, bu ilginç bir panel arkadaşlar. Hello and welcome to Destination Adventure. My name is John Griffiths. I'm the lead environment artist for EU Sandbox 2, and I'm the product owner for the distribution centers.
Before we delve into, I'll put my slide on for a start. Before we delve into it, everything that you're going to see is currently in grey box, so just keep that in mind. So, these distribution centers, what are they? Well, first off, they're the biggest location we have on the ground outside of landing zones. Bir sene önce de grey box. The reason why they're so big is intentional. We wanted them to accommodate as much world and mission-based gameplay as possible. Çok büyük bir şey. Each location supports multiple landing pads and hangars, making them accessible to as many players as possible at any one time. There's even a road network to support transit from the planet's surface, into the main building and to any birth Yollar sonunda geldi ama. Aynen, yollar da yapıldı. So every distribution center will be a faction. Depending on the faction and where the distribution center is located on the planet will determine its specialism. Lazım. Bölünmüş yol bu arada bak. Will lend itself to different missions and gameplay opportunities. So let's talk about some factions for a moment. Çok güzel endüstriyel kokuyor vallahi mekanlar. Of a major faction would be the UEE. Yani outpostlar arası yollar yapılacak demişlerdi. O güzel bir şey olur aslında. Research and development, or communications, depending on which branch of the UEE it is. They will have a much stronger military presence in the area. And missions here may be more hostile with combat-orientated, team-based Yani burada çok görevler dönecek yani. Bir sürü görev olacak burada. Her türlü görev. Gameplay that we're thinking of is hacking and stealing, searching for and destroying a specific item, tracking and eliminating any VIPs, and everyone's favorite, eliminate all. Grey Cat Industrial would be an example of a minor faction. So their distribution centers will be more specialized towards gathering resources, manufacturing, assembly, shipping. There would be a security presence here, but it won't be that as strong as a major faction. And missions here would be more suited to friendly gameplay loops, though we won't be ruling out hostile missions like corporate espionage. Some other friendly gameplay types. Cargo hauling, like I said, resource gathering and mining, maintenance of the location. Bak, Drake Mule orada işe yarıyor. That's enough of me talking about it. How about we show you where we're up to with these distribution centers? Göster. Grey box mı? Geç şöyle işte. Yakın ama çok yakın. Tekstürler kalmış sadece. Bak gene Drake gemisi, Corsair uçuyor. Bak Drake'in gene gemisi araçları. Şeyler yaşanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Abonen için çok abone hediye ettin, sağ ol. Herkes abone şu dakikadan sonra. Teşekkürümüzü edelim o zaman. Aynen. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Çok abonelik attın. Yalnız bir release date olursa neler yaşanır bilmiyorum. Nasıl? Yani release date diyorum, böyle insanları hype'ı tavana vurduracak bir olay yaşanırsa. Evet. Bir 50 abone daha. Umarım açtığımız yayın da seni şey yapıyor yani, mutlu ediyordur inşallah yani. Mustafa orada oturmuş. Mustafa bekliyor. Şuraya baksana. Ama istasyon çok hoşuma gitti abi. Ya şuraya baksana. Ya şurada sırf
Ya nasıl burada PvP döner biliyor musun? Savaşlar falan. Thank you. So to talk you through the corporate spaces at these locations, please welcome. Özel güvenlik tarzı bir şey olacakmış, yani limitli bir güvenlik olacakmış. Hello, hello. So my name is Rainer Biz de Riggs. sana I'm the teşekkür lead ederiz. environment artist at the Montreal studio. Aynen, bir de çok teşekkür ediyorum. Güzel söyledin. So John just showed how massive these locations are. He also presented the industrial sections on the ground level. And I'm here to present the administrative area of these facilities that the Montreal team has been working on. So, they're located above ground, just below the tower highlighted in the picture. Inside, you'll be able to explore the corporate office space and interact with the administrative personnel. Accessible via the lifts in the hangars, and also the industrial sections we saw earlier. In addition, we've added also landing pads in front of the lobby, specifically designed for smaller ships and ideal for short stays like pickup or delivery missions. And we can't ignore the fantastic views we have from these platforms. A reminder of the vastness of these facilities. Vallahi. Now, let's step inside the lobby. You'll find the atrium, which is Bu araçla mining yapmak çok keyifli oldu gerçekten. Providing access to various locations of the corporate space. Within this space, you'll find the reception desk. Güzel olan ne biliyor musunuz? Her outpost, yani bu büyüklükte olan outpost'ta farklı şirketler orada kendilerini tanıtacaklar. Yani giriş yeri bile, resepsiyon bile çok farklı oluyor. Hepsi aynı değil yani. Şeye bağlı biraz, hangi gezegende olduğuna da bağlı. Yani şu an sahibi olan şirketin teması uygulanıyor diyor mekana, renkler falan. Gördün, kendi mallarını sergiliyor. Burası neresi soruyor? Burası şimdi şu an oyunda biliyorsun bu bunkerlar var ya, yeraltı binalar falan. Onlar eskidi artık, onların yerine bunlar gelecek. The distribution centers were designed as an evolving location. We've built this with future expansion in mind. And in the back of the lobby, for example, doorways could eventually lead to additional office space. So, enough talk. Just before I show our progress so far, I want to give a big thank you to the Montreal team for their work on the administration area. YouTube'da beğenerek destek olmaya çalıştım. Emeğiniz için tekrardan teşekkürler. Çok sağ ol. Görüşürüz. Yok, yüzeyde olacak da yer altına bile giriyor. 3-4 kart yere iniyor. Şu an gördüğünüz sadece yukarıdaki. Hem altta. Aynen. Daha aşağı doğru gidiyor. Çok daha da geniş bir alan yani komple bakarsak. Yani acayip derin yani. Bir de aşağılar da çok ilginç. Orada da tam bitmediler galiba. Hani orada belki sürprizler de bizi bekleyebilir. Şu gemiyi de çok seviyorum ya. Düz ayak. Ha? Düz ayak. Çok pratik bir gemi ama bu Matt Bey'li olan çok hoşuma gidiyor. Faifi çok sağ ol. Abonen için. Faif değil. Kim? Pardon, şimdi geldi Yine SMN. Hawk diyeceğim sana. Çok sağ ol. Bir şey paylaşmadılar da. Ama görüntüler hep Squadron 42'den oldu yani. Biraz paylaşılacak gibi duruyor ama pek de durmuyor da. İlginç yani. Şimdi orası o kadar büyük ki bu araçlar gerekiyor aslında. Bir yerden bir yere gitmen için yani çok zaman alıyor. O yüzden küçük araçlar orada, mesela Racket Buggy veya Drake Mule gibi araçlar orada pratik oluyor. Yani ilk defa gerçekten araçların bir önemi oluyor, yani bir önem taşıyorlar. Çünkü şu an araçların bir önemi yok oyunda. Halit Hamza, hoş geldin.
şey diyeceğim de tam bomba geliyor diyecektim ha. Oo. Yapıştırdı abi. Al geldi yani. Şuraya bak. AK ile bomba Thank you atan very much. kaptanlık bizim And now let me sorumuz var. welcome back John on Aklına stage. gelen bir He's şeyler going yani. to continue the presentation. Iskalayan mı Thanks bir a de? lot, guys. Atıp ıskalayan. Bak raid yazıyor orada, şey gibi düşünün. World of Warcraft'ta raid oluyordu ya. Çok uzun süreli görevler olacak. Something we've been working on that's unique to this location is raids. Click on. So raids are team-based missions with a focus on high risk, yani giriyorsun ve herkesi öldürüyorsun. As Carl mentioned previously, ama you'll be able to choose how you bayağı gain entry insan to these öldürdüğün için uzun locations. sürecek yani. Coming prepared and Temizliyorsun geared yani up orayı. will make the difference between success and failure. Ultimately, you'll Yani need to çok work da bir şey together in açıklamadılar order to bugün. succeed. Fight sistemi güzel ama o daha önceden açıklanmıştı zaten. Karakter şey var. Hayro'yu çok derinlemesine gösterdiler. Ama yani günü geçecek bir durum yok yani. Ama bakalım son saatte ne olacak yani. Evet. Crispy bomba patlatır umarım. Fight güzel. Yeni hatlar güzel. Ama bunlar belliydi zaten. Şimdi bize bir raid mission gösterecek. Yani prototype yani daha final değil yani. Ne sıkıyor? Starfield aklıma geldi. Yani şuraya aslında bu stil mi ya normal? Sivilleri öldürmüyoruz. Yani bir Valkyrie ile indirme yapsalardı keşke. Bu hep direkt kimisi görüyoruz ya. Hep katlıs. Ben de anlamadım Vallahi herhalde. yeter Vallahi ya. her zaman direkt gerçekten sıkmaya başladı ya. Sanki direktten hariç başka markam yok ya. Mustafa. Mustafa. Efendim Egen abi. Bu arkadaşlara birer kasa gazoz gönderelim. Allah. Gazını alalım. Gazoz diyorum pardon. Soda. Soda gönderelim de gazını alalım. Ne güzel bak lootları da koyuyorlar. Prowler gemisi olabilirdi. Erhan'ın dediği gibi Valkyrie gemisi tam bunun için yani. Valkyrie evet. Ya da ne gördün bileyim. mü Halim bak taşıyorlar ondan direkt. Evet, aynen. Valkyrie korsan gemisi değil mi? Mal kaçırmaya geldiler. O zaman al başka bir gemiyle geldi ha. Gelmiş ufacık katlısıyla gelmiş oraya. Abi Şimdi patlayacak motor gelecek ya. şimdi bak motor gelecek. Onlar da biliyor ya. Gemiyi biliyor ya. Lan kapağı kapatın. Kaç tane taret ateş etti orada? Hangar kapağını kapatın. Patlamadı ama aslan. Aslan parçası patlamadı ama. Girdi. İçeriye haşır etti çıktı. God mode verdiler ona, o yüzden patlamadı. Maden suyun gazozun geliyor. Orada çok güzel bir detay vardı ya. And it may make it easier for you to avoid obstacles in your path. Ne kanka? Bir saniye geliyorum. Reputation will also tie into these raids. Şeyle tutuyor, traktör bir büyük 2 SC'lik mi 4 SC'lik tutuyor. Önünde cover aldırarak ilerliyor, yanındaki adam da sıkıyor. Ona sıkıyor NPC'ler tutuyor şey için. Çok güzel mantıklı çarpıma gelmezdi abi böyle bir şey. Adam siperini taşıyor değil mi önünde? Güzelmiş. Muazzam bir taktik. Something else we've been prototyping is how we can utilize the multi-tool to create gameplay puzzles. Physically interacting with the environment around you changes the puzzles for everyone. Evet, Prowler da olabilir mesela dropship olarak. İlla korsan teması lazımsa. You may have to get creative when finding a solution to the problem in front of you. In this next video, we'll show you how using the track to be an attachment can open up new paths to your objective. Geldim. But it's up to you to decide what path you can create with what is available. Let's watch the video. Şuraya baksanıza ne kadar büyük içerisi. Oha. Böyle yüksek tavan görmemiştim yani. Bura ne ya? Parkur yapıyor. Burası gameplay puzzle var aynen. Puzzle var, parkur var şu an.
Aa iyi tutunabiliyormuş bari güzel. Ikea gibi. Ama enteresan bir tasarım yani. Abi, Bilmiyorum çok verimli mi? düşünce Güzel direkt gözüküyor ölüyorsun yani. ama ya. Yani o biraz kötü. Abi Düşersen ölürsün. Jetpack de gelsin şu oyun hadi. Vallahi. So yes, thank you. Now, obviously, it was this location would be possible with several people at CIG. So thanks go to Manuel, John, Jack, Martin, Farouk, Luke, Chris, Mustafa, Sam, Tom, and Ha Rob. Mustafa duydun mu? Thank you to Raina and his team in Nasıl bir Montreal. Mustafa? None of this would be possible Hangi without their Mustafa? efforts. And yeah, thanks to everybody here and online Ne watching. söyledi ki? Really appreciate your Ya support. şey teşekkür dedi. ediyorum. On to the Çok next one. dinlemeyelim Mustafa'lara. Evet bu panelle bitti demek ki. Bence daha var ya. Steven Seagal Daha geliyor. yeraltı sanki. Saat 2 oldu. Yeni oldu ha. This is a good segue from the distribution centers, as I'll be talking to you about different aspects of cargo and freight on behalf of Art and Design. My name is Nick Etheridge, and I'm an Assistant Environment Art Director. So obviously cargo Ne oldu isn't just Türkret? about Niye boxes. gülüyorsun? It's a big part of the game. Almost every aspect of the game has some kind of involvement with cargo. And I'm going to briefly go through some of them now. Yes, Taurus. So let's start with missions. How will hauling contracts work in-game? We'll be introducing the Interstellar Allah'ım sana Transport şükürler Guild, olsun ya Rabbim. Şu günleri de as well göster. as formalizing Evet Erhan sana göre bir şey şimdi bu. cargo companies that you'll be working with. Sonunda ya. As you do more Hauling'i hauling seviyorsun sen. contracts, you will build up your Kargocuların yüzü gülür reputation mü? and relationship with the guild. Markalara bak. This will lead you to gaining more lucrative contracts for specialized cargo and destinations, Oo. such as different forms of hazardous cargo. Bak reputation iyiyse o zaman daha kazançlı sözleşmeler veriyorlar sana. So what do I mean by hazardous and perishable? Pay to win oldu ama bir. Well, Nasıl pay as to you know, win? there's lots of commodities in the Hatırlıları game, olan. and different commodities have different properties. Reputation. Olsun. As you know, with events like Allah'ım ya. CitizenCon, we have some special cargo types with different attributes, Evet, Zeus such as kesmedi bence de. time-sensitive cargo or quantum-sensitive cargo. Bir gemi daha But those falan were a olurdu small yani. selection for the event, Çıtır kaldı ya. and they were the two-handed carrier Güzel bir types gemiydi ama anyway. yani We'll be test expanding Sikon'a those bilmiyorum types, şey oldu plus biraz. lots more types to the wider game Raw and organic. to these hauling contracts. So how does Kargo this affect gameplay? türlerini daha çok arttıracağız diyor türleri. Bu da It will gameplay'e affect the yarayacak diyor. choices you Farklı make isterleri olacak when onların. you are Kargo taşırken handling, dikkat etmemiz gereken storing, şeyler and olacak. traveling with the cargo. Yanında bir de ekonomisini getirdi ya. For example, with size and weight, is it carryable? Do you need a tractor beam? What type of tractor beam do you need? Is it a handheld one or a ship tractor beam? Some containers can only be moved with ship tractor beams, for example. With health, has the container got good integrity? Is it holding fragile goods? Do you need to handle it with care? You can't just throw all containers about. En büyüktü. For temperature control, do you need to ensure the container is powered so it can keep the contents cool? Or do you need to get to your destination quickly? Farklı bir tür. Otherwise the contents may perish. İçindeki soğuk tutmak için Can the container be locked enerji or gerekiyor hacked? yani elektrik gerekiyor onu soğuk tutmak için. Can the contents be scanned or is the container tracked? Will there be pirates tehlikeli or kargo. after you Mustafa when dikkat you're et. holding this container? Bunlar tehlikeli kargoya benziyor evet. Patlarız. Is it radioactive? You might need the right protection against it, as you may have seen in Jens's presentation earlier. Bunlar lazım işte oyuna. Can it explode? You might not want to put these containers on a more Bir an önce exposed kontratlar section gelsin of your artık ship. ya. Kargo And taşımak many of these istiyorum. attributes are going to be visually distinctive. So conversely, if you want to steal, for example, some cargo on a whole sea, which does have very exposed cargo containers, you might want to avoid shooting blindly and accidentally blowing up your potential profits. So look out for those types of containers. Yani istemeyerek bunu patlatırsan Back to mission GG. progression. We'll be introducing perks and rewards Kimse benim as gemime part gelmesin ha. of fulfilling Mustafa. contracts Kimse and raising gemime reputation gelmesin with diyor. these companies. For rewards, we'll have branded Oyuncaklar ship güzelmiş and bak, tool skins, modeller. branded clothing. There will be collectibles to decorate your hab, hangar, or Çok iyi. ship, or you can put them anywhere you want.
And there'll be more exclusive rewards that will be revealed. Kovalex elbisesini giyer gezerim. Thank you. Yani bu işi yapmanın para dışında başka amaçları da oluyor bu sayede. Şeylerden mi olacak? Dayılar olur ya. 20 sene kargocuda çalışmış, bırakmış. 10 sene olmuş ama hala onların tişörtlerini giyiyor. Aga be. You need to earn in the game. You cannot just buy them. Bak rewardları sadece oyun içi kazanabiliyorsun. Satın alınmıyormuş. Şimdi falan diyormuşum. 4 sene sonra fikri değişir belki. I know you'd be excited for this. I'd like to show you a short video to demonstrate how freight elevators will change how you view your hangars and how you use your hangars. Abi bir dakika, hangarımızı nasıl kullandığımızı gösterecek. Evet, freight elevator lütfen gösterin. Arkadaşlar bakın. Oy. Bunu demiştim ben işte. Oy oy oy. Helal oy, helal oy. helal. Oy 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 İşte oy oy. siz seçiyorsunuz, ondan sonra getiriyor. İlhan abi seni seçtim Pikachu. Oy oy oy. Oy oy oy. Artık bundan sonra böyle arkadaşlar, gemiye yüklemek istiyorsanız inventory yok. Evet. O cargo freight elevator bütün eşyaları getiriyor. Siz de oradan gemiye yüklemeniz lazım. Araç lazım, araç, seri Bak araç lazım. bunu siz yapabilirsiniz veya NPC'lere yaptırabilirsiniz. Kazancı iyi olursa abi ben bunu var ya oturur yaparım, hiç üşenmem. Bu var ya aynı Tetris gibi. Evet, gemi... Yok, büyük konteynerler oldu mu yapılır. O küçük kargolarla uğraşılmaz da. O da herhalde İlhan abi senin aldığın şeye bağlı hani 32 tane alırsan zaten bir tane büyük oluyor. Yok 2 tane Yani. ondan, bir tane ondan, 3 tane ondan. Baksana. Karpuz gibi taşıyacaksın. Bu da geldi. Araç varmış Evet işte. evet harika. Bak bunlar boşu boşuna durmuyordu orada öyle. Oy 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 oy. Oha. Bak onlar hep orada Abi, duruyordu. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Hadi. Harika. Evet bak bu güzeldi. Bak Şu ana wait, can kadar freight gördüm. elevators do more than Evet. boxes? Yes baby. Yani bunu Araç. hep Hadi merak bakayım, ne ediyorduk. geliyor? Nasıl olacak? Evet. Oha. Allah sizi. Bu ne ya? Sonunda ya. Evet, Sonunda evet. şuradan araç çıkarabilmek çok iyi. İşte bu. O outpost'a gittik, aracı aldık. Ya Yok, sorma bilmem ya. oraya gittik İşte ya. bu. Abi. Bak silahları da artık böyle takacağız bundan sonra. Öyle vehicle loadout manager'dan olmuyor. Onu böyle kendi takman lazım. Personal item'lar da var. Vay babayım düşmanına. Bu Yani kendi hangarı mı acaba? Evet bu Kendi senin hangarın senin gibi kendi oluyor abi. senin hangarın O oluyor. kapak kalkıyor ya. Senin hangarın itemlerin orada koyuluyor hemen. O Şey kapak olacak kalkıyor. herhalde. Aynen. Hangarına herkes öyle, hani sen normalde şimdi hangar 8'e gidiyorsun, herkes geliyor ya, olmayacak herhalde. Evet. Ya inşallah olmaz tabii yani. Yani. Olmasın Para yani. var Abi vallahi. alıp götürür onu. Atlıklara koyar götürüyor. Bak bu bence bugünün en iyi olayı buydu bence. So, Benim kanaatim. Ben bunu merak ediyorum ki bunu nasıl yapacaklarını da evet. Yapmışlar. Ama o tepedeki şeyler var, vinçler falan vardı. Onlar o yok şu anda. Onlar Başka gel. bir şey. O da gelir, o da gelir. Evet ben bunu videolarımda da anlatmıştım aslında YouTube'da yani bulduğunuz bütün eşyaları böyle de hangarınıza getirmeniz gerekiyor. Hani o freight elevator'ın içine koyuyorsunuz. Ya bir de tabii burada o kargoyu taşıyorsun artık. Yani onun hissiyatı fazla oluyor. Aynen. Location inventories won't be magic and instant anymore. This means that the freight Yani o elevators direkt will be one of the main ekrandan ways you gönder interact gitsin, with your local inventory. şey yok yani. Items stored at the location Biraz can be sıkıntılı iş ama requested işte via the etkileyici olur. elevator kiosks and will be brought up in a physicalized state to do Gidip with herhalde as you want. kiosktan, asansörden ne gelmesini istediğini This sen will be done seçiyorsun, through a geliyor ona göre. dedicated Evet. interface Aynen. screen Yoksa to sen manage large söylüyorsun volumes ondan of sonra hangara items. gidip Won't be orada using the şey personal alıyorsun inventory eşyalarını. system. Acı direkt hamallık gelir ha direkt. The Vallahi. change is obviously Şeyde a o really köşe big başlarında quality böyle. of life Abi improvement hamal in lazım. retrieving Hangarın ground kapısında bekliyor. No Şu longer kargolara do you şu travel arabaların gelmesi çok iyi thousands ya. or millions O of acayip. Ya ne kilometers uğraşırdık to ya specific gezegeni yiyip places in oradan the şey yap. verse to Tanka get your baksana, vehicle. hasar You'll get almış. them straight from your hangar. Bak adam da onu diyor zaten. Binlerce kilometre gitmenize gerek yok diyor aracınızı almanız için. Yani. Evet. Şu an oyunda bir event'e You'll also hazırlanma be able to süresi bring up ship %70 daha components. azaldı So yani. your hangar tabii is canım. now more of a maintenance Ama bay o hangara and 3-4 outfitters aracı where nasıl? you can do Yani o repairs and yüklenmesi de swap nasıl around oluyor? items and things like that.
seçiyorsun ya abi. Orada asansörün yanında şey var. Ekran var. Seçiyorsun onlar geliyor. Tamam da oraya onlar... Ha onlar orada... O kendi direkt depodan geliyor gibi. Yani. Sen depodan geliyor gibi oluyor. Sen sokunuyor yani. That concludes my presentation. Thank you very much for listening. Önce için bir şey istersen. And I will pass you over to Todd Pepe. Aha top geliyor Halim. Tot. Ha bu kral çarlardan biri değil. Oo, dur. Bu da boş konuşma. Bu da boş konuşma ya. Bu da baştaki adam. Boş konuşmaması lazım. SC Live'ın direktörü bu. Hadi bakalım. It's an update on something that we talked about a little while ago, but we feel it's the future of Star Citizen, and it's a Star Citizen culmination of multiple different game systems coming together. So why don't you play the video? Burada iyi dinleyelim. Çok kritik bir şey geliyor arkadaşlar. Abi tam da burada çişim geldi ya. Heyecanlandım. Heyecan yaptım ya. Ya yap altına şu an ya. Bardak yok mu orada? Aynen. Vailimizde kalmış. Dur bakalım. Şu an hype'liyim ben bak hype'liyim. Sakin ol da kalp krizi geçirme. Yeter hype yeter. Göstermiş evet. Hulya mı ha? Stanton 4. Stanton 4 neresi lan? Bez building diyor. Land claim. Land claim. Millet kuduruyor. Pioneer'ı alacağım hemen. Toprak sahibiyiz babalar bundan sonra. Hadi. Hastikti. Hadi. Babalar. Evet, arsa sahipleri var mı aramızda? Abi ben babadan kalma bir şey yok benim. Harbi ya, arsa sahibi vardı bir tane sanki. Abi gördüğüm en iyi şey kısmı hızlıca değişti. Şu an 5 dakikada değişti. Aynen, anladım. Bu artık. Her dakika değişecek. Halim claim alsana bir tane ya. Bende para yok. Buyback'te duruyor. Arkadaşlar cüzdanları alalım, cüzdanları yakın tutalım. Aha mining site. Pioneer'in satışları patlar bugün. Pioneer'siz yaptıracak bence ilk başta bunları. Evet. Kadar. Ama orada land claim var ya ondan. Ha. Ya da acaba... research çıkıyor bak Halim bir de. Benim yerim buraya. Baba o kozmetik değil mi? Ya arkadaşlar işte bu çok güzel ya. Yani buraya at. İşte şuraya baksanıza artık yani şöyle base mi kuracağız o anlamına getiriyorlar. Lan merkezimizi kuracağız arkadaşlar. Arsa savaşları olacak mı acaba? Üretip satacağız. Evet. Of ya şu dizaynlara bir baksanıza. Böyle bir şey görmedim ya. Harika duruyor. Tarım var ha orada. Dikine tarım. Aynen. Dikine tarım. Dikine arkadaşlar. Yükseliyorsun. Baba tarım var demek ki ya. Yani gelecek yani. Geldiğinde. Oğlum ben var ya böyle bir şey beklemiyordum. Ben diğer gösterdikleri outpostlardan yapacağız sanıyordum. Bu daha modern. Tabii canım evet. Wow. Bu hiç olmayan bir şey. Bu gerçekten bunu hiç beklemedim ben. Çok acayip flash oldum şu an. Aynen. Hiç kimse beklemiyor. Şey Dur bakalım ne geliyor? Observation. Hastane mi? Hastane bu. Oy. Abi tasarım dedi çok iyi değil mi? Çok süper ya. Çok 10 süper. numara olmuş ya. Bu nasıl bir şey ya? Tam New Web'e çıkarması gerekiyor. Neredeyse ben bile gemi alacağım hiç almadım ya. Heyecandan neredeyse. Az kaldı. Az kaldı. Build your home. Al sana. IP'yi aşıladık şu an. 10 sene daha sesimiz çıkmaz ama. All right. So base building. Evet. All right, it breaks down into two really İyice large dinleyelim gameplay arkadaşlar. sections. İyice Planning dinleyelim. ahead and prepping, and then you've got the on-site where you're actually going to build. So with that, you need to figure out what your goal is. Is it to have a home with a nice view and relax? Is it to have a trading post where you want to create and sell items? Sadece kendine bir ev mi kurmak istiyorsun yani home? Kariyerle ilgili bir şey mi yapmak istiyorsun? So karar vermen gerekiyor. Blueprints. With your prep and everything like that, we've got blueprints. Crafting abi. So the recipes, everything in the game is fabricated İnanamıyorum. from a blueprint. Players acquire blueprints. They receive everything built from a blueprint obtained reputation. Reputation'ı alıyorsun bazılarını, bazıları görevden alıyorsun.
Bazıları da çok nadir shoplarda satıyorlar. Blueprintleri oradan alıyorsunuz. Materyali de topluyorsun uzaydan diyor. Unrefined, yapıyorsun. simple materials, or even complex Koluma bir ağrı components çöktü will all abi. go Kalp into krizi the geçiriyorum fabrication. herhalde. Location, high With this, then security. you got location. First area taxes is and fees. Burada da mı vergi vereceğiz abi ya? So Burada da mı you vergi must ya? purchase the land. The base is actually invulnerable because the planetary shield tech. Abi klan vergisi şu an yükseldi %5 ben size söyleyeyim. You Yakın pay for zamanda the vergine privilege. başlıyor. You're taxed. So at this point, High cost, low you won't Bu arada have bu the yüksek best güvenlikli resources bölümler, available. bölgeler You için won't bu. have Bak access to the masrafı best fazla resources diyor. available on the Yüksek planet. bölgenin, yüksek If güvenlikli you bölgenin. don't pay your Mantıklı, evet. taxes, the shields Bilal will abi iyi go misin? away after a period of time, and the base will become derelict and will collapse. Oğlum adama ne yaşlı muamelesi But yapıyorsunuz this ki? is low risk, low reward. Then you've got low security. So again, you must purchase the land. It's owned by an independent corp, gang, or faction. Onlar da 12'lerde Again, gelecek you mi don't acaba? have access to all the best Ona bak, resources on o the dün planet. söylediler The öyle. base is Bugün vulnerable. söylemediler. AI NPCs will show up and protect the base if it's attacked. The Vay. protection will escalate over time. Player can also build defenses to help mitigate this as well. And then it's medium NPC reward, koruyacakmış. medium Evet. risk. Then you've got lawless. Öyle. So this is Allah, no nullsec. protection other than Arkadaşlar, what you nullsec. build. Oy. Bak, There's Claim shields, yok. anti-air. claim'e gerek Players can yok. disable the shield No by security close diyor. to Yani them, pyro Vergi gibi mergi yok. sistemler high işte. risk, high reward. Bizim Since yerimiz en there's no sondaki beyler. taxes, no protection Geç. fees, Biz abi you get a high nullsec return on the corporation. Yani resources. pyro'ya gidiyorsanız Now there's some kendiniz cross-shard and server kendiniz meshing korumanız gerekiyor, considerations that kendinizi. we'll kind of adjust this design in the future, but we'll get into Standart that bir tane later atarız. once we're really Dur building it. böyle. Pyro'ya asıl mekan. So from here, Tools you've of got the trade. tools. So this is what we would consider a surveyor. With this, we want to actually cater to everybody's playstyle, whether you're solo or in an org. With this, you got different buildings that you can produce. Yani herkese Small, hitap medium to etsin large to istiyorlar. XL. Tek başına oynayan kişiler için de, org için de. So with the surveyor tool, you can only Köşeni build the small oluşturduğun bir şey olur buildings. soloysa. With a vehicle, you can build small and medium-sized buildings. Mustafa araca bak. With the Galaxy, Tam benim arabam ya. you can build small to large O structures. kamyonu diyorum. And then obviously with the Onu biz Pioneer, görmüştük ya kaç kere. Evet. Galaxy ne Pioneer. alaka lan? Pioneer can do it all. Orayı Galaxy- yapman için And it gereken still works as a mobile gemi, base. araç. And we'll talk Galaxy about some of nasıl the more yapıyor ki? expanded features that we're adding to it in later on. Galaxy'de So, modüller var ya, and bir then it's tanesi kesin o also, we're olacak exploring eminim. what can be done in space, not just on the planet. Base modül. Abi So çok from here, sporting you set planlardan off on your gidemiyorum journey. şu an ya. Çok kötü So with durum the ya. land claim, Bilgiler kalır you yani. put your tool down where you Kalıcılık want. var ama You launch the şey. drone. Offline Yıkım ol- olacak mı onu Tabii merak ki, ediyoruz. tabii ki From there, kalacak. this İşte allows the Persistent player to Entity access the Streaming base onun için building yapıldı and zaten. also land Ama claim modes. diğer klanlar With the land yıkacak claim mı? modes, the O, player can actually Yes. change the size and pushes Göreceğiz. o nasıl olacak o belli what değil area they yani. want to claim. Onu ben And it size also dün shows you the anlatmaya cost of çalıştım. Bak taxes adam az associated önce with it. söyledi. It's in a taxable zone, Security and diyor. you don't own the Bazı land. bölgelerde This size interface will security default to it. koruyor diyor. Bazılarında So hiç korumuyor. if you own the land or it's in a lawless area, it'll automatically İşte go to onu the ben base dün building anlatmaya mode. çalıştım. So with Oh. the overhead view of the land, you can actually Pioneer place down buildings satışları exactly where patlar. you want. Ben dedim You size. can see the Bakayım bir resources satışlar var. beneath the İyi ki surface. vaktinde almışız. And then you can also place Vallahi. multiple buildings before you actually build. So you can see how it will all come together. You'll see the Galaxy resources o that are dediğin Türk needed klanları for it. arasında olmaz. And then you can also switch back and forth between different Hatta modes, bizi which başka are showing gezegene off the koysunlar, resource daha network and isabetli how you link basically power generators to Bir consumers. gezegeni kapatmak And then the istiyorsan player o can biraz zor. move or deconstruct existing buildings right now with no charge. Bence hızlıca toprak toplayalım abi, ileride değerlenir. Fabrication. So when you basically build these Çok hesap buildings, açıp. they don't come with any furnishings. And if you didn't bring O any from with you, then decorations you to want to build a ships, Salim. fabricator. Aynen. So depending Gemilere on kadar build yapabileceğiz şey. what you want to build, Gemi bile there's different sizes üretebileceğiz. of them Vay that canına. support buildings from Gemi mi? decorations, armor, O zaman weapons, components, blueprint and olsun even hepsi ships. şu anki gemilerin. Bende Pioneer var, evet. Bizde bütün So gemiler like var. base building mode, Göster bak. you need blueprints, resources to craft what you want. Everything fabricated is produced from it produces a physicalized entity. Stats and quality will depend on the quality of the material
materials actually used. Once you've done that, and you've built your decorations, now you can actually fill the room the way that you want to fill it. Acaba şey mi satacaklar? Apartmanda mı satacaklar şimdi? You can do that via first person,
or in a dedicated mode in the surveyor's tool. Gemide With that, you've got different types of buildings. So you've got utility style, which would be garages, freight elevators, landing pads, storefronts. Olur İlhan abi. And then you've got extractors. Olur değil mi? Araç çıkıyor So ama yani hiç with hangarlık bir extractors, bina görmedim. we want to make sure that nothing in regards to resource gathering is fully automated. A level of player engagement is always needed. So as Nick talked about before, there are different types of commodities, radioactive, perishable, etc. Etkileşimi şart What diyor. you'll be doing is pulling Evet. out full containers. Öyle her şey otomatik olmayacak. Etkileşimi diyor şart, öyle bir kez yaptım bıraktım olmayacak diyor. Like you saw in Thorsten's talk and Guillermo's talk yesterday. Ali'yi koy There's oraya also upgrade bırak. paths for making them more Ali ile efficient Serkan'ı or salacağım. resilient. Fabrikayı Power ikisi generators. Bu işi var ya. bitirir. Yok, Türk So with orkları different types of power küçümsemiyoruz da generators, there'll be some that are more cost effective as well as olarak effective yapamayız in diyor. different başka areas. şey bir nedenden Solar panels dolayı cannot herhalde always work dediler. in darkness. Varlıklar Fuel alanı generators will need to be filled up every now and then batteries to store excess power. Then you've got producers, so things that will require the Ali bu işlere players tüm to sen bakıyorsun combine different kanka. resources Öğren yani to şunu. produce new items. Ağzını yaptım. Bak, Pharmaceutical. ilaç yapma yeri vardı. So Çok hızlı anti-air, geçiyorlar bunlar biraz anti-personnel, hani and then biliyorsunuz. shield generators. Aleykümselam, hoş Oha. geldin. The big one. Shield'a Bak bak. shield'ları var taretleri. Bak öyle ne ya. dedim size? Ne dedim Q1. size? Dün de demiştim bunu. So Ha, development başlıyor Öyle ya. öyle dememiştim de yani. Öyle demedim. Taret var. Yani. Taret vardı da şey yok ama demir kubbe yok Wonderful ya. Abi ben dedim ya daha neler gelecek dedim. 24 başı geliyor mu yoksa development mı başlıyor? Ben Başlıyor development dedim. başlıyor diye. Başlıyor development. Yani bir sene daha üstüne ekle. 1,5 sene. Chris Roberts geliyor bu arada. Hadi bakalım. Ya zaten onun çabucak geleceğini ben beklemiyorum. Belli. Hey everybody. Kuzu çevirmek. Kanalın videolarını izleyebilirsin YouTube'dan. Oradan bayağı öğretici video var. Millet coştu şu an. I hope you've enjoyed Hoş everything you've seen gelmedin in these umarım. last 2 days. Padron 42 we tişört. were really Aa, excited to show you a lot of it. Asiktir. Arkadaşlar. Asiktir. Chat'e yazıyorum. And I've sort of seen some online comments about, okay, well that's very cool, but when are we going to get it in the game? But one of the real reasons why we wanted to show you this CitizenCon is because we've hit an inflection point on a lot of the features. Aynen. As in they're either Inflection finished or point they're diyor. in polishing stage, which is Dönüş why we're showing noktası. them. So everything that we've been showing you here at Squadron CitizenCon, it's our 42 intention. bitti diyor yani Making açıkçası. 100% promise, just so everyone remembers that, to get them into Star Citizen through next year. So it's not going to be gated on having to be after Squadron 42. So we are. Squadron'dan sonra getirmeyeceğiz diyor. Squadron'dan önce gelecek diyor. So we're planning over the Q1, Q2, Q3, Q4 of next year. Hopefully everything that we've shown you, you will have in your hands playing inside O Star gösterdiğimiz Citizen. her şey önümüzdeki 12 ay içinde gelecek dedi. Evet. Ve bunun %100 böyle olacaktır yani. Şey değil, %50, %60. And it's very gratifying for the team and myself to finally be able to show you a lot of this. One of the advantages of being able to go and iterate on these features in Squadron was that we were able to do it without having to release every 3 months and make sure the old system worked while the new system was working, so we could actually really polish the features, which I hope you could see when we showed you the updated UI stuff, the updated FPS stuff, the updated flight stuff, the character stuff, which is something we're very proud of because this is, after all, an MMO. You want to have as much freedom to create the character you want to create. So, as you may have guessed, and Brian Chambers may have let slip a bit earlier. Geliyor. Geliyor. We are feature complete on Squadron 42. Hadi söyle. Feature completed dedi. Benim 4 senedir bekliyorum bak. I am not. You will not get a release date from me today because first of all, you always get very angry at me when I give dates. Doğru. So it will be when I know that we're fully about ready to print the Gold Masters, but it won't be just yet. But we prepared, the Squadron 42 team prepared
small video for you. I may be lying, it's a bit bigger than small. To give you a glimpse of everything we've been working on and what the gameplay looks and feels like. So let's roll that. Hadi bakalım. Release olsa çok güzel olurdu da yapacak bir şey yok. Bunu da idare edelim. Yapacak bir şey yok ama şu an full fokus bir izleyelim arkadaşlar. Hadi bak, ses yok. Archangel 6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning now. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Provided that civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Archangel. Archangel. This is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. Hornet'in en sevdiğim gemisi. Yoktur yalnız şeyle çıkmam. I know I just wrote you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. I'll write as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Kim o bir glass? Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains. It sure sounds like it. Sir. Captain McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again. Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Single oyun. Thank you, sir. Sol sistemi, dünya, Manchester. Ne alaka lan? Ne o?
Welcome to Cloud Imperium Games Manchester Studio. I'm Chris Roberts, and I'm pleased to announce we have just passed the major milestone. Squadron 42 is now feature complete and has entered its polish phase. To celebrate this milestone, we've gathered some of our core leadership together to share what this means. As Chris says, we've moved into the polish phase of Squadron 42, which means extra emphasis on ensuring things feel fun. This means focusing on the small and large elements of the game, such as dialing in combat encounters, but also looking at the feel of how you control your character or vehicle and making sure it's immersive as possible. We've paid extra attention to how your character reacts when in their ship, so that you feel like an actual pilot, whether that's firing your weapons, taking hits, or punching the afterburners to get to cover. Ship AI has also seen huge improvements, with closer engagement distances and more varied behaviors. And with our new precision targeting mode, the action has never been as close. With the aim now on polish, we've organized the project into self-sufficient strike teams, so we can focus on individual areas to deliver the best experience. Evet. This allows us to bring all disciplines together with a unified vision of enhancing the gameplay by seamlessly blending it with polished visuals, final cinematic performances, and our ever-improving technology. You didn't see the boat, kid. You're good to keep going. Direkt daha görürsem var ya. We're also dialing in gameplay features, such as the ship flight model for both atmosphere and space, which covers master modes, control surfaces, and our gold standard HUD and MFDs. Our interaction system for both the world and your character have also seen additional improvements, allowing us to hone and craft environmental puzzles unique to each location, while allowing us to tell the story of the world around you. Doldur abi, fulle. The military multi-tool is an essential piece of equipment for every pilot that integrates all attachments into a single handheld device and allows us to create really interesting challenges, including physics-based puzzles using our updated rope tech. Puzzle'lar falan da var, evet. Unidentified vessels. This is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Yeah, you can f*** off. The coil's ass. Our scanning, targeting, and marker system has also seen an overhaul, allowing us to highlight only the essential information that you need, such as key objectives, mission targets, and high-level scan information, while keeping your overall view as clean as possible. Damn skank! Tactical FPS combat and stealth, which has seen a suite of improvements, from improved looting, weapon feel and balance, realistic scopes, and smoother locomotion, alongside our new and improved FPS radar and scanner that provides you an overview of the battlefield, but at the cost of ramping up your own emissions. We've also seen the introduction of our Maelstrom-powered destructible environment, which adds a layer of dynamism to the experience, alongside our improved AI, that can now have hundreds of combinations of traits that allow us to create unique and challenging combat encounters that really push your tactical awareness and skill. Zevkten 4 köşe olduğu için koltuğa sığmıyorum ya. Ben şu an bence altını biraz kaçırıyorum. Biraz damla döküyorum. Slide olayı bak, Squadron'da güzel bulmuş.
Bossları bilmiyorum da. Co-op yok. Fight'lar da bu arada gayet iyi. Yani evet gayet güzel. Bana kafası veriyor. Battlefield Bad Company falan böyle o Frostbite motoruyla etrafı parçalanmış grafikler. Şey puanı kaç sizce? Oyun şeyleri şirketleri puanı diyor. Dur be birader biz bitirdim ben. We play and review the builds regularly and call out action points in each level from start to finish and where we need to improve the gameplay. Kestim mi lan oğlum? Nasıl bir kesişti lan o? Sevdiğim şey, mutlu olan denen şey biliyor musun de beni? This is an incredibly rewarding stage of development for me and the team, as the ultimate vision of the game is realized, allowing us to craft an experience that we can be really proud of. One specific area that I'm excited to dive in is the feeling of the player interacting with the world around them, as it's a core component of Squadron and really grounds the world that you inhabit. We've made sure that any interaction in the environment is physically represented by a character animation to keep you in the moment and fully immerse you in the experience that we've created. Ultimately, this is the final phase of gameplay iteration before we fully transition into optimization and stability on the road to release. Here's your trail. This is cool. Come back. It trips me out to see terraforming sims like this. Web tried explaining how atmosphere processors work. Really shows how far we've come. Hell is she? With the transition of Squadron to polish phase, we've had the opportunity to find additional moments within the existing narrative to add subtle interactions where appropriate. It's been tremendously exciting to play through these areas and find places to augment the mood, support gameplay, and further embellish our story and characters. So yeah, man, I can't believe it. They said I've got to wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. We've also been capturing pickups for our lead female player character, as well as wildlines for our various enemies that you all will encounter throughout the game on both foot and in your cockpit. These consist of a range of responses and reactions that you as the player can trigger, which has been the culmination of efforts by the gameplay and AI teams. This means that you're going to have to tangle with some very smart and reactive bad guys to complete your mission. Ama bu oyun önümüzdeki sene çıkarsa var ya çıtayı tavana uçuruyor. Evet onu çok merak ediyorum ama gelirse. Neydi ya? Haklısın modifiye edilmişler. Yani haklısın abi sorma. Yani hani bazı game'ler sadece At the heart of this immersive adventure, you'll find cutting-edge cinematic storytelling, thoughtfully crafted to fully immerse you into your story. We fight today! So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I held the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Push about. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Let's get into position. Şu vandulları görmek istiyorum. Ben de çok merak ettim arkadaşım. Ama bu sahne bu evet. İlk olan sahne mi acaba? Evet sanki oradan bir devam ediyoruz gibi. Devam ediyoruz oradan. Sahne atladık bir başka bir. Throughout the polish phase, our team is taking every opportunity to push things to the next level. Tell me you're expecting company. This is not good. The Cine team is focused on finalizing edit lock on all of our big action as well as all smaller character sequences. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong, though.
Well, this is ridiculous. How so? We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hailstorm, Blue, one you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days, let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their emotions in the best light possible. And we're making sure our cinematics are triggering as fluid as we can craft them so they form a coherent concerto with the rest of the player's narrative experience. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey. Julian Wexler, I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? Burada biz kimi oynayacağız acaba? Evet. Nasıl oynayacağız? Hatun orada bakın. This is the most rewarding chapter of development, which allows us to truly experience the visceral and oftentimes emotional moments that our narrative provides. Ya önceki de ne eski durdu şimdi ya. How did you handle it after Vega? Bu eski hali. Anlıyor musun? Bak ağlıyor. Ya film gibi duruyor ya. Film gibi. Grafiklere bak. Öyle bir şey yok. Ya oyun mu film mi? Film gibi aynen. Abi film gibi oyun. Aynen vallahi ya. Oyun da işte nasıl oynanıyor? Biri açıklasın lütfen arkadaşlar. WASD. Hayır lan. This is one that you don't have to do alone. Ya oğlum dur oyun çıksın da nasıl oynanıyor fark etmez amına. Nereye çıkıyor? Her türlü oynarız. Abla For the gitti şu hasta animation olacağım. teams, polish phase means refining the social aspects of Squadron 42 that occur between the various missions and getting the behaviors implemented across all of its chapters. Şuraya baksana ya, İdris'in içinde ama nasıl gözüküyor? Sanki bir binanın içindemiş gibi duruyor. NPC'ler nasıl hareket ediyor görüyor musunuz? Nasıl konuşuyor sizinle? Ona girdi lan oradan. Oğlum ben de şeyden girdi sandım ya. Bakın ne yapıyor? Varmış ya. Bakın NPC'ler ne yapıyor bakın. NPC'ler çalışıyor arkadaşlar. İyi bakın. Şuraya bakın. İyi pozda duran NPC var mı? Bakıyorum. Her zaman göremezsiniz. Yok. Abi burada da olmasın zaten gözünü seveyim. Bir bakıyorum kenarda bir tane varmış. Space carrier, but we still ground the feel in real world actions, refueling, repairing, and inspecting, and making sure that your next flight mission is a success. This means we're looking out for pops, hiccups, or awkward transitions, bu gemiden sürekli kalkıp göreve mi gideceğiz? Aynen senin gemide. Great mocap performances we've captured. Gezegenlere gideceğiz falan. Ya ben anlamaya çalışıyorum yani. Şuraya bak, animasyonlar da harika. 50-50 bence kanka. Çok açık değil. Bakalım enteresan. Hala anlamadım. We also have you covered in everyday Karakterin life. serbestliği bana biraz onu anlattı bak. Mesela git diyor ya, report diyor. Baksanıza nasıl hareket ediyorlar. Çok gerçekçi duruyor. Çok organik. Çok organik aynen. Nasıl yapmışlar? Şu Medbay'deki Ali yeni bir şey sokarca bir şey derken patladı. An important part of the UEE Navy in an enormous universe of people going about their everyday lives. Tuşların üstüne renk olsa geç. Burada şeyi de takip etmen lazım. Şurada el kol hareket yapıyor ya. Bir şey diyeyim mi? Evet, hatlar aynı. At diye çıkarım. Bak. Yani o kesin tutuyordur yoksa herkes çıkar buradan çat diye. İstese de çıkamıyordu şu an. Az sonra kontrolü verecek bence. Şu an verdi kontrolü. Patlattıktan sonra. Gaz veriyor ama. NPC'lere bakın aşağıda sol tarafta. İşaret veriyor. Bak bu önceki görüntü sahnesi önceki gameplay videosunda gibi. Burası şey olabilir, animasyon olabilir hani biz kullanmayacağız bile kendi çıkacak veya biz kullanacağız. Olabilir, kendi de çıkartıyor olabilir. Yoksa bana öyle geldi biraz. We want you to not only decide how you play the game, but to feel as if the people you interact with are in that world with you. Aynen. I would have never thought a shotgun could be so pretty. John Wick. Damn, this R97 is sleek as hell. Sahne de vardı. Bak ne kadar değişmiş. A lot of other weapons in Gemini's arsenal. Acayip kanka. Abi bu oyunu böyle değiştirmeye devam etmeyin çıkarın gözünü seveyim. Vallahi harbiden.
Işıklar gelince oyuna. Feature ready'miş herhalde. Baba hadi bakalım. We're working to support a feel of authenticity through world traversals, running, jumping, and climbing, interactions with objects and the environment. Asıl. Tam Ferrari'nin içi bu arada burası. Aynen, aferin lan. Direkt ezbere biliyoruz, Weapon ezbere. gameplay and enemy reactions. Al işte. As well as combat realities, such as weapon malfunctions. Tutukluk yaptı. O da enteresan. Şeyde gösterdi bugün. Temizlemezsen silah. Gördüğümüz şeyler gerçekten Squadron'dan. As we continue to focus on the quality experience, we've been working closely with our art teams, and it's been exciting to see their environments come to life alongside. Biraz beklemeye başladık. Bence biraz başlayın hemen. While animation and design have been populated in the locations, polish phase for my teams means making huge advancements in the quality of our characters and environments. We've established our standard with recognizable characters like Mark Hamill, Gillian Anderson, and Gary Oldman. And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining tech requirements that need to be closed down. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse locations of varying scales and styles. We've shared glimpses of several environments before, and there's still plenty out there for you to discover. Abi acayip şey yapmışlar. One of the main challenges the art team has had to face during the development of Squadron 42 is ensuring the visuals are complementary to the narrative of the script. The mood and feeling of a space is just as important to us as it is making sure we hit the visual quality that CIG has become known for. Oh good, we can't hack it from this side. Graves, we've got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative. Detay var ya tavan amına koyayım. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something. Acayip Star'ın hiç oynayasım gelmiyor şu an. Everything you see during the campaign has been heavily inspired by the classics of 70s and 80s sci-fi. Ama hep Star'da olacak abi. Ne lan? Tuhanlara bak. Everything you see to feel like it has a soul, şeylere benziyor. Its own personality. Bir şey vardı ya. Bu ne ya? Bu ne abi ya? Bu ne? Şey mi bu? Tünel açan matkap mıdır? Nedir o? Crafting interesting flight spaces and their connecting tissue has been one of the more unique challenges we've needed to overcome for Squadron. Baksana serbestlikleri ya bir şey diyeyim mi? Görsel anlamda önceki 2018 miydi o? Dağlar kadar fark var. 5 sene önce. Has proved incredibly difficult but rewarding. Ya volümetrik efektler, partiküller, texture kaplama, ışık dediğin gibi yansımalar. Without interruption. Bu da Episode 1 yani. Daha Episode 2 bir de 3 gelecek. Daha neler değişecek kesin ondan sonra. Dünya mı lan bura? Terra mı yoksa? We need to pay close attention to detail, whether we're working in a dirty engineering vent or navigating the debris of a dying star, wondering what may be around that next corner, or even who may live there, how would they have survived, and what state of mind may they be in. Haritaya bak. İdris. Sandy Gardener'ı da koymuşlar. AI gibi geziyor. With our social teams in delivering a cohesive social experience when you're taking some downtime from our refined flight and FPS missions. Evet, kokpit bu. Or even missions of the more güzel. theory kind. Ön çok açık ya, çok açık. Bu da freelancer. Solta üstte hayvan işareti var, görüyor musunuz? Ne acaba? We'll be introducing new space stations on a massive scale, all brought together and designed to be as tangible as possible. We've thought about their function, their age, and tried to ensure there's a progression in artistic style with each station as you progress through the game. 5 dakika sonra satışta. Altta mıydı gemi? Ne hiç görmedim. Sağ önünden geçti, ilan görmedim. O görmedim hacı ya.
Şu Vandul'u bir görmek istiyorum ya. Etrafa bakıyorum ya. Deri Vandul getir Halim abime. Vandul'lar çünkü çok acayip gözüküyor. Ramping up the detail and quality to match the breadth of our vision for Squadron 42. Oy. Bu ne lan? Bu ne gemisi lan? Bu ne? Now I know you're all asking. Retribution. Dur. Yok Retribution değil. When we have the locked release date, you will be the first to know. Now we're in polishing phase on Squadron 42. You will start to see a lot more things coming to Star Citizen, as well as overall progress on the persistent universe. Polish phase can take some time. We have come this far, and we want to make sure Squadron 42 delivers on the promise of being this generation's wing commander. Now, even though there's only a few of us in this video, I'd like to extend a big thank you to all our staff around the globe who've been putting their heart and soul into bringing Squadron 42 to life. Diyor. Buraya kadar geldik and I would diyor. like to thank everyone in the community for your patience and your support. To paraphrase Admiral Bishop, when people ask, what did you do in the middle of Squadron 42? You can look them in the eye and say, I held the line. Ben 2025 tahminimi devam ettiriyorum abi. Thank you for making this game. 2024 CitizenCon'unda diyorum ben ya. Orada release date alabiliriz evet. 2025 denir, çıkar. Aha Vandul. Aha, dur. Aha. Ona da avradını. Bu ne lan yarık gibi? Amına. Ay yavrular geldiler. Orayı çok göstermemeleri güzel olmuş çünkü güzel sürpriz olmuş o. Attı tuttum diyor. Seyircilerin yarısı orgazm oldu. Herkes ayakta baba. Vallahi yani o ayakta alkışlanır ama adam ağlıyor. Harbiden ha ama çok şeye maruz kaldı bu adam yani. Yok dolandırıcı dendi, bilmem ne dendi. En çok bizim insanlardan çekti. Ben olsam ben de ağlardım ya. Ultimate kesin ağlıyordur şu an. Harbiden onu ağlıyor acaba. Ama kuvvetli alkışlayamadılar sanki ya. You're making me very emotional now. Tarih gelmeyi ya biraz şey oldu. Thank you so much. Tarih gelseydi yıkarlardı orayı. It's been definitely a long time coming. We're, as you can see on that video, that's Squadron 42 gameplay. So we are really dialing it in and polishing it, and we're really proud of what it is. I mean, anyway, I think it's going to be something I'm very, very proud of. So I can't wait for you guys to play it in the. I'm not going to say when, but anyway. And anyway, we kind of spent the time to craft something that's that beautiful with as much attention to detail and love without your guys' support, just like we couldn't be building the universe of Star Citizen without your guys' support. So I am, on my side, incredibly grateful, as is everybody at CIG, for your continued support, because we're building, I mean, a universe of dreams and stories of dreams, and it's a really wonderful thing to be able to do as a creative. So thank you, everyone here, and everyone watching, and everyone that supports Star Citizen and Squadron 42. So thank you guys very, very much. Thank you. Biri bağırıyor. Space Tomato. Morphologist. Krallar en önde. Protokolde oturuyor. I'd like to call Abi canlı izlemek isterdim ya. Put the show together Ya here. bu kısmı izlemek isterdim abi. Amazing job, Tyler Whitcomb 1,5 saat. headed up, but there's a lot of other people. I mean, obviously Jared's been doing his great job emceeing. Leah has been organizing the show, and there's 1,000 other people that are part of our community and marketing side that have been doing it. There's been volunteers that have been helping to do this. The companies that we've had, like Envision, have put the video and stuff all together. So everyone's done an amazing job of the show.
So thank you to everyone, and sorry if I didn't call everyone out by name because there'd be a lot of names, so I had to call them out. But putting all that together, and thank you to all the devs that worked really hard to put the presentations together for you guys, because I think you could feel that they really love what they do, and they're very passionate about what they do, and they're really excited to get it into your guys' hands. Ben onu bir sakince bir oturup izlemem lazım. Bir detayları. So, anyway, with that, I think I would say thank you, everyone. I'm really excited about what we've got upcoming in the future, because a lot of the foundational tech, the system entity streaming, and you saw server meshing Hep kendini alma, biraz da kardeşlerini al. Enables a lot of the stuff that's going to come to the PU, like the base building and the persistent hangars. So I am incredibly excited by 24 and beyond. And anyway, thank you guys for supporting. I will see you in the verse. And thank you so much for coming out to share this with us. Bye. Evet. Artık bir dahaki sene şeyi verirler, tarihi verirler ama. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Şöyle bir plan gibi. Bir dahaki sene, bana kalırsa bir dahaki sene çıkacak. Bence şöyle bir şey olacak abi. Şimdi bu 12 ay içinde çıkacak dedi ya bunlar. Squadron gelmeden. Bu önümüzdeki 12 ay içinde bizi bununla doyuracaklar. Bu çıkanlarla. Aynen. Ondan sonraki senede Squadron verip bizi o sene içinde bizi Squadron'la doyuracaklar. Şey olabilir. 2025 sonu. Yok, sonuna bırakmaz belki. Yok, sonuna değil ya. Verir. 2025 ama ama o relay'siz CitizenCon'da verir aç. Büyük ihtimal abi, en büyük event orası. Arada vermez yani. Orada Bence de. Şimdi ben açıkçası üzüldüm. Ne konusunda? Ya ben gerçekten release date bekledim. Yani çok odaklanmıştı. Evet, ben gameplay video göreceğimizi biliyordum zaten. Hani %100 diyordum. Release date'de emin değildim ama ben valla görmediğime çok üzülmedim yani. Çünkü onun çok Mustafa, fazla şey gösterdi. Artık kaç sene oldu yani. Tamam bak, güzel konuştu herif. Yine anlıyorum, onun söylediklerini anlıyorum. Yani artık polish yapıyoruz İlk video diyor. abi. Ha pardon. İlk video. Artık diyor yani biz oyunu... Bir durduralım abi, konuşalım. Tamam. Sonra yine tekrar alırız. Yani oyunu yapmak istiyorlar. Gerçekten hani 4/4'lük perfect olsun istiyorlar. O yüzden benim anladığım kadarıyla sadece polish yapacaklar şimdi. Evet. Sadece polish, yani bu bir sene içinde polish yapacaklar. Evet. Bu ara... 30 kişi. Coştu gene Bu ara gerçekten yine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yani. Release gelse o 30 olmazdı ama. Aynen, o 100'dü sağlam. Ya çok teşekkür ben ederim. kısa bir değerlendirme yapayım. Hı-hı. Feature complete arkadaşlar. Yani Squadron 42'nin artık içerik anlamda yapılacak başka işi yok. Sadece polish, hata giderme, bu var. Adamlar da iyi yapmak istiyor. O yüzden önümüzdeki yıl yok o iş. Onun yerine diyor ki Chris diyor ki Squadron gelmeden Squadron'u beklemeniz gerekmeyecek diyor bu gösterdiğimiz içerikler için. Önümüzdeki 12 ay içinde demek ki kadronun büyük kısmı, benim anladığım, Star Citizen'a kayacak ve içerikleri çok hızlı bir şekilde alacağız. O yüzden bence var ya, listeye çıkmaması hiç önemli değil. Çıksa da zaten tahmin ettiğimiz plana göre çıkacaktı. Yeni 2025'e sarkacak gibi olacaktı. Onun yerine dop dolu bir 2024 herhalde bizi bekliyor. Yani bence de öyle. Dediğim gibi o bence gayet iyi. Sen üzülme yani hiç. Bence gayet iyi oldu. 12 aylık için iyi ama Squadron planı ama zaten öyle olacaktı. Release verseler bile benzer bir şey olacaktı abi. Ya şimdi yine de istese release verirdi ama. Hani 2 sene diyebilirdi mesela. Erkenden bittiyse öne çekebilirdi release'i. O da olabilirdi. Genelde ama bir sonraki yıla veriliyor release'ler. İşte. Belki. Yani o kadar şu son panel beni flash etti. Bu base building ilgili. Aynen. Orada yine Kargodur, hangardır, evet. Orada yine oldum, biraz yumuşadım, öyle söyleyeyim. Onu görünce. Bir de şimdi Squadron 42, yani artık şu da güzel bir şey.
Yani hep scam diyorlardı ya, işte oyun aslında hiç, ya çok duyduk değil mi? Hani Discord'da, YouTube'da hep öyle yorumlar geliyordu. Hani oyunu bile yapmıyorlar diye yorumlar geliyorlardı. Şimdi size soruyorum, yani şu gördüğümüz videoda yani sizce son birkaç senede çalıştılar mı? Çalışmadılar mı? Yani onun ispatı bence yani. Evet. Yani Bu arada her base zaman building ile alakalı onun development'ı 2024 başında başlayacak. Hani yetişir mi yetişmez mi onu ben tam orayı anlayamadım. Base o building biraz hani Q1'de başlıyor. Ama işte development'ı başlıyor. Hani Evet, o development'e 2024 başlıyor. içinde yetişmez diye ben tahmin ediyorum. Yok, bence de yetişmez 2024'te. Aynen. zor. Onu çıkarın gördükleriniz arasından. şöyle bir versiyon olabilir sadece. 2000 şeyin sonuna kadar. Basic ama onu da getirmez ki. Versiyon 1 yani hani kamyonla yapacağınız diyor değil, kamyonu getirir. Hani ufak tarzda bir Bilmiyorum base bakalım. yaparsın falan da. Altyazılara bir baksana Halim abi. 10 tane dil var, yine Türkçe yok değil mi? Altyazılara. Ama en Ayarlardan. azından bu sefer bir Ayarlar. şey yok yani. Bahane yok. Kaynak, para, insan her şey Star Citizen'da artık. Ayarlara tıkla şeyin yanında. Nerede? Ha, şunu mu diyorsun? Orada işte. Aynen. ASUS yazıyor ya. Ha, 10 tane var gerçekten. Bu arada Aga. Yok. oğlum Vega Şaşırtmadı. sistemi ne alaka lan? Vega sistemi ta diğer köşeden bunu. Hmm. Vega'nın geçtiğini bilmiyordum ben şeyde. Vega'dan hatta savaştan atıf yapıyordu hani. Ben Vega'da diyor o savaşta diyor attı tuttum falan. Anladın mı? Konuşma yapıyordu ya. Kanka o zaman yani ta biz bayağı gezeceğiz yani. Yani gezeceğiz dediğim aradaki bütün sistemleri görmeyeceğiz ama Ya ta ileriye gideceğiz. Ta beriye Abi ben ilerleyeceğiz. hala bir nevi sinematik ilerleyecek diyorum. Tabii birazcık açık- böyle açık dünya açık havası verecek. dünyamsı hissi büyük Verecek ihtimal ama verecek. Çünkü Ben tamamen 50-50 açık diyorum dünya ya. olmayacak. Ben de Seni serbest bırakacak %80'e ama %80'e 120 diyorum abi. Konsoldan falan da bir şey demediler ha. Hmm. Yok bir şey demediler. Onu bana. anca release yapınca derler. Aynen. konsolcular da oynamazsın. Bilgisayarda. Burada da ne Yok. büyük girdi be. Yok, ben kazandığı paraya Yok, bakarım. zaten. İster oynasın ister oynamasın. bu ne abi? Tulum iyi girdi. Ama bir şey değil mi? Bu oyunun çıkar ve güzel hikayesi olursa bu arada oyunun mekanikleri kısmında ben çok beğendim. Puzzle var, stealth var, göğüse fight var, uzay fight var. Yok, oyun Game derken çoğu kesin acayip bir şey in-game olacak. zaten yani. Yok ya oyunda. Her şey var ama şimdi. Arkadaşlar 2 gündür gördüğümüz her şey oyun içi grafik. Hatta bu in-game yani. Aynen direkt bu Yani oyunda. pre-rendered falan da değil. Trailer değil hiçbir şey. Zaten Trailer'da bu şey. burada biraz daha şey tabii de ama zaten Star'da da yani buna yakın bir grafik var yani. Tabii ki demin gördüğümüz yer ara sahne tabii. Şu gameplay ile ilgili kısımları ben söylüyorum. Bunlar ara sahne, in-game değil. Tamam, okey. Nasıl ara sahne abi? Adam oynadı anasını satayım. Fight yaptı orada. Yok şey diyor bu dışarıdan geliyor ya kamera hani. Yemin ederim, Ha, herhalde orası onu- evet. O kısmı zaten o sinematik. Ama ben sana bir şey O söyleyeyim. sinematik oldu belli. Sinematik de oyun içi grafiklerle yapıldı bence. Ya in-game de kesin zaten. yani. Yani onu nasıl kendin oynayacaksın ki o bakıştan. Ama Erhan'ın dediği gibi yani sonuçta oyunun grafiği, yani oyunun engine'i. Ben oyun içi grafikle yapıldığını düşünüyorum. Ya zaten gameplay'i de görüyorsunuz arkadaşlar yani. Kalite aynı. Yani gameplay'de oradan kutuyu aldı oraya koydu. Onu doldurdu. Ondan sonra gitti fight yaptı. Uçtu fight yaptı. Arkadaşlar Pure şu an bunun yanında bayağı Oynayasım geldi. Ulan sönük kaldı ya. Baza gel. yani her anlamda grafik, animasyon. Gösterdikleri şeyler çok manyak şeyler ya. Ama benim düşündüğüm şu. Var Hani var. ilk dediğim gibi 12 ay içinde bize bu gösterdiklerini verecekler. Bizi onunla doyuracaklar. CitizenCon'da bir sonraki sene şeyin çıkacağını söyleyecek. Squadron'un. Bir sonraki sene Squadron çıkacak. Yalnız şey bilgimiz de tam yok. Değil mi? Pyro'nun şeyle alakalı. Ha, biliyoruz machine çalışıyor ama onu da bir tarihini alamadık galiba. Pyro aynen. Pyro'ya bir şey Pyro. demek. So you apply to the flight academy again? Yes, sir.
Ya burada bunun grafiklerin biraz daha iyi durmasının sebebi ne? Çünkü şeyler var ya hani ışık hüzmesi şeysi, saç şeysi bilmem O işte gösterdikleri her yeni şey var işte. motorda evet. Yeni motor RTX. işte. Abi bir de şey var yani Star Citizen'de de yani bazen oyun kasıyordu şeyi kısıyorlardı. Gezegen eskiden mesela çok uzaktan belli olurdu. Son zamanlarda artık dibine girdiğinde şeyler yükleniyordu. Hep kısıyorlar yani şey sıkıntılı oluyor diye server. Optimizasyonla. Bunda abi basıp açıyor yani ister istemez grafikler daha iyi duruyor. Kol sistemi diye girdi ya burada hepimizi yedi ama. Ulan var ya bu çok değişik. Yani Tarihe şu kimse da bakmadı orada 2020 abi kim diyor? yani şu görüntüye ulan oyun mu dedik yani. Valla. Bak bunu aslında Ya sol bekletmesi bir sistemi başarı değil yazdı. mi? Bu arada. Aynen. Ya, Sol sistemi bekletiyor değil mi? yazınca Ben de lavaboya gideyim artık ya yeter. Sen gitmeye gerek kalmadı ki. Azaldı zaten şey de. Ben zaten batırdın ortalığı. O zaman biz bu meshing ve pyro'yu da o zaman önümüzdeki yıl içerisinde gelecek şekilde anlamalıyız. Değil mi? Onu da dahil etmeliyiz. Hı hı. İyi geceler. İyi düşünüyorum ya. İyi geceler. İlhan abi sen mi gidiyorsun? Yok arkadaş çıkıyormuş. Ha tamam pardon. Sağ ol iyi geceler. Bu mesafe atış ben çok kullanmam herhalde ya fighter'da. Çok uzun oluyor gibi. CitizenCon için özet bir yorum. Yani bence CitizenCon güzel geçti. Çok ilginç şeyler gördük. Bazı paneller beni şey yapmadı, o kadar etkilemedi. En büyük highlight da tabii ki şu base building olayı, bir de Squadron 42. Yani gameplay görmemiz çok güzel bir şey bence. Aslında nasıl desem, bir nevi yine biraz güven veriyor. Çünkü şu açıdan veriyor. Uğraştıklarını görüyoruz yani. Yani bayağı uğraştıklarını da görüyoruz ama Chris'in her zamanki yaptığı şeyi yine yaptı. Gösteriyor ama ne zaman eklenecek onu söylemiyor işte. Belli etmiyor ama. Evet abi. O beni şey yapıyor işte. Hani ben şimdi oyunu bir ya da 2 sene takip etsem neyse derim ama işte aktif bir şekilde 4 senedir takip ediyorum. O yüzden biraz şey bekledim yani. Biraz daha bir şey de var bir release date bekledim ben. Abi ama şey de var. Bak mesela dün o şeyde server meshing'de ağırladı yani. Yani orada bir mevzu yaşanmış yani. Bence Zor ipten bir dönmüşler mevzu. biliyor musun? Yani zor bir mevzu var. Evet. Orada o ağlaması çok ilginç. Bugün ağlaması da ilginç. Aynen. Yani biraz tarih verememesi biraz şey yani. O yaşadığı zorluklar var yani. Bilmiyorum öyle gözüküyor. Adamın Güzel bir üstünden yüzeysel yük gitti görünüyor yani işte. belli. ne olur ne olmaz Kim gibi. bilir neler çıktı. Yani o dünkü o server mashing'in oluşu, ağlaması o ilginçti yani. Hadi bugünkünü geç de. Dünkü ilginçti yani. Onu oluşturmuşlar, ona üzüldü yani. Sevinme ağlaması işte. Bence tarih vermemesinin en büyük sebebi, yani bir numaralı sebebi şu. Şimdi zamanında tarih verildi, yapılamadı. zaten, Verildi, evet. yapılamadı. Verildi, yapılamadı. Verildi, yapılamadı. Adam şimdi korkuyor. Çünkü bir kere daha bu olursa zaten oyun böyle yumurta tavuğun götünün ağzına gelmiş. Son anda da çuvallamak olmaz yani. Mesela diğer oyunlarda ilk defa adam release date'ini değiştiriyor. 3 ay ileri atıyor, diyorsun ya olur zaten Ya bu aralar bütün oyunlar böyle diyorsun. Ama Star bunu birkaç kere yaptığı için yapmaktan korkuyor. Ya Garantiye alması lazım. Garantiye almak istiyor kendini. Haklı, mantık. Ben olsam ben de öyle yaparım. Hani oyuna, projeye önem verdiği aslında orada anlaşıldı bana kalırsa. Yani yoksa adam niye ağlasın yani, sonuçta onun için, yani onun hayatının projesi oluyor yani onun için. Öte yandan kötü niyetli biri şey diyebilir, bu da hepsi marketing diyebilir.
Anlıyorum. Şimdi tarihi atmaya tamam sıkıntı ileriye uzatır da bu diğer oyunlarda kimse demiyor buna dolandırıcısın falan sen. Bunlarda da tarih atma oluyor ama bunda işte bir de geçmişte bir tarih verdi olmadı. Yani bundaki durum farklı biraz. Bir de şey var yani sonuçta crowdfunding de yapıyor ya oyunu. Şimdi başka belki büyük şirketler kendi cebinden yapıyor. Batarsa kendi batıyor ya tabii. Ya kötü neden olsun diye soruyor chatte birisi. Yani şöyle bir şey var. Hani şöyle bir teori var ya arkadaşlar. İşte bilerek oyunu çıkarmıyor. Sırf gemi satışlarından cebini dolduruyor diye. Hani sanki bütün satışlar onun cebine giriyor da neyse. O açıdan yani belki yani o kafa yapısıyla yani o zihniyet bunu diyebilir. Yani sırf marketingden dolayı ağladı diyebilir yani o yüzden. Bir de tarih vermemesinin bir de şöyle bir marketing olarak. Bak orada da ama haklı yani Mustafa, pardon kestim sözünü. Adam ne diyor orada? Diyor ki ben size tarih vermek istemiyorum çünkü tarih verince kızıyorsunuz diyor ya. Yani bana kızıyorsunuz diyor yani çıkmayınca bana kızıyorsunuz diyor. Adam artık yani işte o sorun orada ama işte güvenmiyor artık. Kendisine de güvenemiyor. Yani burada evet yani bekleyen insanlara da kızamazsın. Çok bekledi insanlar tabii. Bence abi marketingi de kötü etkiliyor. Şimdi düşünsene Chris Roberts diyor ki 2024'ün başı diyor. Bir şey iyi gitmiyor ve 2024'ün başında çıkaramıyorlar. Direkt abi bir de medya kuruluşları da direkt Star'ın üstüne çok yürüyor. Chris Roberts'a dolandırıcı diyor, 600 milyonluk oyun falan diye. Bu satışı da engelliyor yani marketing kısmı da negatif etkisi oluyor bunun. Kimse güvenmiyor senin oyununa. Ama seneye vermesi lazım artık. Seneye gameplay yani kimse yemez yani. Ya seneye final bir trailer ve direkt release başka bir şey olamaz. Ya şimdi mesela şimdi bunları göstermeyip mesela Squadron'u önümüzdeki sene çıkarmaya gösteriyoruz mu daha iyi oyuncusu için yoksa bu kadar şey gösterdi tarih vermemiş. Abi ben de beklediğimi söyledim zaten dün de bugün de beklediğimi aldım. Ben de beklediğimi aldım. Ben tarih beklemiyordum zaten. Bak kaynakların startsızın akmasını istiyordum. Akacak. Önümüzdeki yıl. Yenilikler üst üste gelecek. Squadron release'e çıkmasa da dedim hiç fark etmez. Çıksa da çıkmasa da 2025 dedim zaten. Büyük ihtimalle öyle olacak. yani bütün şeye kadar senemiz. Yani dediğin gibi yani 2025 en geç yani %100 demeyeyim de ama çıkacak kesin yani. Olmaz yani. Ama bir de şu var arkadaşlar. Bence neden release date vermedi biliyor musunuz? İlk release date'i tutamadı ya ondan. Yani ikinci bir release date veriyorsan onu kesinlikle tutman lazım yoksa tam rezil olursun yani. Tam bir daha bir release date'ler arasında bayağı bir fark var. Bir anlamda da yani. Aynen o baskı yani o zaman artık kimse sana da inanmaz. İmajın da bozulur. 3-5 ay değil abi. İmaj önemli marketing. Şimdi biz sadece oyuncu katmanından düşünüyoruz. Adam koca şirket olarak düşünüyor. Milyar dolarlar, milyon dolarlar şey yani. 2025 Stars'ın beta zor ya. Yani gösterilen şeyler dışında da bayağı eksiklikler var. Beta'ya Star'ın 10 sene daha sistemler de yok. Ya beta olmasa da yine de çok güzel bir seviyede olacak ama. Yani ilerleme kaydedecek bayağı evet. Şöyle diyeyim. Önümüzdeki sene boş geçmeyecek bak, tok geçecek herkesin. Yani iyice doyuracaklar bizi kontente. Takip için sağ ol. Red Flag. Abi Pyro olur, yeni şeyler olur. Ya bir şey diyeceğim de, ya bilmiyorum ben oyuna 2021'in sonuna doğru başladım. Ben burada 2 yıldır hemen hemen varım. Ben başladığımdan beri neredeyse kaynaklar Squadron'a gidiyordu ağırlıklı olarak. Bakalım Star'a akınca nasıl oluyormuş. Ben cidden merak ediyorum. Yani. Böyle cidden iyi bir şekilde geliştirilen bir oyun görelim. Bir de bu kaynağın Star'a aktığını nereden anlıyorum biliyor musun? Base Building 2024 başında başlıyor mesela. Çok büyük bir şey aslında. Bir de tek Base Building değil. Mesut Çevik'le yaparım videoyu hiç sorun değil. Niyetimiz vardı da ama bir türlü olmadı. Ben izine gittim ondan sonra onun bir işi çıkmıştı. O da Apple'den dolayı Apple Convention Center'a gitmişti galiba. Öyle kaldı ama yani yaparım yani hiç sorun değil istiyorsa. İsterim yani ben de isterim. Crash'lerin ve optimizasyonun genel sorunu server zaten. O da zaten server machine geldiğinde çözülecek çok büyük oran.
Çünkü bir oyuna girdiğinde, serverda 3-5 tane oyuncu varsa o server kaymak gibi oluyor. Hiçbir şey bozuk çalışmıyor, her şey düzgün çalışıyor. Ama dolu oldu bu server full. Hem lag oluyor, hem FPS düşüyor. Hem asansör çalışmıyor. Bir de izleyiciler biliyor mu ama Squadron 42 aslında 3 bölüm. Aynen. Yani ilk oyun çıkacak, sonra ikinci oyun çıkacak, sonra kafasını karıştırmaya. Episode 1 çıkacak, ondan sonra Episode 2 çıkacak işte. Ama işte bunların geliştirme yükü nasıl olacak Star Citizen'la aynı anda onları zaman gösterecek bize. Hawk zaten chatte Wing Commander ile ilgili bir yorum geldi de zaten Chris Roberts şey demişti. Yeni bir Wing Commander nesili işte üretiyor aslında. Önceki nesil ölmeden üretsin. We are now able to adjust our shot composition to final cameras thanks to recently crafted space vistas and level art being content complete now. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Bu oyun böyle çıksın, yani etkin bir şekilde çıksın 42. SC acayip şey yapar. So you can imagine my surprise. Detailed lighting passes can be done on hero sequences so we can show our cast and convey their Acayip emotions. pipeline O yüzden belki SC hazırlıyor da olabilirler. And we're making sure Yani our cinematics daha are düzgün bir triggering oyun as olsun fluid diye as şu we an. can craft them so they form a coherent concerto with the SC'yi rest of the players' önceden narrative almış da experience. olabilirler. Evet, Squadron 42 satılırsa o zaman kasalar var ya acayip de olacak. Satılır, bir de peşi sıra şeyi abi. Yani Star'dan küsmüş olan, uzaklaşan, ne bileyim yani onlar bile geri döner yani. Allah. Ben çok uber süper rakamlar beklemiyorum ama uzay teması ilgilenen çoğu insan oynar diye düşünüyorum yani. Çünkü cidden çekmeyeceği kitle de büyük bu oyunun. Bilmiyorum. Single oyunlar oynayan oynar ya her türlü. Abiler ama işte uçak kullanması falan hiç arcade değil ya. O yüzden. Gerçekçiliğe bir baksanıza. Şu adamın modellemesini nasıl yapmışlar ya. Vallahi acayip güzel duruyor. Uçak uçurmak çok da zor değil bu arada Star'da ya. Benim hiç oynamamış arkadaşlarım var. Yok. Uğraşmazlar da yani. Single oyun oynayıp bu oyunu oynamaması garip olur ya. Bir de arkadaşlar hikayeli oyunları oynayan. Şey dikkat ettiniz mi? Orada bu her modelde gösteriyorlar bu fizik olayını. Saçlar orada nasıl sallanıyor. Zaten herkes kafasını bir sallıyor niyeyse. Tamam anladık mı? Herkes bir terliyor, ağlıyor. Bu oyunu sattıracak olan ne biliyoruz abi? Bu oyunun hikayesi iyi olursa herkes oynar bu oyunu. Uç demez yani. Çünkü hikayesi için oynayan da çok oyuncu var yani oyunlar. Zaten ya, o single oyun onun için oynanır genelde de. Ya hikayeye oynanır. Hikayenin de mesela bak uzayda geçmesi, uzay teması altında olması da önemli. Yani herkes Star Wars mesela hikayesi güzel. Herkes izliyor mu? İzlemeyen, bilmeyen hala çok insan var yani. Star Wars çok büyük kanka. Onu yani izlemek için çok başka. Abi günümüzde çıkan filmlerini bile, dizilerini de izlemiyor insanlar. Niş bir kitle. Ben size bunu söylemeye çalışıyorum. O kadar niş değil ya Star Wars. Star Wars yok, Star Wars demiyorum. Bu oyun için olacak öyle. Ben hiç Star Wars izlememiş olsam öylesini izlerim. Ama harbiden anlamak istiyorsan onu ta başından beri izlemen lazım. Başından beri de bir ton filmi var. Ya burada konuşuyoruz. Hepimiz şey yapıyoruz da ben çevremde bakıyorum. Yaşıtım, benden büyük, benden küçük abi. Çok az insan var uzay teması. Bir ben varım. Ya LoL oynayan, Valorant oynayan biri bu oyunu oynamaz da hani normal single oyunlar oynayan her türlü oynar bence. Ya zaman gösterecek ben yani. Türkiye'de mesela satış çok az olur. Türk insanının sevdiği oyunlar değil. Avrupa'da çok olur. Avrupa'da Bursa'da çok olur. Bursa'da çok olur. Baksana Bursa'da çok olur. Dışarıdan gemi geliyor. Aynen o çok güzel. Kalkan şeyinde. Ben bu oyunun satışını demedim. Bu oyun satışı belli olmaz. Az da satabilir, çok da satabilir de. Ama iyi çıkarsa, sağlam bir oyun olursa 6 milyon oyuncu var, Star'a yarar. Evet. Yani orayı hype'lar. Bir de şu NPC'lerin çalışmaları çok hoşuma gidiyor. Herkesin bir işi var, bir görevi var. Star Citizen'de de böyle olsa. Halim abi üzülmüyorsun değil mi bak? Sesin şey geliyor. Yo biraz yorgunum ya. Bir de erken kalkacağım ya şimdi. İşe gideceğim aslında. Onu düşünüyor. Yok ama Squadron 42'nin çıkış tarihini söyleseydi daha iyi olurdu tabii ki.
This means we're looking out for pops, hiccups or awkward transitions and ensuring Bak LoL'de Valo'da oynayan tayfa burada. Bir de şu benim gözüme girdi. Acayip çok organik duruyor onların yürümeleri falan, baksana. Yani çok evet, güzel yani. Animasyonları çalışmışlar, bayağı çalışmışlar diyebiliriz, evet. Abi başı kapı var işte. Meli üstüne alınma ya. Her oyun oynuyormuşsunuz demek ki. Ve sadece LoL ve Valo oynayanları diyorum. Başka oyun oynamayanları. Sen şu an onları karşına aldın kardeşim. Evet Ars, bana kalırsa aslında Chris Roberts en yakın zamanda çıkacağını biliyor. Kesin öyle zaten tahmin ediyor ama yine de söylemek istemedi. Çünkü söylerse o zaman risk altına giriyor. Onu da yapmak istemedi. Ama acaba ne riski var ki? Abi bir kere dedi. Ondan sonra bak. Hayır tamam da oyun herkes falan dediler. Ya meme oldu ya. 10 senedir çıkmadı oyun. Tamam orayı anladım da. İşte o yüzden yani. Oyunda acaba riski ne yani? Çıkaramayacak bir risk ne var acaba? Tam tamamlanmadı mı o zaman? Ha yok her ihtimale karşı olabilir ya, bir şey düzgün gitmiyor. Hani ne bileyim. Belki bir son aşamalarda belki bir şey buluyorlar belki. Bir bakma artık, her şey olabilir yani. Ondan sonra çok da test yapmaları lazım. Daha sağlam alıyorlar. Yani 6 ayda da yapabilirler ama adam işte yani online bir oyun değil. Versinler bana, ben bir hafta test yapayım her tarafını. Aynen. Hemen. Online değil sonuçta yani. Ya abi şöyle düşün. Her senaryoyu deniyorlar. Bir de oyunun ne kadar açık olduğunu da bilmiyoruz. Buglamaya da çalışacaklar. İşte, türlü sistemde deneyecekler. En low-end'den high-end'e kadar. Bir de optimizasyon en büyük şey ya. En son şey. Bu şeyi var demek ki, açık dünyası. Bu neydi ya? İşte crafting falan, orada bir dünya var belli. O da biraz demek ki uğraştırır. Tabii. Sadece şeyde bir senaryodan gitti değil yani. Kaya abi, kaya onlar. Yok, ilerideki parlayan şey mi diyor? Yok şunu diyor. Kaya iyi diyor da. Ha, kaya. Bir tane kaya mı o? Bence kaya. Abi Chris Roberts ne yapacaktı biliyor musun? Tarihe diyecekti ki 5 sene sonrasını söyleyecekti. Millet rahatlasın. Yok, söverlerdi. Burada tarih diyorlardı abi. Evet. Tarih yani. Ben söverdim yani. Burada ne dediler biliyor musunuz şu sahnede? Dediler ki işte NPC'leri işte nasıl dedi? İşte yani gerçek insanların eksikliğini dolduracaklar, yani o hissiyatı vereceklermiş. Umarım. Yani NPC'ler bak. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Yani NPC'ler gerçek oyuncuları özletmeyecek, yani o anlamda getirmek istedim. Şu görüntü in-game. Evet, şu görüntü in-game arkadaşlar, doğru. Bak biraz önceki şeyden, sinematikten bir fark yok yani. Bu da in-game. Interactions with objects and the environment. Solid weapon gameplay and enemy reactions. As well as combat realities, such as weapon malfunctions. Tamam kardeşim, release date'i sizin orada verecekler zaten. Daha ne istiyorsun ya? Bana mı diyor? Evet. Önümüzdeki yıl. Önümüzdeki yıla şey yap. Hani bu yıl böyle oldu. Almanya'da olursa belki gideriz abi. Bak orada mesela clipping hatası var. Evet galiba. yani girmiş ama dışarı çıkıyor falan. Bayağı boğazına sokuyor. Evet. Bu tarz şeyler işte. Ki bu da yani yakalanmış bir görüntü, yani çalışılmış bir görüntü. Aynen. Ya o sahnenin düzgün bir şekilde gitmesine çalışmışlar o anlamda, yoksa görselde o oynama yok. Yani demek ki yani aslında biliyorduk da elimizde bir şey yoktu ama. Demek ki arka planda bayağı gezegenler, sistemler yapmışlar.
And we're now applying this to the rest of the cast and identifying any remaining Minimum tech 3-4 tane requirements that need to sistem be closed down. The story of Squadron 42 takes you through a variety of diverse Vega ne tarafta? locations of Doğru varying bir şeyini scales açın and da styles. gösterin millete. Ona bir We shared bakalım. glimpses of several environments before. Vega'ya bakın. Ta ne tarafta acaba? Şu vandolları bir göreyim yine. Şeye taraf mı bu? Odin'in tarafında mı Mustafa yoksa karşı tarafta mı? Allah görüm ben abi. Abi orospu çocuklar acayip olmuş ha. Robotlara da söylüyor ya. Valla. Şimdi bu in-game mi yoksa video mu? İyi geceler. Valla bence oyun içi grafiklerle hazırlamış ama tamamen de oyun içi biraz renderlanmış olabilir yani. Bilmiyorum ya. Karar veremedim. Şeyleri kanka oyun içi ama orası sinematiğe geçiyor olabilir orada. Lan bir de gemisini gösterseydiniz ya. Geri zekalılar. Sinematik in-game'dir ya. İlan abi. En yakın bilmiyorum işte o kadar iyi gözüküyor ki. Aynen. Oyunun kendisi o kadar iyi gözüküyor. Oyun yani. 5 sistem ötede. 5 sistem ne taraf? Odin tarafında mı? Stanton'dan Pyro'ya, Pyron'dan Oso'ya, Oso'dan Kalis'e, Kalis'ten Bremen'e, Bremen'den Vega'ya. Oha. Soldan peki? Başka rotalar da var tabi. O sisteminden Stanton'dan Pyro'ya, Pyro'dan Nix'e, Nix'ten Ya da şöyle Bremen'e, yapalım Bremen'den bir Vega'ya. saniye. Solun pek bir Stanton'u unut mesela ya. Stanton'dan değil de. Yani. Nix'ten ne kadar yakın kanki? Bize uzak bu. İkisi arasında bir sistem var Vega ile Nix'ten. Odin ne tarafta lan? Odin bu tarafta. Sağ alttaydı herhalde. Ha yok. Stanton ya da Pyro Jump Point'tan Vega'ya. Ulan şimdi YouTube'da bir hafta boyunca var ya ne bomba videolar çıkar ha. Abi en altta duruyor ya. En alttaki. Aynen. Olmuyor. Pyro Stanton yapınca olması lazım aslında. Adam Odin'i bulamadım anasını satayım. Bir gezegenini seç olmasa Vega'nın. Direkt Vega abi haritadan Vega en aşağıda. Direkt haritadan açsanıza niye buradan jump point'lerine gitmeye çalışıyoruz? Ya bir şey bakmak istedim neyse şöyle yapayım. Gate seçmemişsin ki. Yok. Şuradan bakacaktım pardon. Ship size seçmemişsin pardon. Yok şöyle bakacağım şimdi. Vandal attack. Vandallar buraya saldırıyormuş zaten. Ne zaman olmuş? Orası zaten Vandal'lara saldırısı altında. Aramis. Bak spoiler'ı var zaten. Vega nereye gidiyor? Oberon. Virgil'e gidiyor. Arada kaç tane sistem var acaba? Bremen'e gidiyor. Yani şeyleri, Stanton'un uçusu. Bremen'den Carlos. Nix. Evet Nix'e gidiyor. Bremen'den Nix'e gidiyorsun. Nix'e geldiğinde Odin'e gidebiliyorsun. Odin Squadron 42'de var yani onu biliyorum. Evet. Buradan sanırım Odin'e gidersek Böyle haritayı şöyle gezerek kafanı o kadar karıştırıyorsun ki. Yo ben öyle şimdi bakıyorum şu an. Oradan navigasyondan bakabiliyorsun da. Ben geziyorum sadece. Çık. Gate'leri aç. Hangisine bağlı belli zaten.
Bir de şöyle haritayı küçülteyim. Okey. Sol sistemi. Sol direkt dibinde ha. Demek ki oradan şey yapmışlar. Ama dibindeyse demek ki oyunda da girecekler sola. Açsana şu jump gate. Ben solu bayağı uzakta biliyordum ya. Rotaya mı diyorsun? Jump gate tünellerini aç. Hangi sistemin hangi sisteme hangi boyuttaki şeyle bağlı olduğunu görürsünüz. Evet. Sola hiç bağlı değil ha. Sola. Hepsini aç hepsini. Açtım hepsini. Açtı. Evet, yayın gecikilmiş. Vega. Sola direkt atlayış yok zaten ama götü tutuştu şeyin. Virgil. Buraya zaten Vandal'lar almış. Virgil'i almışlar. Tanga, Nix. Tanga. Bizim olay Odin, Nix, Bremen, Vega, Pyro. Oralar Pyro'ya geçiyor. Pyro geçiyor mu şey bilmiyorum da. Geçmişte bir yerde demişlerdi 25 sistem falan diyorlardı şeye. Squadron 42'ye. O 25 sistem değil. Kim olursa. Neyse arkadaşlar ben kapatmam lazım. Geç oldu benim için. Güzel geçti ama yine de. Bol bol konuşuruz gelecek günlerde. Bayağı içerik çıktı. Aynen. Hadi izleyicilere de iyi geceler diyorum. Siz de katıldığınız için teşekkür ediyorum. Herkese iyi geceler. İyi geceler. Hadi kendinize iyi bakın.